Edera navçeyeke biçûka Anatoliye Enqerê di destpêka çariyeka sed sala bîstan de bi avabûna komarê re diguhere. Êdî kesên ku li Enqereya paytext wê komara nû bi rê ve bibin jî ji Fakûlteya Zanînên Siyasî yanî ji Mektebî Mülkiyê derdikevin. Di salên hefteyê de jî Fakûlteya Zanînên Siyasî êdî dibe mekteba wan kesên ku dixwazin Tirkiye biguherînin. Li serî de xwendekarên Fakûlteya Zanînên Siyasî gelek ciwan pêşengî ji tevgera şorojgeriyê re dikin. Ciwan ê herî li pêşî Mahîr Çayanê Mülkiyê ye. Di buhara 1972 de gundeke biçûkê bi navê Kızıldere ji bo wan kesên ku dixwazin Tirkiye biguherînin dibe yek ji qonaxa herî girîng. Mahîr Çayan jî tevî de hevalên xwe li wê derê ye. Lêbelê zû tê fêmkirin ku Kızıldere wê nebe noxteya dawî. Hem jî dora rojê. Hem jî li Enqereyê bi sloganên ku ji mekteba Mahîr bilind dibin. Hingî navekî ku di maceraya guhertina Tirkiyeyê bi domahiya 30 salan wê her li rojevê bimaya derket ser sahneya siyasetê. Biz 31 Mart'ta Kızıldere katliamı nedeniyle Jiber katliama Kızıldere'ye ya 31 Adarê me pêşengiya boykoteke pêşengiya protestoyekê kir. Vê bûyerê em rakirin ser piyan. Bi girêdayîneke pir xurt em ji navê berxwedana bimbandor û tesîr derketin. Sert etkisi içinde ortaya çıktık. Ji gundê Roha Amarayê Abdullah Öcalan. Gundê ku Abdullah Öcalan lê hatiye dinê Amara ango Ömerlî gundekî piçûçik. Başkan doğru zaman Dema serokatîniya yê baştîbîra min diya min ew pêçan em jê re dibêjin xêrbûl. Wê xêrbûl ters virand û ew danîn ser pêçeka wî. Wê demê ji tiştekî wisa re dikutin xerer serok pir ve qîmet bû. O zaman onu sahip değillerdi yani. Biz 7 kardeş. Em heft xuşku birane. Serok, Osman, Mehmet, Hawa, Ayni. Yadin jî Gülsüme. Ew çû rehmetê. Niha şeş kes dijîn. A pêncemîn ezim. Serok mezinê min e. 4 sal ji min mezintir e. Amara û derdora wê mozaîkeke wisa ye ku hemû cihêrengiya çandî ya herêma Rihayê xwe didin der. Berê li ser wir sê wargehên din jî hebûne. Bizim köyümüz Kürttür. Kesên li gundê me dijîn hemû Kurdin, Kurdên Sünnî. Lê derdora wî bi gundên Tirkan dorpêçkiriye. Lê di nava gundê qet Türk tunene, hemû Kurdin. Gel wekî bi awayekî klasîk cudahî nexistiyana xwe. Yanî negotine ev xizan e, ev dewlemend e an jî ev gundî ye. Bi giştî gundiyên xizanin. Malbat wek malbatek Kurd ajê rêzê ye. Bavê min hinek pîr bû. Li malê jiyê ku zêdetir lazim bû kar bikare bavê min bû. Lê wî jî nedike. Ji ber ku diya min ciwantir bû, ew zêdetir jî serdest Hep o bû. anam yapardı.
هر تم دیامن لخبتی لگون عربین ما تونبون خالین ما لنیزی بیبون دایه کار دو میران دگر هم لساروکن خود نیر دو کار مالی دگر هم جی کارین زویه دگر Başkanın annesi Diya serok, diya diyawi û diya bavê min ev tev keçxaltiyên hevin. Ew bûyera ku hûn jî dizanin di malbata Öcalan de pevçûnek qewmî bû. Di navbera eşîran de dozeke xwînê hebû. Nîvê malbata Öcalan koç dikin tên gundê me û 20 salan li wir dimînin. Apê Ömer nayê, ew li gund dimîne. köyde oturuyorlar. Ömer amca gelmiyor, o köyde kalıyor. Anam biraz daha sert tutumluydu. Babam ama Diya min şöyleydi yani, hinek sert bû. babamın Bavê min çok jî böyle pir nerm û elinde sakin bû. Ji aliyê Oliva pir bawerbend bû. Hemû hal û hereketên xwe li gorî civakê eyar dikir. Hal hareketlerini toplumun gereklerine göre hareket ederdi. از چوچکو مال ماد برهفته و آن عوش جنکو جهاتی و یعنی دگو چه یسه گیه بیمه بوه آ سرت بو بزاری خواه دیسا او دکر دگو ای بیمه بوه Şiyana min a li gund zêdetir bi dayê û vêşre derbas bû. Ji xwe wê ez mezin kirim. Heta çû rehmetê jî ez li balê bûm. Carinan behsa zarokatiya serok dikir. Pir xuya bû ku kêfa wê pir ji serok re dihat, lê dîsa jî ji ber ku wê ew nikaribû bixista bin tesîra xwe ne razî tevdigeriya li hemberî wî. Öcalanê ku di nav malbateke wiha de mezin dibe, serhatiyên xwe yên malbatê û bandora wan a li ser pêvajoyên paşê wê gelek caran bîne ziman. Heta sınıfa pêncan jî bi gundiyan re radibû rûdinişt. Li gorî qeweta xwe heta jê dihat bi gundiyan re dixebitî. Beraber yapıyordu. Biz de tarlada çalışırdı işte. Ew jî wekî me dişoxilî. Berê me bi destan giya diçînin. Li berçiyan fistik top dikir. Tirî jê dikir. Wî jî bi me re kar dikir. دستی وی پرسوک بو کاری چینینی او زویه بو حبک دو حب حیوانی مجابون امرا دبون اومد گود وایتیم دگود من چنین اخوه گیر و هاتم Yoldum geldim. Bizden daha yani o becerikli Ji me tevan jî jêhatîtir bû. Heta ku min seriyek diçînî, wî du serî dikaribû biçîniya. Em di taya hev dane. Ew tenê salek 2 sal ji min mezintir e. Lê xuşkê min ên mezin hebû. Ew ji wan birçîktir bû. Lê ji me hemûya 2 qat zêdetir kar dikir. Karê xwe jî pir baş dikir. Pir bi rêk û pêk dikir. Li biniya gund çemekê ye. Demam ji çinînê vedigeriyan, ev diçû mar dikuştin. Bêtirs bû. Qet tirsawî tune bû. Tu kes nedûêrî lêbelê ew diçû dikuşt. Eger rastî maram nehatana, diçû bi zorê ji cihê wan derdixist û dikuşt. Rojê 4-5 mar dikuşt. Bir bakardık kayboldu. Biz de çok ona düşkündük. Arkasına gezidik. بچوکایی ام پر هایجی دمان ام هر تم لدوی بون هاوینا مد نهر چویه چویکانی نج نوالا بیریم مجرد گود عبدالله لسروان کفران لوان قلقان مرهنم
de ew çawanîn. Digot ez dikarim bînim îjariyek tenî jî ji wan şer jê nedikir civîkên xwe xwedî dikir û piştre jî ew berdidan. Bu kadar her çeşitten kuş toplamış getirmiş. Abdullah o deliklerde ilan var, o taşların üstünde ilan var. Sen nasıl bunları getirdin? Dedi ben getirdim. Getirirdi, içeri bırakırdı, kıymetli bir tane de kesmez, öldürmez. Kendi bakardı, biz bakardık, kuşlarını geri bırakırdı. Tiştekî pir xembar e. Ez her tim diketim pê hevalên xwe yên zarokatiyê. Ji min vedişartin. Min piçek ji nêçîra çivîkan fêm dikir. Min rojekê xeberek şand du zarokan. Min got dawa min tijî çivîkin. Werin ez ê çivîkan bi we bidim xwarin. Min komek ji wan li dora xwe kom kir. Ma min çi dawan? Pelekî çivîkan. Min yek da yekî, yek da yekî din. û bi vî rengî min ew hinek kişandim ber xwe ve. Öcalan di zarokatiya xwe de herî zêde ji mijûliyekê hez dikir. Bi lîstikê komkirina hevalên xwe. Diya min digot tê neçî û tê bi wan zarokan re jî nêlîzîm. Wî jî digot ez ê herim, ez ê bilîzim û ew ê jî warin ba me. Digot ez ê bikim. Ben yaparım diye. Diya min hêrst bû tiştekî xwe bida zarokên din, lê wî digot ez gepek tenê jî nikarim bi tena serê xwe bixwim. Diya min aciz dibû digot tu çima zarokan li serê xwe dicivînî. Yek ji wan zarokên ku ê pê re dizêdetir dilê îstemîn bû, civîkên wî jî hebûn. Wan bi hev re civîkên xwe xwedî dikirin, bi hev re dilîstin. Kêfa wî pir jê re dihat. Yekî din jî cuma bû, jê re digotin cimo. Ew ê ku serî wî şikandibû. Rojekê dema dilîzin pevçûnek derdikeve di navbera wan de û keviran davêjin hev. Îjar kevirek tê li serê wî dikeve û dişkî. û dema tê malê diya min dibîne ku serê wî şikaye, jê re dibêje serê te şikestiye tu çima bi vî halî tê malê. Here tu jê serê wî cimûyî bişkîne û were. Nexwe ez ê te negirim malê. Ew jî çû serê wî şikand û hat. Pişra diya min ew girt malê. Hevaltiya wî ya herî balkêş jî ku heta mirinê wê bidomiya bi Hesen Bîndal re bû ku di navbêra malbata wan de pirsgirêkeke mezin hebû. Malbata min ji bo ku bibim dijminê malbata Hesen Bîndal ez mezin dikirim. Digotin kurê min wê mezin bibe û ji wê malbatê wê heyfa me bistîne. Lê min çi kir? Em hemsalê hevdû bûn. Ez hê 5-6 salî bûm. Min pê re têkilî danî û piştre haya malbatê ji têkiliya min çêbû û ji min re gotin bênamûs e. Lê min qet dev ji vê têkiliyê berneda. Eqrebeyên wî li gundê me rû diniştin. Ji xwe her roj ez li mala apê wî bûm. Li wir dihat gotin ku apo çû dibistanê êdî ne dostên me ne jî dijminên me man. Tev ketin nav hev. Bi awayekî gazinî digotin Ömer nikare li kurê xwe xwedî derkeve. Digotin malbata wan bi hev re napeyvin. Lê ev zarok, ev ciwan guh nadin malbata xwe. Malbat hay ji zarokên xwe namînin, nikarin wan kontrol bikin. Sibê dûst bê diyar nabe çi dibe. Lêvelê Serok û Hesen guh nedide van gotinan û van şîroveyan û hevaltiya xwe didomandin. Niha bi qasî tê bîra min esas pirsgirêkeke ew qasmezin jî tune bû. Mesela digotin dijminatî heye. Lê dijminatiyekê wisa xwînda jî tune bû. Tenê ji hev aciz bûne. Mümkün e wekî pirsgirêkên piçûk ên li gund bûn.
حسن رحمتي يعني هاونا تما بهاف درون هفال خودی جهون او حسن تما بهاف رون دچون مکتبه جوینه دخواندن و orada bana talebe uyduçu nemi dikire ovda Hasan emej dikir vej dikir her dej dikir birçok çocuk gelek malbatan hewl didan zarokên xwe ji serok dûr bigirin. Gelek zarokan biya malbata xwe dikir û bi rastî jî pêre têkilî danetanîn. Lê serok jî ısrar dikir û bi her kesî re hevaltî dikir. Heta wê demê serok bi keçaran jî hevaltî dikir. Hevaltiyê wî yên wisa jî hebûn. Elif bindal hebû, cîrana me bû. Baxa me li tenişt hebûn. Li çiyê pirtûk dixwend, navbera wan gelek baş bû. دو پنج سالیم از خواستم کرم بوک برم گاز برم از با مدون پاش تین هفتان گاز هات ما هفت عملان دی لوت که کمال سلیمین پیرده عملوه در علمی معصره دویستن ما دی جوه ده گوندی جوینه تینا ماله مگو وارن هلی که ما را بیزن حسن گویزی واستی و ما نایز مگو عبدالله گوازده هلی که وار را بیزم عملیستن صدق و ذاتون عزیز چونه مال خواه هنو ناتنا با ما ام تشکیله که دیو لیستم به برا پاش آورو و حاو حسن در برجور بون چون مدی دیام بانم کر مرکنی از هاتم گو خیره تبانم که گو وارا گو تیتا و تیپیتا گو بک داره و اندیزی د نیوی سالên pêncîyan de Abdullah Öcalan êdî gihîştiye temenê xwendina dibistanê. Valla talebi çok zekalıdır. Hiç kimse çocukları daha هیچ کسی زاروکن خو نشاند بو جبینه دما او زاروک بو دیار بو چقا جیرم باوی من گوت از کوره خو به خونده نهیلم و ما او شان جبینه oğlumu öyle yani okulsuz bırakma. Ömerli köyünde okul yoktu. لگوند Ömerli dibistan tune bû Xwedê rehma xwe lê bike Velî Hesen bi seroka pûre ji bo xwendinê ji Ömerlê heta gundê me bi pêyan diçûn û dihatin. Okul okurken İlkokula başladık hatırlayın. Bizim köy Dibistana seretayê têbîra min. Nîv saet dûrî me gundekeye. Ew bi peyatî diçû û dihat. Zivistanê carî na hinek dereng dima û bavê min diçû pêşiya wî. Gazî bavê min dikir, digot, bavo, min cemet şikandiye. Ez li wir destmêja xwe bigirim, nimêj bikim û ez ê werim. Hê wê demê dest bi nimêjê kiribû. Buz kırmışım oradan abdest alayım namaz kılayım sonra eve geldim. Küçük ya ilkokulda. O namaza başladı. حتی چو dibistana navên jî ji mizkev tê dernedket berf jî bihata qiyamet ji rabûya wî nimêja xwe dikir carna dereng dima û em jî derê de lêviya wî bûn ji bo were malê dema dihata me jê re digot tu çima dereng mayî digot min nimêja xwe kir me jê re digot Abdullah tu bi vê ava qeşa çawa dest me jê digirîm digot ez dikarim bigirim Carekê em ji gund tevî Hesen diçûn cibînê li ser rê cihekî kort heye. Em jê re dibêjin cirûn. Av tê de kom dibe. Wê rojê dema em diçûn ji bo ku ji wir avê vexwin Hesen meseleyekê got. Mesela em zivistanê biharê diçûn dibistana cibînê û dihatin. Me tev nimêj dikir. Lê me nimêj nekira jî çê dibû. Yani carna me nimêj nedikir. Lê Abdullah halî ser van zinaran hemûyan digeriya. Cihek nemaye ku piyê xwe dananîbe. İşte bu gördüğün kayalıklarda alnın değmediği yer yok.
Sabahleyin okula geldiği zaman tekrar akşam Serê sibê zarok dema dihatin dibistanê êvarê vedgeriyan mala xwe. Lê me ew zarokên ku ji gundên derdor dihatin dibistanê ji bo xwarina nîvro dibirin mala xwe. Wê demê serok jî diçû malan. Lê xeberdanê wî ji wan malbatan re pir ecêb dihatin. Misilmaniya xwe ve nedişart. Wextê qedîna dibistanê azan bang dida. Bi navê Fatime xaltîkek hebû. Her tim digot dema azan dixwend, ew diçû ser zinarekî nimêja xwe dikir, piştî nimêjê jî bi rêya xwe ve diçû. O devamlı söyler. Diyor hemen ezan okundu mu diyor kayanın başına oturur diyor namazını kılardı. Yani namazını kılar öyle köye yola devam ederdi. O sıralarda işte Dezzel falan, Dezzem'in oğlu da onun aynı yaşlarında. Wan dema kurê xaltîka min jî hemsalê wî ye. Wan salan ew bi hev re diçin dibistanê. Behsa çûyîn û hatina xwe ya pê re ji xaltîka min re kiriye. Yekî pir efendî bûye, şermûke bûye. Ji mirovan şerm dike, lê pir jîr e. Hemû malbat ji zarokên xwe re dibêjin di sinifê de pê re rûnên ew pir jîr e, hûn ê jî şê hîn bibin. O Ömer onun oğlunun yanına gidin, o iyi bilir işte, siz de örgenin falan sırada birlikte oturma yani. Öğretmenleri var. Mamosteyê wî hebûn, ji me re behsa wî dikirin. Mamostê wî hê jî dijîn. Yek li gundê Arahê li teniştme rûdinê. Bavê min diçe, mamoste dibêjin, em bi kurê ten nikarin. Hê berî ku em dersê bidine wî, ew dersê dideme. Önderliğin öğretmeni bizim köyde. Mamosteyê serok gundiyê me bû. Zaten Em önderliği dibêjin okula Fuat Tunga. yazdıran da Fuat Tunga'dır. Ji xwe yek û serok bi zorê qeydî dibistanê kir jî Fuat Tunga ye. Wî behs dikir bi rastî jî pir qîmeta wî dizanî bû. Ji apê Ömer re digot ew pir efendî ye. Digot binêr, kurê te pir jîr e, serê wî pir baş dişewile. Lazim e em kurê te bidin xwendin. Ji xwe bi zora wî qeydiya wî li dibistanê çêkirin. Diyordu bak oğlunun kafası çok iyi çalışıyor. Oğlunu okutacağız. Oğlunun zoruyla zaten okula şey yapıldı, kaydedildi. Bi vî awayî navê Abdullah Öcalan lê dibistana navîn tê nivîsandin û êdî ew ji gund derdikeve. Li ser vê yekê derdora wî cara pêşîn tê guhertin. Li Nizîpê dibistana navîn hebû. Bavê min ew li wir qeydî dibistana navîn kir. Koşka min Amesin, birika min û xalên min hebûn li Nizîpê. Bi navê Gulsim xuşkekê me hebû. Ew mir. Xalên me li wir bûn. Li wê derê wî şev û roj dixwend. Xuşka min Amezin digot, ev tê û qet ji hundir dernakeve. Bi şev û bi roj wextê xwe bi xwendinê derbas dike. Dapira min her tim pêre şer dikir. Digot, Abdullah ev çi xwendina wisa ye, tu qet dernakevî derva, ku ez jî derkevim. Ez her tim li ber te dimînim. Esas ev ne cara pêşîn bû ku Öcalan diçû Nizîpê. Deriya vê bûyerek hatibû serê wî ku piştre û yê jê weke serhildana xwe ya pêşîn behs bikira. Carekê ew pir hêrs bûye. Heqrêya xwe xwestiye û jê re herhalgotina tune ye. An jî tiştekî wisa. Ji wir bi payatî lê daye çûye xelfetî, bîrecik û heta bi payatî hat Nizîpê. Gotibû ma ez ê mineta we bikişînim. Pir lêgiran hatibû. Herhal Mehmet'e vurmuştu. Babam ona kızışmıştı. Geldi Nizip'e benim yanıma geldi. Daha yani... Her hal bi Mehmet re şer kiribû. Bavê min jî lê hêrs bibû. Hat ba min Nizîpê. Her hal sala pêncan xelas kiribû. Tevî mêrê min û tiyên min çûn karê çinînê. Di roj karê çinînê kirin. Mêrê min ji re gotiye, Abdullah em dev jî vî karê berdin. Ev ne karekî baş e. Tenê nan û dew didin me. Wan dev jê berda û hatin. Bi perê wê demê 10 lîre bû çibû tiştekî wisa bû.
گوت من ev yek heqê ji bavê xwe dizî ez ê herim bidim wî. Geldi parasını aldı dedi ben babamda çalmışım. Yol hakkımı çalmışım bunu da götüreyim babama vereyim. Daha durumumuz azdı yetmezdi. Halê me naqas baş bû. 5 sal tevî me hat edenê ji bo çinîna pemboyan. Me jê re digot. Tevê pemboyê bigirî. Em hê di seriyekê de bûn, ew ji seriyê din derdiket. Destê wî ecêb sivik bû. El çapığı çok. Yani insanlar kimi yapmaydı. Bir türlü el çapığı var. Abdullah Öcalan sala 1966 de dibistana navên xilas dike û ji bo xwendina xwe bidomîne diçe Enqereyê. Öcalan piştî çend salan ji çûyîna xwe ya paytexta Tirkiye Enqereyê wiha behs dike. Di salên navbera 1966 de ez li Enqereyê bûm. Dema cara pêşîn ez hatim Enqereyê bi tesadüfî li cem min bi navê İdrîs mamosteyeke bû. Ew jî dihat Enqereyê. Cara pêşiye ez têm Enqereyê. Ez Enqereyê qet nas nakim. Min pişta xwe bi mamoste germ kiriye. Ez ê bi saya wî hin adresan peyda bikim. Hema ez qet jê venet qetiyam. Li Urusê em di ber peykerê Atatürk re derbas bûn. Bû yera ku hêjî pir ji min re balkêştê ev e. Digot binêr kalvî peykerî binêr. Got ev çi zilam e. Min jî got ya çi zilam e. Yani bîranîna min a pêşîn ev e. İlişkilerimiz kesilmedi, Ankara'ya geldi. Hem liseyi okudu. Têkiliya me qut nebû, hat Enqereyê lîsa xwend, dibistana tabû kadastro hebû, çû li wir xwend, carna di tatilê de daçe min. Geliydi. Yani ara sıra geliydi, misafirliğine geliydi, okul tatil olurdu da az geliydi. Bi pêvajoya Enqereyê re di fikrên wî yên siyasî de guherîn jî dest pê dikin. Ew pirtûka bi navê alfabeya sosyalîzmê jî ku piştî xelaskirinê ji bo wê dibêje Marx qezenc kir di vê demê de dixwîne. Tenê bi xwendinê namîne herwiha bi çalakiyên siyasî re jî zêdetir alaqedar dibe. Wê demê tevlî merasîma cenazê yê serokê dadgeha bilind İmran Öktem jî dibe ku ev merasîm wek çalakiya siyasî ya herî zêde deng daye tê qebûl kirin. Öcalan di sala 1969 de ji dibistana Tapu Kadastro mezun dibe. Yekemîn cihêwiyê wezîfeyê amede. Kapı mamuruna geçti. Bir sene yaptı. Babam görmeye gitti bir gün. Li Tapuyê salek memûrî kir. Rojekê bavê min çû dîtina wî. Bavê min ji yekî dipirse û li hêviya wî dimîne. Ew hatiye û bavê min ew himbêz kiriye. Girtiye cem xwe û çûye. Ben dedim işte baba hayırlısan ölçümden mi gelsin dedi. Ha. O zaman dedi ben babam dedi sarıldım yani. O zaman babam işte görmüş yani almış gitmiş. Car caran diçû gund. Rojekê diya min jê re got. Tu memûrî, ji me re diyarî nayînî. Wî jî got, dayê, min hê wext nedîtiye ji we re diyarî bînim. Bi qasî salek û nîv li Amedê memûrî dike. Ez jiyana wî ya wê derê nizanim. Herhal bavê min carek du car çûye serdana wî. Ji bavê min re gotiye, eger li vê derê hinek pereyê min çêbe, sala bê ez ê bikevim imtihanan.
eğer kazanç bikim, ez ê xwendina xwe bidomîmin. Piştî salek û nîv dikeve imtihanan. Kazanç dike û dikeve Fakülteya Hukukê ya Stenbolê. Abdullah Öcalan di payîza 1907 de navê xwe li Fakülteya Hukukê ya Stenbolê dinivîsîne û herwiha li Bakırköyê Memuriyeta Tapu Kadastroyê didomîne. Öcalan di vê demê de xwe ji tevlîbûna guftûgoyên polîtîk ên beriya 12 adarê jî nade paş. Di sala 1907 da cihê Dedekoyê li Stenbolê li pişt sînemaya Marmarayê bû. Birêz Öcalan semînerek da li wê derê. Wê demê di semînerê de gotibû Kurdistan metingeh e. Ez li wir bûm. Hat gotin ku semînereke wê çêbe. Hat ji Kurdistanê ji metingehbûna Kurdistanê behs kir. Wê demê şehîd Ömer Özsökmenler di rêveberiya Dedekoyê da bû. Avnî Gökoğlu hebû. Herkes şaşma. Gotin ev kî ye? Çi ye? Ev çawa wisa xeber dide. Semînera xwe da û derket çû. Salên 1907 bû. Ez ji bo doza Dedekoya Stenbolê çûbûm wir. Ez li wir rastî Öcalan hatim. Wê demê me hev nas kir. Em li dikaneke şêranfiroşiyê rûniştin. Me gelek sohbet kir. Em li ser mijara Dedeka de û bi rêxistinbûna Kurdan axivîn. Qet ji bîr nakim. Abdullah Öcalan wiha gotibû. Têkoşîna li Kurdistanê ancak biçekan mümkün e. Abdullah Öcalan şöyle demişti. Kürdistan'daki mücadelenin esası silaha dayanır. Dema ku Abdullah Öcalan'ın İstanbul'e bi vî rengî diket derdorên siyasî, Türkiye jî bi lez û bez ber bi 12 adarê ve diçû. Abdullah Öcalan wê pêvajoya 12 adarê pêşî li İstanbulê, dûre jî li Enqereyê pêşwazî bikira. û ew ê dîsa li İstanbulê li yek ji kesiyetiyên herî diyarkerên wê demê rast bihata. Heman kesî wê tesîreke mezin li jiyana Öcalan jî bikira. Min bi xwe li zanîngeha teknîkê li wî guhdarî kir. Heta çekek du çek jî teqiyan. Ew her sê heval bûn. Ez texmîn dikim Mahîr, Yusuf, Münir û Sinan Kazım özü doğru bûn. Ew zen dikim cevîna şefqetînê bû. Mahîr ji min re pir dilsos xuya kir. Ji aliyê Mahîr ve pir bi zelalî nirxandina pirzgirêkê bû sedim ku ez hem bibim sempatîzanê teşqapecê hem jî eleqa nîşanî pirzgirêka Kurd bidim. Me nirx û hêjayiya tevgera ciwanan dît û weke sempatîzan pir dibin tesîra wê de man. Niha helbet wê demê nemimkûn bû ez zêdetirî sempatîzaniyê roleke din bilîzim. û 12 adarê jî dikir xumîn û gurmîn dihat. û wê zivistanê di 12 adarê de derbe çêbû. Derbeyê li stûyê ciwanên şorijger da. Lê ê me tenê tayên porê me ketin ber derbeyê. Vê ekê jî nîşan dida em çendîn bişansin. Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri dönemin hükümetine bir muhtıra verdi. Muhtıranın hedeflerinin başındaysa Abdullah Öcalan'ın "Yiğit buldum, ülkeye bağlılığını gördüm, gerçeğin bir sözcüsü olduğunu gördüm" diyerek tanımladığı Mahir Çayan'la Deniz Gezmiş gibi gençlik liderleri geliyordu. Muhtıra verildiğinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Öcalan, o yılın sonbaharında
tekrar Ankara'ya döner. Bu kez mülkiyeli olarak. Bizim de siyasal Türkiye'de gelişimimiz vardı 1970 yılı sonlarında. Tabii o süreçte de önde gelen birçok militan yakalanmıştı. Tam onlar gittiğinde ve 12 Mart faşizmi hükmünü tam oturtmaya çalıştığında biz gençliğin yeni önderleri gibi bir konum var. ...71 yılında tabii yani siyasala girdikten sonra Abdullah Öcalan tanıştık. O dönem üniversitelerde öğrenci derneğine kayıt olmayan, üye olmayan birisi okula kaydını yaptıramazdı. Abdullah Öcalan'la muhtemelen bu öğrenci derneğine üye olması sırasında tanıştık. 71-12 Mart öncesi Türkiye'de çok oldukça özellikle öğrenci hareketi içerisinde güçlü bir sol eğilim vardı. Bu süreç içerisinde toplumun tümüne yansımıştı. Ordu içerisinden sol eğilimli bir darbe beklenirken buna karşı işte silahlı kuvvetlerin üst kademesinin gerçekleştirdiği bir 12 Mart muhtara darbesi söz konusu oldu. Biz o dönem siyasalda öğrenciydik. Biz tabii siyasal bilgiler fakültesine girdiğimizde ben okula başladığımda 12 Mart darbesinin etkisini hissettim. Öncesinde bu etki dolaylı, deyim yerinde ise sınırlı bir etki. Fakat okula girdikten sonra Cunta'nın hedefin ağırlıklı olarak devrimci gençlik hareketi olması nedeniyle bu etkiyi çok daha çarpıcı bir biçimde her genç gibi hissettim. Üniversiteye girdiğimde Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi'nin önünde gelen bütün şahsiyetleri, liderleri, önder kadroları tutukluydu. Zindanlara doldurmuştu. Mart faşizmi gerçekten büyük bir terör estiriyordu. Dazdı adare davaktak ders bekir. Tabi azdı yüksek öğretmen okuluyum. Tabi hem gırtına deniz gezmiş vana hem de gırtına mayır çayan van. Pişra İdama deniz gezmiş Hüseyin İnan, Yusuf Aslan. Serme tesiri ki kurt çekir. Deniz gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi Taksim 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezgahınıza karar verdi. Debiramın faşista işte belki şahit çedikirin tabi bu morali medristin işte am tahrik dikirin tabi avulma zor dahat çetin dahat tabi sıkınetim biji yani menikani bir am zede bersivlik xort var bedin faşista ancak tabi ruhi xoda, dili xoda av eşame fitnay dikir, jiyan dikir. 71-72 öğrenim döneminde ben Ankara'da oldum. Yüksek Öğretmen Okulu'nda lise son sınıftam. Üniversiteye hazırlık anlamına da geliyordu. 70 çıkışı bütün okulları kaplamıştı. 12 Mart 71 darbesi olmuştu. Birçok devrimci genç tutuklanmıştı. Adeta böyle öncüler hapse alınmıştı.
12 Mart darbesinin en trajik dönüm noktalarından biri olan Kızıldere'ye doğru böyle adım adım gidilirken, Mülkiye 1. sınıf öğrencisi Abdullah Öcalan da kendisini hala hareketli olan siyasal bir ortam içinde bulur ve giderek de öne çıkmaya başlar. Abdullah Öcalan okula siyasal bilgiler fakültesine gelirken oranın eğilimini, yani nasıl bir yer olduğunu biliyor. Dolayısıyla gelir gelmez öğrenci derneğine gelip gitmeye başladı. Konuşma, ilişki bu şekilde başladı. Biz tabii sürekli oradaydık. Bütün sol grupların, bunların hepsinin ilgisini çekti. Düşünceleriyle, bilgisiyle, konuşmalarıyla, tabii tavırlarıyla ilgisini çekti ve dolayısıyla hemen hemen bütün gruplar yeni gelen öğrencileri kendi saflarına kazanmaya çalışıyordu ve en başta da işte APO'yla ilgileniyordu herkes. Hemen hemen her gün siyasal sütunlu salonu, meşhur sütunlu salonu vardır. Orada işte sabahtan akşama kadar neredeyse volta atardık. Yani günde en az 1 saat, 1,5 saat oturmuşuzdur, konuşmuşuzdur, dolaşmışızdır. Yani neler konuşurduk? İşte o günün Türkiye'sini konuşurduk. Neler yapılabileceğini konuşurduk. Marksizm üzerine görüş alışverişinde bulunurduk. Birçok arkadaşa göre daha aktif ve daha kararlı olduğu söylenebilir yani. Ama şöyle bir şey de değil yani sivri, öyle insanlar vardır yani öğrenci gençlik içerisinde çok çıkar. İşte her şeye en uç noktadan yaklaşan, en uç öneriler, öyle bir şey değil kesinlikle. Yani daha tutarlı, akıllı ve ağırbaşlı, anlaşılabilen öneriler getiren bir insandı. Yaklaşımları olan birisiydi. Böyle bir farkı var. İşte tam da böylesi bir süreçte 1972 baharına girişle birlikte yaşanan Kızıldere olayı, Türkiye siyasal tarihinde olduğu gibi Öcalan'ın yaşamında da bir dönüm noktası oluşturdu. Mahir ve arkadaşları Karadeniz'de Ünye'de bir NATO tesisini bastılar. Orada 3 İngiliz askerini kaçırdılar. Tabii o dönemde askeri güçler de hemen devreye geçti. Zaten yönetim askeri güçlerin elindeydi. Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere köyünde kıstırılmışlardı. Arkasında gelişen çatışmayla birlikte 10 devrimci bir şey düştü. 3 İngiliz de öldürüldü. Kızıldere'yi tabii ki haberlerden duyduk. Yani gece geç saatlerde haberlerde dinledik ve tabii hepimiz çok üzüldük. İlişki kurmaya çalıştık, haberleşmeye çalıştık. Tabii birçoğumuz bunu başaramadık. Ne yapacağız, ne olacak, ne bitecek diye. 30 Mart'ta 1972 Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin hemen karşısında kahveler vardı. Genellikle öğrencilerin gittikleri kahveler. Biz de akşam saatlerinde orada bulunuyorduk. O akşam saat 8'de televizyon haberleri var. O zaman. Televizyon haberlerinin ilki Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledildiği biçimindeydi. Tabii biz haberin gerisini dinlemedik, hemen kahveden fırladık ve yurda doğru. Hukuk Fakültesi öğrenci yurdu vardı. O zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci yurdu kapalıydı. Biz Hukuk Fakültesi yurduna gittik. Öğrencilerin hepsi zaten dışarıdaydı. Herkeste büyük bir şaşkınlık ve öfke vardı. Ertesi gün okulda tabii herkes erkenden ne yapmak gerekir diye birbiriyle konuşalım, tartışalım diye okula gitti. Biz de gittik tabii, okulda karşılaştık. Tabii Abdullah'la da okulda, Apo'yla da karşılaştık. Bir tepki göstermek gerekir. Yani çok ciddi bir olay olmuş. İnsanlar katledilmiş. Buna karşı duyarsız kalmamak gerekir. İlk başta yapılabilecek, öğrenci olarak bizim yapabileceğimiz şey dersleri boykot etmek ve bu durumu, bu gelişen tutumu, devletin bu tutumunu protesto etmek.
Buna karşı çıkan arkadaşlar oldu. İşte ya gerek yok, işte şu ortamda yapılır mı biçiminde. Bize en çok destek APO'dan geldi. Yani bu tartışma içerisinde onun ciddi biçimde desteklemesi bu boykotu tartışmayı bitirdi bir yerde. Karşı çıkan arkadaşlar da geri adım attı. Herkes onay verdi. Ve hep birlikte boykot kararı aldık. Bizim abilerimiz durumda olan ve bize önderlik eden sınırlı miktarda bir genç grubu vardı. Ben hatırlıyorum, tabii bunlar bizi topladılar. Yaklaşık böyle 30 öğrenciye yakın biz bir araya geldik. Yapılması gerekenler tartışıldı. Yapabileceğimiz en etkili eylem biçimi boykot olacaktı. Bazı kararlar aldık. Tüm öğrenci kitlesi birinci sınıfta büyük bir amfimiz vardı. O amfide toplanacaktı. Ve bizler görevlendirilen o an toplantıya katılanlar amfinin etrafını tutacaktık. Eğer çıkmayan öğrenci olursa bunları zorla çıkaracaktık. Ertesi gün gerçekten de böylesi duygularla boykot yerine gittik. Okula amfiye gittik. Tabii tüm öğrenciler hiçbir karşı koyma olmaksızın hepsi amfide toplandı. O zaman öğrencilerden biri kürsüye çıktı. Ben çıktım, konuştum kürsüde ve ondan sonra boykota, bunu protesto etmek için boykota çağırdık arkadaşları ve marşlarla, sloganlarla hep birlikte okul terk edildi. Öğrencilerin hepsi topluca ayağa kalktılar ve marşlar söyleyerek hepsi tek bir ağızdan marşlar söyleyerek sloganlar atarak dışarı çıktılar. Hiç unutamadığım anlardan biri o andır. Yani o an tüylerimin diken diken olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Büyük bir coşkuydu bu aynı zamanda. Yani aslında bir davranış birliği, bir yürek birliği oluşmuş. Okul terk edildi. Kızıldere olayı bu şekilde gelişti. Yani o 7 Nisan boykotu da böyle başladı. 3 gün ya da 2 gündü, hatırlamıyorum. Ya 3 gün ya 2 gün boykot kararı aldık. Ama yanılmıyorsam 3 gündü. Ve öğrencilerin çok büyük bir bölümü zaten ilk gün hemen hemen bir iki kişi dışında herkes boykota katıldı, çıktı. Daha sonra da yine çok büyük bir çoğunluğu okula gelmedi, destek verdi. Belki birkaç tane o zaman MHP'li militan varmış o zaman, bilmiyoruz yani, sempatisanı ya da bilmiyoruz. Daha sonra bunlar tanık olarak mahkemede karşımıza çıktı. Zaten basın yayın yüksekokulu siyasal bilgiler fakültesine bağlı bir okuldu. O okul direkt boykota katıldı. Yanında eğitim fakültesi, hukuk fakültesinin de boykota katıldıklarını sanıyorum. Tabii aradan birkaç gün geçtikten sonra boykotu esasda örgütleyenlerin kimler olduğu biraz daha netleşti. O zaman isimler tespit edildi. Sıkı yönetim komutanlıklarınca aranan kişiler listesinde başkan da yer alıyordu. Başkanı o zaman ki 72 Mart sonu Nisan başı oluyor. Başkanı tanımıyordum ama ismini biliyordum. Çünkü okulda ilk kayıt yapan öğrenciler içerisinde ilk 20 sıraya gireni Maliye Bakanlığı burs veriyordu. Başkan ilk 20 öğrenci arasında yer alıyordu ve ismi o ilk 20 öğrencinin ismi panolarda dururdu. Oradan hatırlıyorum yani başlangıçtaki şeyim bu. Daha sonra işte başkan arandı. İsimler radyolarda hep şey edildi. Çağrılar yapıldı. Teslim olmaları konusunda çağrılar yapıldı.
radyo haberlerinde saat işte 1 yani 19 haberlerinde işte uzunca bir liste okunuyordu. Ailemiz, işte çevre köydeki tanıdıklar o haber bülteni kaçırmıyorlardı. Adeta yani radyonun başı işişiyorlardı. O aranan devrimcilerinin isimleri okununca dikkatimizi çekiyordu. Hele Urfa Halfeti ilçesi, Ömerli köyü, Ömeroğlu, Öveç'ten olma, işte 1947 doğumlu Abdullah Öcalan aranıyor. Bu listede okununca daha çok dikkatimi çekiyordu. Bu tekrarlanıyordu bu anonslar. Babam başkanın babasını, ailesini tanıyordu. Hatta şey diyordu işte, ya Ömer'in böyle oğlu nasıl çıkabilir diyordu. Bu çok tehlikeli bir şey diyordu o zaman. 12 Mart baskısının bu en koyu günlerinde Kızıldere katliamının hemen bir gün sonrasında gerçekleşen bu boykotun yankısı da büyük olur, anlamı da. Kızıldere olayı meydana geldi. Kızıldere biliyorsunuz devrimci hareketin önderlerini hazin bir biçimde kaybetmesidir. Biz bundan çok etkilendik. Ben sempatizan düzeyindeydim ve siyasalda biz 12 Mart'a karşı ilk defa bir boykot yaptık. Daha sonra ODTÜ bunu takip etti ve biz 7 Nisan'da içeri alındık. Daha sonra tabii ki duyduk ve sıkı yönetim komutanı çok öfkeleniyor. Yani bozuluyorlar, kızıyorlar ve işte okula gelip dekana falan fırça atıyorlar, bozuk atıyorlar. Nasıl olur böyle bir şey diye. Daha sonra yakalandı Abdullah Öcalan. Yanılmıyorsam 3-4 gün sonra, boykot bittikten sonra okula gelirken okulun önünden alıyorlar. Ayrı ayrı bizim yakalanmamız. Ve gözaltında buluştuk. Düşüncelerinden, fikirlerinden bir şey değişmemiş, bir şey kaybetmemiştik. Ondan sonra tabii işte mahkemeye çıktık, tutuklandık. Yazardı, mektubu bize gelirdi. Biz de çok sevinirdik. İmtihana girmişim dedi. Siyasalı kazanmışım dedi. Ona çok sevindik. Dedik valla kazanmış. Bir büyük bir şey olur. Onu bekledik. Bir baktık mektubu geldi dedi. Abdullah cezaevinde dedi. Bu dönem zaten ben askerdeydim. Mahir Çayan onları, o İngiliz şeyleri, o Kanada şeyleri kaçırdıkları zaman ben de zaten o zaman Genelkurmay'da askerdim. O zaman başkan benim yanıma 2 haftada bir defa ziyaretime geliyordu yani ara sıra. Son ziyarette geldiği zaman şunu bana icra etti. Dedi benle bir arkadaşı dedi okulu boykota götürdük. Dedi ileride olabilir bizi yakalayabilirler dedi. Bana bunu aktardı. 1 saat bile biz konuştuk. Ondan sonra gitti. Zaten arada 1-2 hafta geçmedikten sonra bunlar yakalanıyorlar. Yakalanıyorlar, bana mektup gönderdi. Dedi sen o zaman Mamak'a, 2. Norlu'ya götürdüler herhalde. Ben oraya da gittim. 2 numaralı cezaevinde gittik. Orada da yani son derece sıcak, dostane bir ilişkimiz vardı Abdullah Öcalan'la. Orada da yine işte biz en azından 8-10 arkadaş cephe sempatizanıyız ve olaylara karşı tutum almaya çalışıyoruz, tavır almaya çalışıyoruz. Cezaevinin işte baskılarına karşı tavır almaya çalışıyoruz ki kitap giriyordu, okuyabiliyorduk, gazete okuyabiliyorduk, tartışmalar, toplantılar, sohbetler yapabiliyorduk. Eğitim çalışmaları yapılabiliyordu. İşte APO mesela daha gençlerle yeni işte insanlarla ilgili eğitim çalışmaları düzenlendiğinde işte diyalektiği, materyalizmi falan anlatmak üzere bu çalışmalarda öğretmenlik de yapmıştır o dönemde.
Onun dışında işte çeşitli nedenlerle direnişler olmuştur. Mesela denizlerin idamı dolayısıyla açlık grevi olmuştur. Bunlarda falan son derece tutarlı davranmıştır. İçinde yer almıştır, desteklemiştir. Bizim gençlikten arkadaşlarımız olan insanlar vardılar. O dönemde hatırladığım Doğan Fırtına vardı, Nasuh Mitap vardı, Abdullah Öcalan vardı. O da daha önce, ben kendisini daha önce tanımamıştım, hapishanedeydik. Siyasal bilgilere girdiğinde cephecilerle birlikte olmuş. Kendisi de daha sonra bana bunlar üzerine bazı şeyler anlattı. İşte hatırladığım Doğan Fırtına o zamanlar iyi arkadaşıymış. Daha sonra bu Kızıldere'nin yıl dönümünde bir protesto eylemi dolayısıyla hep birlikte tutuklandılar. Bir kısmı bizim kaldığımız birinci hapishaneye getirildi, Mamak'taki. Bir de ikinci bir hapishane daha vardı şeyin içerisinde, Tümen'in içerisinde. Abdullah Öcalan'ın orada olduğunu arkadaşlardan duydum. Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının davasına dönemin ünlü savcısı Baki Tuğ bakar. Yıllar sonra Öcalan ismi Türkiye'nin en önemli gündemi olunca davayla ilgili tartışmalar tekrar başlatılacaktır. Uğur Mumcu'nun sorusu şudur: niye Doğan Fırtına 2 sene yattı da Abdullah Öcalan 6 ay sonra çıktı? Şimdi bunu sorarken şunu da soracak. 70-80 tane insan yargılanıyor ondan. Abdullah Öcalan 6 ay yattı ama Abdullah Öcalan dışında bir kişi 3 ay yattı. Onun dışındakiler 1 ay, 10 gün, 20 gün en fazla yatmıştır. Niye Abdullah Öcalan öbürleri 1 ay yatarken 6 ay yattı, niye bu kadar fazla yattı demiyor. Davanın ilerleyen safhalarında gördük ki biz, zaten elimizde savcılık ifadeleri var, tanıkların da savcılık ifadesi var. Bizim de ifadelerimiz var. Toplanmış deliller neyse onlar da ortada. Delil zaten tanık ifadesi, o zaman başka bir şey de yok. Bakıyoruz Abdullah Öcalan'la ilgili şafak bildirisi dağıtmıştır deniyor. O da şöyle, tanık ifadesinde Ramazan Özcan çizilmiş, üzerine Abdullah Öcalan kalemle yazılmış, daktiloyla yazılmış, Ramazan Özcan çiziliyor ve okunur biçimde hem de Ramazan Özcan. Yani karalama hani iyice kapatılmış da yanlış yazıldı sonradan düzelttik, yanına da paraf atalım. Böyle bir şey yok. Adam birisi çizmiş, büyük bir olasılıkla bile değil, kesinlikle Bakitu çizmiş ve üzerine Abdullah Öcalan yazmış. Şimdi bu ifade, bu tanık ifadesi yüzünden Abdullah Öcalan 15 günde belki çıkacağı olaydan 6 ay yattı. Bu iddia tamamen yani hakikat dışı, yani şuradan belli oluyor, buradan belli oluyor. Tanık 3 celse gelmedi duruşmaya ve sonra 4. celsede mahkeme işte polis nezaretinde getirme kararı verdikten sonra geldi ve ifadesinde adamın da haberi yok bu değişiklikten. Belli ki. Çünkü geldi Ramazan Özcan diye anlattı, ifadesini verdi. Mahkeme heyeti sordu bu soruyu tanığa. Sen daha önce Abdullah Öcalan demişsin. Şimdi Ramazan Özcan diyorsun. Ben böyle bir şey demedim dedi adam. Ben Ramazan Özcan dedim. Ve o celse apo tahliye oldu. Bize 15 yıl isteniyordu denizden idam eden Bakitu tarafından. Bir şahit vardı. İkincisi olsaydı o verilecekti. Dolayısıyla biz yakayı ucuz kurtardık. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra iyice kanaat yapıldı. Çok zeki bir adamdı. Yani onu mesela şimdi söylemek mahsuru, Apo tahliye olduğunda sınavlara 15 gün vardı ve 15 gün sonra cezaevinden çıkmış bir insan sınava giriyor ve bütün dersleri verip geçiyor mesela. Bir seferde hepsini veriyor. Biz duyduk. Tamam yani, tamam yani Apo dur yapar yani. O sınav süreçlerinde derste bulunduğumuz bir sırada ders ara verilirken yanıma geldi. Ben cezaevinden çıktığını biliyordum. Geçmiş olsun dedim. Kendisi
ile böyle tanışmam böyle oldu. O da benimle konuşmak istediğini söyledi. Biraz konuşabilir miyiz dedi. Ondan sonra öyle Cebeci'den okuldan çıktık. Sıhhiye'ye, Kızılay'a doğru yürümeye başladık. Sıhhiye'ye doğru yürüdük. Kendisi konuştu, Sıhhiye'den Kızılay'a döndük. Kızılay'dan tekrar dönüp öyle Cebeci'ye geldik. Yaklaşık 2,5-3 saat bir süreydi. Başkan o süre içerisinde hep tabii kendi düşüncelerini böyle sistematik bir biçimde bana anlattı. Tabii o güne dek ilk defa böylesine sistemli bir düşünce bütünlüğünü birinden, bir devrimciden duyuyordum. Bu şekilde düşüncelerini yaymaya başlayan Öcalan'ın ilk yol arkadaşları ise son nefeslerine kadar bu yolda yürüyeceklerini daha sonra yaşamlarıyla kanıtlayan Karadenizli iki genç olacaktır. Ben Kemal o zaman THKPC'ye sempat duyan bir arkadaş. Haki ile de aynı evde kalıyorlar. Arkadaşlar. Başkan cezaevinden çıktıktan sonra bir gün şu evde, bir gün bu evde kalıyor. Yani böyle bir ev bulamıyor. Tabii başkanın bir eve ihtiyacı var, kalacak bir eve ihtiyacı var. Bunu arıyor. O sırada başkana bir kişi, başkanın tanıdığı bir kişi, benim tanıdığım 2 tane Karadenizli arkadaş var. Çok iyi devrimcilerdir. Onların evi var, orada kalabilirsin diyor başkana. Başkan da bunun üzerine Kemal'la Hakimin evine gidiyor. Kapıyı açıyorlar, içeri davet ediyorlar. Başkan o zaman cezaevinden çıktığını söylüyor. Kalacak bir yerinin olmadığını, geçici bir süre içinde olsa yanlarında kalacağını söylüyor. Tabii başkanın davranışları diğer insanların davranışlarından çok farklı. Yani böyle bana izin verir misiniz demek yerine böyle biraz bir oldu bitti gibi geliyor. Kemal diyor baktık gelir gelmez evde kalacağım dedi. Bize bir şey de sormadı. Evde kaldı. Bir hafta sonra evi yönetmeye başladı. Artık ev sahibi biz olmaktan çıktık, o oldu. Bir ayda geçti. Bu sefer düşüncelerini bize kabul ettirmeye başladı. Başkan o tarzda cezaevinden çıkar çıkmaz onların evine yerleşiyor. O tarzda onlarla tanışıyor. Evlerinde diğer bazı kişiler de vardı. Bunlardan biri Mehmet Said Vakıf Ahmetoğlu'ydu. Fehmi diye Karadeniz'de biri vardı. Bir de İbrahim Aydın vardı, Dersimli biri. Fakat esas olarak eve damgasını vuran, yani evin sahibi konumda olan arkadaşlar Kemal Pir ve Hakkı Karar arkadaşlardı. Deyim yerindeyse başkanın ilk arkadaşları bu. Onun görüşlerini ilk benimseyen kişilikler oluyorlar. Tiştek azanım Serukapo peşi havale Kemal Pir bu havale Hakkı Karar pek var. Limalike jiyan kiribin. Ek Serukapura havalti kiri av har da havalın. Peş hem havala av har da havalın. Av har da havalji Türk'ün ne Kurdun. Yani da rojik tarihi da ve havala da Serukapura havalti kir. Da insan ki Kürt ne Serukapu nastıkır ne mesela Kürt nastıkır. Ne civar bavari kahavi ki mesele Kürt ahal bibi kes varlı Kürdistan Haydar dikkat avhar da valana tabi Kürdistan Haydar ketibin Serukapura pekva havalti kiribin. Haki arkadaş Fen Fakültesindeydi. Bizden bir devre önce girmişti. Ciddi bir yaklaşımı vardı. Etkileyiciydi kişilik olarak. Okuyan, araştıran, bilen ve dolayısıyla yol gösteren, öncülük eden konumundaydı. Genelde de okuldaki sol grup için bir öncü konumundaydı. Düşünce olarak da öyle. Eylem olarak da öyle tabii yani. Karşı taraf
da öyle biliyordu. Faşistler de öyle değerlendiriyorlardı. Eğitim görüp Filistin'de gelmiş birisi diye işaret ediyorlardı faşistler. Yani ataktı yani. Ürküyorlardı. Onu da ataklığını da Filistin'de eğitim görüp gelmiş olmasına bağlıyorlardı. Halbuki öyle bir şey yoktu. Kemal arkadaş günlük yaşamda da çok canlı, çok ataktı. Daha o zamandan zaten çok okulla ilgili de değildi. Okuma, tartışma, fikir tartışması ve gençlik eylemliliği ile ilgiliydi. Hangi okulda ne olmuş, nerede ne tartışılmış, ne tür kavgalar olmuş, onları izlerdi, arardı. Olurdu içinde tabii, yönlendirirdi. Onun için artık daha o zamandan bir meslek haline gelmişti. Devrimci çalışma, gençlik hareketi içerisinde olma. Böyle sözünü esirgemez, anında ne hissederse olduğu gibi doğru ifade eder. Gür bir sesi vardı zaten. Öyle gür bir biçimde ifade eden, ifadesini de göre de hareket eden birisiydi. İfade ederken de zaten vücuduyla birlikte konuşuyordu. Bir de konuştuğunu yapıyordu da. Yani konuşup başka biçimde hareket eden değil, çok konuşan değil. Örneğin bir yerde bir olay mı duymuş, gitmek gerekir dediği zaman kalkıp yürümüştür yani. Böylece Öcalan'ın çevresinde ilk grup çekirdeği oluşmaya başlar. Grubun oluşum merkezi de bir yandan artık 2. sınıfa başladığı Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer yandan da Haki Karer ve Kemal Pir'le paylaştığı Ankara'nın Emek semtindeki bir bodrum katıdır. Sonunda başkan beni çağırdı tabii. Eve çağırdı. Kemal arkadaşların kaldıkları evi. Ben 72 yılında o arkadaşlarla da tanıştım. Eve gittim. Kemal arkadaşın, Haki arkadaşın, başkanın elle çizilmiş resimleri vardı, asılmıştı duvara. Ben o tabloyu hatırlayabiliyorum. Kemal arkadaşlarla Haki arkadaşla tanışmam da o biçimde. Zaten başkanın kaldığı o ev hep toplantının gerçekleştiği, sürekli toplantıların gerçekleştiği bir evdi. Yoğun tartışmalar olurdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden, başka fakültelerden öğrenciler gelir, bu evde tartışırlardı. İlk az bir serukati da naskırı havale Kemal Pir bi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mehevdi naskır. Mektebe bi. Ma benim o faşistada şerik derket. Bir şerri da min havale Kemal Pir naskır. Havaltiya ma var dest pekir. Rojike havale Kemal Pir işte miragut hını kaval hana. Eğer tu bixwazı az tedikanın bu amdin naskırın. Avcı kurdun. Müjde tabi got madem tutukazı az bibinim, az hazırım bibinim. Kemal Pir az birim malak serukatili jiyan dikri. Le emek, le Ankara emek, qati bin apartman kebi, bodrum bi yani. Amçün ve male serukati nel mal bi, havali Haki Karer. برای حاکی قرار هبی باکی قرار تو سه کاوالی دیگه var lidere bin zeda mavnasına dikirin amrınıştın pişra serikati hat işte havali Kemal Pir got işte havali kimin bastı kira havalaya yani bu min got zata işte havali Kemal Pir go haval Abdullah'a var mı havdın askır? Önderlikle ben 73 Ekim'inde Emek'le Bahçeli Evler arasında mıydı? Bir evleri vardı. Haki arkadaş, Kemal arkadaş kalıyorlardı öyle biri. Orada tanıştım. Cuma arkadaşla gittik kitap almak için. 12 Mart baskısı azalmıştı. Kitap bulmak, okumak, devrimci olmak isteyenlerin bir çabasıydı, temel çabası. Sağdan soldan kitap bulmaya çalışıyorduk. Kitapçılar
da az bulunuyordu, gizliydi. Bazı işte evlerden, kişilerden alınabiliyordu. Buldukça okuyorduk. Cuma arkadaş işte bu arkadaşları tanıdığını, kitap olduğunu, okumak için gidip kitap almamızı belirtti. Yani kitap arayınca oradan alabileceğimizi, birlikte gittik. Kendisi Kemal arkadaşı tanıyordu. Gittik, evde Haki arkadaş vardı, bizim okuldandı. Önderlikte oradaydı. Bağdaş kurmuş oturuyor, kitap okuyordu böyle. Ev sessizdi, herkes kendi işiyle ilgileniyordu. Hep okuyorlardı. Tanıştık, bize kitap verdiler. Mahvarın xwar, pişti xwarine, seruk muragu ser mesele işte Kurdistan tu çile fikri te çiye, ki mesele çava dibini. Vekte çi malumatı min var zede ne bin ser mesele Kurdistan. Yani fikramız ji, işte vakı fikri çarpı Türkavi. İşte mu hem sosyalistin, işte hem şoraş edikin, işte me şoraş kir, vekte Kürtçi, Türkçi azattı bi, dige hakkıha. Yani dve çerçevede var Kürt, min fikraha gud. Tabi minir serikati Kenya. Vakta Kenya dikkatimi kişan, yani bu çımadı kendini. Pişra serikati takriben yani nezki 5 saatte var. Liser mesele Kürdistan ahıft. Tabi fikrin nü medibistin, tişteyin nü medibistin. Tücara tiştek meç ne xandı, ne milciye ki bisti, miliser kapu dibistin. Vaftına serimi tevlihe fikir, tesirik pırkort sermi çekir. Az heyecandım. Tabi nive şevevi, mehvala gu işte az biçim, sibada lazım az biçim mektebi. Hevala gu nahanerçe derenge, çünkü diyeke biçima 5 evler bi, faşisti bedere hakim bin. Gutun ne başaktı biçi, tehlikeliye. Sibada biçe, sibada az rabim, daha haval raza bin. Az çün mektebi, Kemal Pir pişrahat, işte bu çava bir ahıftın. Min helekir, bu ne baş bi. Vaktak muargu miniri havali Kemal Pir pir aciz bi. Miniri pir var acizdi bi, pişra bu ne helekir, işte pir baş bi, tesir pir baş sermi çekir. Tabi vaktak ma ahıftına kir, havali Kemal Pir, bu mizata tahmin dikir, pir keyf hoş bi. Öncelikle ilk karşılaşmam çok farklı oldu. 1973'ün kışında okulda öğrenci temsilciliği vardı. 4-5 tane alay vardı. Bir arkadaş bana dedi sen kime oy vereceksin? Ben dedim kime oy vereceğim? Devrimcilere oy vereceğim dedim. Bana hani şöyle dedi. Onlar gençliği tekrar maceraya sürüklemek istiyorlar. Başlarında Urfa Lapo var, Kürtçü. Böyle bir söz söyleyince ben çok tepki duydum. Bu nasıl oluyor dedim. Kimdir bu? Kim yapıyor? Böyle bir tepkiyle karşılık verdim. O dedi, Apo işte ileride dolaşıyor bir kişiyle. Tabii ben öfkeyle gittim o zaman. Gittim başkana selam verdim. Dedim biz sosyalistiz. Devrim yapacağız. Kürt de kurtulacak, Türk de kurtulacak. Bu Kürtçülük nereden çıktı? Bu Kürt nereden çıktı? Ben bunu anlayamıyorum. Doğru da bulmuyorum. Ben tabii böyle biraz öfkeyle, heyecanla konuşunca ya başkan tabii benim durumu anladı. Öyle tahmin ediyorum. Bana biz devrimcileri, denizlerin, mahirlerin, İbrahimlerin izinden yürütmek istiyoruz. Gençliği devrimci anısına bağlı kılmak istiyoruz. Bizim dışımızdakiler ise denizlerin, mahirlerin anısını unutturmak, gençliği reformist bir hareket içine sokmak istiyorlar. Biz buna karşıyız. Biz gençliği devrimci bir çizgide yürütmek istiyoruz. Bizim aramızdaki fark budur.
Bizim anlayışımız budur. Bizim adayımız da bu anlayışın temsilcisidir. İşte Urfalı Apo, Kürtçü hem de devrimci gençliğin başında olan kişi, yani Başkan Apo'yu ben ilk öyle tanıdım. 1973 yılı boyunca bu şekilde çevresinde küçük ama nitelikli bir arkadaş topluluğu oluşturan Öcalan'ın kafasında sağlam bir örgüt çekirdeği yaratma fikri vardı. Apo cezaevi öncesi hatırladığım kadarıyla bir ayrı örgütlenme belki kafasında vardı ama böyle bir şey açmadı. Yani belki cezaevinde o biraz yalnız kaldı dediğim dönemde, biraz işte bir kısım arkadaşa karşı bir soğudu dediğim dönemde aklına geldi böyle şeyler, bilemiyorum yani ayrı örgütlenme. Türklerin belki duyarsızlığı diye bir şey yakaladı, oradan yola çıktı, bir halka yakaladı. Belki bunların etkisi oldu, belki olmadı. Ama o zamana kadar en azından benim bildiğim kadarıyla böyle bir yaklaşımı yoktu. Kanımca başkanda bir grup oluşturma düşüncesi cezaevinde gelişiyor. Yani Mahirlerin katledilmesi, Denizlerin idam edilmesi ve bu yönüyle Türkiye'deki devrimci hareketin başsız ve öndersiz bırakılması, grup oluşturma, bağımsız bir grup oluşturma fikrine ağırlık kazandırıyor. Ayrıca tabii düşünceleri de şekilleniyor, burada netlik kazanıyor. Özellikle Kürdistan'a ilişkin düşüncelerinde çok belirgin bir somutluk var. Kürdistan'ın sömürge olduğu düşüncesi ilkin başkan tarafından geliştirildi. Zaten cezaevinden çıkar çıkmaz 1972 yılındaki ilk konuşmasında da, benimle ilk konuşmasında da Kürdistan'ın sömürge bir ülke olduğunu söyledi. ...6-7 ay içeride kalmakla ben gereken dersi çıkardım. Orada Denizlerin idamını gördüğüm gibi, tabii daha önce Kızıldere'yi de görmüşüm. Benim bir de o zaman Kürt sorunu üzerinde biraz yoğunlaşmam vardı. THKPC'nin kendini fazla yeniden örgütleyemeyeceğini gördükten sonra 72'nin sonu ve 73'ün başlangıcında bir Kürt aydınlar grubunun Kürdistan statüsüne değerli bir çıkışın oldukça sonuç alıcı olacağını düşündüm. Ez fikirîm ku di dawiya sala heftê û dudu û destpêka heftê û siyan de bi derketina komek rewşenbîrên Kurd ku pişta xwe dabin statûya Kurdistanê em ê zêdetir encamê bi dest bixin. û li gorî min wê demê ev yek ji gavên herî girîng û xweser bû. Tevî dijwariya xwe me di destpêka heftê û siyan de biryara kombûnê dabû. û em wê buharê lê xebitin ku bêyî nav lê bikin komeke biçûk saz bikin. Kurmaya çalıştım. Sanıyorum çok büyük olasılıkla Nisan ayında başkanın gerçekleştirdiği bir toplantı var. İhtimaleke mezin meha Nisanê bû. Di sala heftê û siyan de ji aliyê Serok ve civînê qatilar xistin. Ev civîn li derveyî Enqereyê li bendava çubukê pêkat. Bi otobûsan em derketin derveyî bajêr. Ev li bendava çubukê li bin darekê rûniştin. Serok bi baldariyeke mezin çavdariya derdorê jî dikir. Serok fikrên xwe yên ku berê yeko ji hevalan re gotibû vê carê jî ji komêra diyar kirin. Wî fikrê xwe hê sîstematîk û naveroka wê hê berfiratir anî ziman. Wê demê wî bi awayekî giştî ev tişt gotibû.
ام کومکن جنها وشون و امیوک کومکه تبگرن چه کسی که دناوا کومیده جیدگره خودی برپرسیاری اکه خوزاییه هر حوالی دناوا کومیده وی هول بده جو کومیر اندام نو پیده بکه او پروپاگاندایی بکه او مروفین جدل و درست تبلی کومی بکه او خواه پرورده بکه پیش به و بکملینه kendisini geliştirecek, yetkinleştirecek. Herçiqas nefermî be jî di sazkirina komê de civîna bendava çubûkê bû qonaxeke nû. Ji kesên beşdarbûyî û ji naveroka guftûgoyan zêdetir, bi biryarbûna sazkirina komekê bûya herî girîng. Ben 6 kişi hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi Hilvanlı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir öğrenci, Mustafa Aksakal. شش کس تبیرامن یک جوان خواندکار فاکولته زانیگاه سیاسی مصطفی اکساکال بو یک جه به اصل خواهج درسم خلیل اصلان بو لیاول العزیرو دنشت او جه فاکولته زانین سیاسی بو یک جه جوارتوی اسماعیل بنگör بو او جه خواندکار فاکولته زانین سیاسی بو جغینی من دیسا یک جه درسم بو Musa Erdoğan yani tevi serok em tevahi şeş kes bun. Böyle 5 kişi oluyor. Başkanla birlikte toplam 6 kişi. Grup önderlik etrafında 73 baharından itibaren oluşuyor ama mesela o ilk çekirdekten Fuat arkadaş var, başka şeyler. Kom de bahara hafte usiyan de destpekir. Lejwe destpeki mesela teni havale Fuat'ye. Evindin neman. Ve tesiyeke zede le tevgera juana nekir. دشونا وی ده تشتی بمانتر هوالتیا سروک اب حوال حقی و حوال کمال ربو وی دمه هی کمبونا جدا نقومی بون امش بوی دکارم بیجن کود وی اتمسفرا دوزده آداری ده کومک حوالان پیک هات بو کوان جدل بخواستا شورشگری هیم ببن و ریچا شورشگرین کشتی ده بمشن او دناف خود ده گفتگو و پرورده دکرن او حول ددن بردوامیات تفگیر پیک بینن او کم هات حتی آوا کرنی Örneğin biz katıldık, Cuma arkadaşlar katıldı. Grup 5'i pır buçuk bir xabatê grubê çêbî piştî ve alaqata grubê ve havalara çêbî havalê mazlum û xayrîwan ra ve ilişkiyana irtibatana di nav şer da çêbîn piştî dazdê adare li Ankara li üniversite li dijî faşta karê tanzîm pêş diket şer bi pêş diket di wî karî da ve havala hatin naskirin. Hayri arkadaş Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Mazlum arkadaş aynı üniversitenin. Hevali xeyri li fakülteya tıbbi ya Hacettepe'yi dokand. Hevali mazlum jî li heman zanîngehê di beşa aboriye de bû. Şahin dönmez hebû. Ew jî tevî hevalê mazlum di beşa aboriye de bû. Daha fazla büyüdü. Li zanîngeha Hacettepe'yê derdora me hê firehtir bû. Di beşa ziman û dîrokê de jî heman pêvajo hebû. Ji xwe hevalê Kemal Pîr li wir bû. Di beşa zanînên siyasî de ciwan hebûn. Hevalê Karasu hebû. Devreyek piştî me kete fakülteya zanînên siyasî. Karasu arkadaş bizden bir devre sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. İşte bu süreçte arkadaşlar başkana benim kendi düşünceleri doğru bulduğumu iletmişler. Gerçekten arkadaşların attıkları düşünceleri doğru. Divê pêvajoyê de hevalan ji serok re gotiye ku ez fikrên wan rast dibînim. Bi rastî jî min tiştên dihatin gotin rast didîtin. Wê demê serok gotiye wî bînin em bipeyvin. Çi dibe bila bibe em wî qezenc bikin. Îcar heval hatin ji min re gotin heval dixwaze te bibîne. Me hevdîtinek eyar kir ji bo piştî de û 15 rojan. Lê ez neçûm. Me dîsa hevdîtinek eyar kir. Ez dîsa neçûm. Min bi vî rengî heval du mehbirin û anîn. Min careke din xwest hevdîtineke eyar bikim. Îcar hevalan qebûl nekir. Yekî got
ام نها هرن اگر تشت نراست به کیماسی هبه تلور ببیجی نخوا اف تشت ویلور خلاص ببه من خافینه kabul etmezsin, bu sorun biter dediler. Bizi oyalama. Ve arkadaşlar benim gitmek istemem herhalde. تبیکم من ندخواست هرم لی هوالان گوت امی هرن و گازی تقسیقی کرن. به مجبوری ام سوار بون. از بدلی خود شوم. سروک به من را 5 دقیقه آخوی. زیده خبر ندا. جمن را گوت تو شورش کری. هات گوتون که تو فکرین من راست بینی. روشا گلی کرد لحولیه. بر پرسیاری دیکه سرملیتجی. تی تولی وی کاری بی آننا. تیوی به پرسیاری بگی سرخواه آننا. Tabii Serok bu hoş ani bu zaman ki tişteki ez bejim nema bu. Tabii başkan 5 dakika ama özlü biçimde çok güzel ifade etti tabii. Yani bana yok diyecek hiçbir şey bırakmadı. Artık haftaya çara am grubuk gün. Ne tek mekha grubuk didit. Çapê Türk jî am grubuk diditin. Dema Türkiye ji pêvajoya duwazdê adarê derdikeve, koma li dora Öcalan jî ku wê demê li Enqereyê xwendekarê Fakûlteya Zanînên Siyasî bi vî rengî her diçe şiklê xwe digire. Kulmek ciwan ji zanîngehan heta mal û wargehên xwendekaran kengî û li Kûderê firsendê bibînin, hewl didin dîtinên xwe belav bikin û mirovên nû ber bi xwe ve bikişînin. Ciyek me taybet nevi, melki dere ciyek bit tane, fırsatık bit tane, lüy dere hem top hev dibin. Yani bu fırsatık didit, bu imkanık didit. Lüy eme çava istifade bikin, eme çava netice var girin, hem sebeş sekinin. Va mal bi, va dernek bi, park bi, kilerdir va bi. Başkan zaten cezaevinden çıkar çıkmaz Haki ve Kemal arkadaşlarla birlikte kaldı, aynı yerde kaldı. Dema Serok ji girtîgehê derket çû bi hevalê Hakî û Kemal wan re di heman malê dema. Lêbelê endamên din ên komê li malan an jî li wargehan diman. Rojekê Serok gazî min kir û got, ê di pêwîst e em li heman malê bimînin. Hevalekî din heye, ez ê tebûyî bidim nas kirin. Em her sê em ê li wê malê bimînin. Min jê qebûl kir, min hevalê cuma bi vî rengî nas kir. Serok ew xanî dîtibû, mala me li yukarı ayrancı bû. Evimiz yukarı ayrancıdaydı. Xaniyekî bin apartman evi, bodrum bû. Xaniyekî erzan bû. Bu eme girti bû. Zaten imkanê me zêde nebin. Vaxtek baran dibarî, hemî baran tiji xanîn dibû. Hemî kitab mitabê me jî xirab dibin. Bu kav diketê. Fakat imkanê me wekî dikê jî nebikem xaniyekî dike bigirin. İmkanê me maddî nebin ke mer sobe vêxin. Pir kem bû. Zivistanik mesela me hemama dikan bêjim bê sobe me derbas kir. Yekçane hatta xanê me jî nebû. Me war idare dikir. Resmi olmasa bile bu kendiliğinden gerçekten belli bir düzen ve bir disiplin vardı. Ne bawekî fermî lêbelê xwe bi xwe bi rastî jî rê û rêzanek dîsîplînek hebû. Bi giştî me pêdiviyên xwe ji bütçeya xwe tedarîk dikir. Ji malbata me jî wisa zêde pere nedat. Serok burs digirt, min û hevalê cuma jî me kredî digirt. Devletê 305 lira didame, lê 15 lira jî jê xwe dikir. Yani 335 lira dike destê me. Me bi wî perî kiriya xaniyê xwe û pêdiviyên din ên malê pêkdanîn. 335 lira geçiyordu. Biz o 335 liraları biriktiriyorduk. İşte bunlar ev kiralarına, bizim diğer ihtiyaçlarımızı karşılayan parayı oluşturuyordu. O zaman işte 2 ev tutuldu. Haki arkadaş bir ev tuttu. Wê demê du mal hatin kirêkirin. Hevalê Hakî malek kir. Serok jî malek edin. Têkiliya wan her du malan bi hev re hebû. Serok gelek caran dihat mala me.
Pişre em jî çûn wê malê. Lêberê ew mala li aliyê Ayrancî yê zêdetir jî ji nû ve sazkirina komê îfade dikir. Me sala duyemîn mal bar kir bir Anıttepe'ye. İkinci yıl. Mazlum arkadaşı işte ben Anıttepe'deki evdeyken tanıdım. Kendisi diyordu, Haki arkadaşla konuşup katıldığını söylüyordu. 4 saat konuştuk diyordu. 4 saat konuştu. Dinledim hiç ses çıkartmadan. Ondan sonra ben aradığımı buldum. Hepsine katılıyorum dedim. Katıldım diyordu. Kalite û taybetiyên koman û ku gav bi gav pêk dihat hê di qonaxa pêşînde ji komên siyasî yên wê demê pir cudatir bû. Dar rojak ve hareketa ha tanzim kir li ser esas ki serbuxa ha tanzim kir. Sosyalizm vak tanzim dike fem nekir. Vak tanzim dike jî nêzî meseleyi sosyalizme nebi. Sosyalizm has li sosyalizme fem bike. Ne var li Sovyet, li Çin, li Arnavutluk. Avna inkar nekir. Fakat tücaracı nego sosyalizm var. Bu aydınlıkçıların zaten Merteza emperyalizma Sovyetê ya rêxistina aydınlıkçıyan red kir. Em neketin navpevçûna alîgiriya Sovyet û Çînê. Me bêhtir digot ka rastiya wê çi ye? Aliyê wê yê şoreşgeriyê çi ye? Em di ser van disekînin. Wan bêhtir hêviya xwe bi dervegirê didan û me jî digot ka ev dozdê adarê çi ye? Divê mirov çi derşê derxe? Me bêhtir digot dewlet çi ye? Li Tirkiye dewlet bi çi awayiye? Esasê Kemalizm û artêşê çi ye? De esasê xwe de şoreşgerî çi ye? Şoreşek wê bi çi awayî ava bibe? Em wisa nêzik dibûn. Mesela ji bo pirsgirêka neteweyî digotin, belê pirsgirêkeke Kurd heye. Lê ev pirsgirêkeke piştî şoreşê ye. Me ev yek wekî nêzîkahiyeke derbekir nirxand. Piştî ku şoreş çêbe, pirsgirêk wê bi serê xwe çareser nebe. Eger ev pirsgirêk neyê çareser kirin, wê çawa şoreş çêbe, û kî vê şoreşê pêk bîne? diye bir şey olmaz. Bu sorun çözümü gelişmezse devrim nasıl olacak? Kim yapacak bu devrimi? Yani emli neteviyette ne geçtin sosyalizme? Beşi me sosyalizm femkir. Pişra bu vasıtı sosyalizme me neteviyette femkir. Yani valat dedik ki belki neteviyette van haya lve dikavrin lekonlik ki cevabel sosyalizme de binin var sosyalizme bu hassas vardı girin. Emen ne var bi? Çünkü Kürdistan asimilasyon per hor çevibi. Yani gemma bi ki benavi Kürdistan diştik nemiye. Dürketini per mezin çevibi. Yani ekle az Kürdümci Kürdütiye ha nizanedi. Kürdütiye ki çavajyandık. Kürt hareketleri içinde ilk defa emekçi Di nav tevgerên Kurd de cara pêşîn tevgera ku pişta xwe da Çîna ketkaran tevgera me bû. Lîder û pêşengên hemû rêxistinên Kurd an jî ji sedî not zarokên axayan bû. Yani ew tevgerên serdestan bûn. Tevgerên mirovên raserî tebeqeya navîn bûn. Taybetiya bingehîn a koma me ew bû ku hemû endamên koma me zarokên ketkaran bûn, hemû feqîr bûn. Emekçi çocuklar olmaz. Hepsi yoksuldu. Yani tücara var, insani zayıf, insani de şarda cinadı girdi. Var natı grubu. Herkes kişi grup belki tehlikeli didit. Yani gotun işte grubu var derket diye. Dibeci işte Kürdistan haya. Çi Kürdistan jinina vana dinin vana çebikin ancak dikanın xab şavutin vakti ki tişteki bikin nina bu eci var kes zeda nezikme nadı bir insanı ki küçük işte ciddi girt ki bavar dikir var ciddi girt yani bxadahat ilişki alakat çedikir tam mecdi xaz insanı var ki dışarıda peşta ek var mektebe da dersi xada peşta
mecd xwastan wan qazanç bikin me wan re alakat çedikir kera me alakat çedikir jî yani ew me qazanç dikir ekme kazanç nekirinine bir okul öğrenci grubu denebilir de fakat liderliği olan ji bo koma me dikare koma xwendekaran bêgotin lê belê komeke xwedî lîderek bû ne komeke wisa bû ku xwendekaran di navxwe de guftûgû kirin û hatibûne bahev komeke bû ku bi destê serokatî bi fikir û li bateke xwe ser sazkirî bû ji ber vê jî koma me taybetiyên serokatî taybetiyên kesayetiya wî girtin li hemberî taybetiyên ku pêre diketin dijberiyê têkoşîn dihate kirin yên ku tevlî serokatiyê nedibûn jê vediqetiyan koptular. Yani me vekte var heman navik li xwe nedikir yani wekî hareketê dike me xwe tenzîm nekir yani vê hareketa wexta ku nû derket xwe tenzîm kir li hareketê dike cudatir xwe tenzîm kir mesela hareketê dike hema dest bi dernekî dikir ya işte qazetek derdixist bi wî şeklî dest bi xewetê dikirin dorberê wan xwe tenzîm dikirin vê hareketa wer derneket wer dest pê nekir ew rast jî nedît. Şimdi bir gruptur, resmiyeti yok. Komeke ku fermiyet û profesyoneliya wê tune be amatör e. Me her der bikardanî. Herî zêde jî mal datin bikaranîn. Malên me bûn jêl darxistina civînan. Zenginleşen yerler evler oldu. Oralar daha çok mesela bir toplantı yapılacaksa bir konu tartışılacaksa onların yapıldığı yer oldu. Gruba her yeni üye katıldığında dema yekî nû tevlî komê dibû em dihatin bahev û mecivîna hevnaskirinê pêkdanî ji xeynî vê bihêzên din re jî mecivîn pêkdanîn di hin civînên me de pirsgirêka Kurd dibû guftûgoya me ya herî bingehîn tabî tezeke serok hebû digot Kurdistan mîtîngih e ev di serê xwe tiştekî nipûnû ye pir bandorekê dike pir zû bi pêş dikeve Di buhara sala 1974 de Hereketa Ciwanan bi lez xwe da hev û adgût yanî Komeleya Perwerdeya Bilinda Demokratîk ya Enqereyê hat davakirin. Ev komele hem ji bo pêşveçûna siyasî ya koma li dora Öcalan hem jî ji bo şikandina zordestiya 12 adarê ya biriya Hereketa Ciwanên Şorijger bû gava herî girîn. Adyot'un kurulduğu sırada biz hala cezaevindeydik. Dema Komeleya Perwerdeya Bilinda Demokratîka Enqereyê yanî Adyot hat avakirin em li girtîgehê bûn. Lê belê rê li ber Hereketa Ciwanan nekarî bêgirtin. Belkî hinek rê li ber hat girtin lê ev zêde najot. Hereketa Ciwanan dewam kir. Avakarên DİSİPê ango Partiya Karkerên Sosyalîstên Tirkiyeyê Komeleya Adyot'ê avakir. Kesên di eniyê de cih digir di nav vê komeleyê de jî cih girt. Bi zêdebûna kesên ji eniyê komele bû warê milîtanan û ev jî bû sedem ku bayekî şoreşger ji nû ve li Enqereyê rabe. Piştî demeke Kurd jî civîna gelemperî çêbû. Adyot'ta şu çelişki ortaya çıktı. Taşko, cephe, TİKKO sempatizanları, diğerleri bir araya gelip yani bu yönetim, bu dernek yönetimine karşı muhalefet etmeye başladılar ve bütün Ankara'daki okul temsilcilerinin katıldığı... Li Komela Adyodê ev nakokî derket holê. Sempatizanên rêxistina Tîko yên Êliyê û yên din tev kombûn û wan li hemberî rêveberiya Komeleyê dest bi muxalefetê kir. Rêveberî ji heft kesan pêk dihat. Di civînê de biryar hat dayin ku bila ji 11 kesan pêk were. Di nav 11 kesan da Taner Akçam, Nasuh Mitap û Abdullah Öcalan jî hebûn. û bi wî awayî li Komeleya Adyodê dewrekî nû dest pê kir. Ve Adyot'ta da yeni bir dönem
başlamış oldu. Her fakülte bünyesinde kurulan derneklerden oluşan temsilcilerin bir araya gelmesi. Ji komeleyên her fakülteyê nû ner hatin cemhev û xebatên ji nû ve sazkirina komeleya Adyodê hatin lidarxistin. Rêveberiya fermî ya komeleyê jî ji bo vê yekê hat qanîkirin. Hedef ew bû ku komeleya Adyodê nebe komeleya frekansiyonekê, bila ev komele bibe warê hemû hareketên ciwanan û bila her kesî temsîl bike. Piştî qanîkirina rêveberiya komeleya Adyodê civînên berfire hatin çekirin. Her toplantıda Abdullah Öcalan mutlaka ayrıca söz alıp kendi görüşlerini dile getirirdi. Tam başta işin ciddiyeti tam anlaşıldı. De her civînê de Abdullah Öcalan mutlak heqê gotinê distan û dîtinê xwe danîn ziman. Pêşî ciddiyeta rewşê beş nehat fehm kirin. Lê her kuçû bêhtir derket holê ku Öcalan tiştên cuda diparêze. Tabî dawiyê em hîn dibin ku komek li dora Abdullah Öcalan heye. Mesela Kemal Pîr, Ali Haydar Qaytan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu û gelek mirovên din ên li zanîngeha Enqerê li dora Öcalan dahatin cemhev. Bir nevi daha sonraki devrimci mücadelenin çekirdeğinin bu dönemde oluştuğunu görüyoruz. İşte vaqte bi navî grubê me serok apû hevalê hekî qarar dibe yönetime de cigir. Serokatiya ve yönetime jî serok apû kir Adyod. Piştî işte ew yönetime fere çêbû serok apû wî serokê wî dernekî hareketê civanan hat tanzim kirin hemî mekteba li gelek mekteba bi wastê devlet faşista hakimiyetê xwe çekiribû ew hakimiyetan hatin şikestin gelek mekteb dibin hakimiyetê faşista da hat derxistin ketin bin hakimiyetê şoreşkera hareketa demokratik ya şoreşker a civana li her mektebike li her üniversiteke xwe tanzim kir per xort bû, per pêş da çû, tesira vel tevayî Türkiye çêbû. O zaman biz birbirimizle tanışmıştık böyle biraz. Yani tutum, davranış... Wê demê mehev nas kiribû. Jaliyê hal û hereket û ji dilbûnê ve nêzîkayek hevgirtinek hebû. De xebatên komele Adyodê de zêdetir bû ev. Bi nûkirina rêveberiya komeleyê hereketa ciwanan mezintir bû. Mesela di rojekê de bi 10,000 danezan li her derê Enqerê hatin belav kirin. Bir günde on binlerce bildiri dağıtma eylemi oldu. Piştî derketina min bi çend mehan ez neşaşbim imtîhanên zanîngehê hebûm. Ez wê demê ji dibistanê hatibûm avêtin. Îcar ji ber efiya wê demê ji bo ku qeydiya xwe çêkim ez hatibûm Enqerê. Em çûn komeleyê hat gotin ku belavok wê bên belav kirin. Bi tesadufî tevî ekîba ku wê belavok belav bikirana bi apora em çûn taxa Beşevler. Şimdi biz oraya gittik ki en az 5.000 kişi gelmiş. Duyan gelmiş yani kadar devrim kendisine devrimci kılan. Em çûn wir û medît herî hindik 5,000 kes hatine. Ji ber ku MHP wek warê xwe dît ew der. Îcar faşîstan her der girtibû. Faşîstên MHP. Derdor tijî polîs bû. Me got tiş nabê em belavokên xwe belav bikin. Me belavokên xwe belav kir ku wan bi carekî bi dar û kevran dest bi êrişê kir. Em 5 metre 100 metre reviyan ji bo ku em xwe ji kevran biparêzin. Me jî 3-4 sala tu çalekî pêk neaniye. Em tev vir de reviyan. Tê bîra min di wê navberê de Abdullah Öcalan wek endamê heyeta rêveberiya ya komeleya Adyodê derket holê û qîriya. Em bi ku de direvin. Ma em ê ji van faşîstan bitirsin. Bimeşin. Piştî wê herkes li ciyê xwe ma û me xwe da hev. Em hinek hatin bi ser xwe ve. Vê carê jî li pêş Abdullah Öcalan û me dest bi êrişî wan kir. Abdullah Öcalan'ın ortaya çıktığını hatırlıyorum ve nereye kaçıyoruz, bu faşistlerden mi korkacağız, yürüyün diye bir bağırdığını hatırlıyorum. Onun üzerine herkes olduğu yerde kaldı. Duê navberê de ew jî li gel hevalên me bû. Hevalên ku ji bo parastina me hatibûn wezîfedar kirin. û heta ew beziyan hatin. Serê me jî şîkiya helbet hesinek hat tam li vir ketiye. Werhasil apo ez ji wir birim. Komeleya Perwerdeya Bilinda Demokratîk a Enqereyê yanî Adyod di demeke Kurd de pir çalak dibe û balê dikişîne ser xwe.
لالiyekî ciwan li dora komeleya Adyodê kom dibin, laliyê din jî zordestiya dewletê zêdetir dibe. Ji ber dagirkirina Qibrîsê rêveberiya awarte tê îlan kirin û ev yek dibe firsendek ji bo ku dewlet berê xwe bide komeleya Adyodê. Li dû fersendekê bûn, di fakülteya ziman û dîrokê de bi faşîstan re şerek çêbû. Ji fakülteyên din jî xwendekar tevlî vişerî bûn. Bi müdaxeleya polîsan, xwendekar bi paş ve vekişiyan û li komeleya Adyodê kom bûn. Polîsan girt ser komeleyê. Polîsan korîdor çêkiribûn, wan em ji wan korîdoran derbas dikirin. Li otobûsan swar dikirin û wan em dibirin Müdüriyeta Emniyetê ya Enqerê. Li pêşiya min hevalê Kemal Pîr hebû. Di keriyekê de ku polîsan tam li aliyekî dinhirt, ew jî ji dinavbera du polîsan filîtî û derbasî peyarê bû û meşiya û çû. Polîsan nekarî wî feq bikin, hevalê Kemal xelas bûbû. Lê em yên din em 162 kes hatin girtin. Em birin emniyetê, gelek ji me hatin tewqîfkirin. Em şandin girtîgeha leşkerî ya Mamakê. Cezaevinde de bir hafta kaldık. Önderlikle birlikte kaldık. Em bi hev reketin girtîgehê. Wê demê ez tevlî serokatiyê heftiyek li girtîgehê mam. Em hêdî hêdî dibûn komek. Serokatî we komek dihat tarîf kirin. Dihat gotin ku apocî ne. Digotin apo komekî birêxistin dike. APO grup örgütlüyor deniyordu. Koma apocî li aliyekî hêdî hêdî nasnameya xwe pêk danî, li aliyê din jî biriya komeleya Adyodê mora xwe li hereketa ciwanên wê demê dixist. Ji bo apociyan girtina komeleya Adyodê, ku jaliyê hereket û pêşveçûnê ve zemîna herî bingehîna komê bû, hat maneya bidawîbûna dewrekê. Ev jî bû sedem ku apocî berê xwe bidin aliyên din. Adyod faaliyeti süresince çalışmalarımız ağırlıklı. Tabii hem genel öğrenci hareketine katılma. Di devra komeleya Adyodê de xebatên me bi giranî ev bûn. Me digot em hem tevlî hereketa giştî ya xwendekaran bibin, hem jî wek komeke cuda koma xwe mezintir û firehtir bikin. Me xwe ji hereketa şoreşger a Tirkiyeyê berpirs didît. Lê di heman demê de me xwe ji gelê xwe jî berpirs didît. Ama aynı zamanda kendi halkına karşı da sorumlu görme ve bunu daha derinliğine hissetme yaklaşımı da söz konusu. Piştik Adyod hatı girtin, dersi ve da Adyod hatı vekirin. Vaktak Adyod hatı vekirin, dinav hareket çepi Türkiye'de hinek peskireka ders bekiribi. Av yekitiya nema bi. Dev yol daha Adyod'da hakimiyete xwe çekir. Naxwast bêdîke ve pêk ve yekitiye biparêzî meşînê. Tek belkî ne sucê dev yol bî, êdîke jî hinek nêzik binê xwe şaş hebin. Fakat esas da dev yol naxwast êdîke jî wê de cî bigirin, pêk ve yekitiye biparêzî meşînin. Dixwast tamamî bixwe hakim bi. Bu ve jî ne me cîgirt, ne tanzimê dike tê de cîgirtin. Adyod tamamî bir tanzima dev yol. Dev yolcular Adyod'da böyle bir grup egemenliği kurunca artık onun için... Dema rêxistina dev yolê hikmê xwe danî ser komeleya Adyodê, yani komeleya perwerdeya bilinta Enqerê, êdî gerek nedikir em tevlî xebatên wan bibin. Em bi temamî ji dûr ketin, lêbelê ji bo xebata wê wekî xebata komeleya Adyodê bû. Ji xwe ji aliyê fermî û filî ve tû berpirsyariya komê tune bû. Lêşûna rêxistinekirina ciwanên Enqerê wek hereketeke ciwanan pêşvebirina komê, lêşûna xebata li komeleyê, xebata li malan, kar û xebata xwe ber bi Kurdistanê vebirin. Ji bo pêşveçûnê baştî û realîsttır bû ev. Daha geliştirici ve gerçekçi oldu. Yek ciwan kesên ku di pêvajoya komeleya Adyodê de komê nas dike, keçeke ciwan xwendekara dibistana bilinda Çapemeniyê bi navê Kot Fatma yanî Kesîre Yıldırım e. Ev kes di 10 salên pêşînên hereketê de wê her di rojevê de bimîne. Fatma vaktak me de Adyod'da
kar dikir. Li vê em nas kirin. Berê di çepê Tirkara bî. Vakta ki daha diyot da serukatî hevalê Hakîqerer di yönetima wê da cikirt ki grup hat nas kirin. Vekte Fatma nêzîkî me bî, xwast tevlî me bibe. Tabii vekte me qebil nekir kem Fatma têxin navxwe. Sebeba ve ayla ve aylekî dihat naskirî bî. Di hareketê Dêrsim'da, di rapernê Dêrsim'da aile ve cigirtî bî. Rolekî pir xirab lîstî bî li gel devlet, li dijî gelê Kurd. Bu ve dihat naskirin. Qîza ve aile bî. Em ji hareketeke daha nû bîn me nû dest pê kiribî. Di pêngavek wer da insanek wer tevlî me bibe me rast nadît. Me digot zata kes me qebil nakir, zor zahmetî me gelikin. Serokatî tabii wer nêzik nadibî. Serokatî digot eger li Kurdistan em dixwazin serkeftinê çêbikin, lazim e em vê sınıfa betesir bikin. Düşünsel olarak etkileme gücü vardı en azından. O düzeye getirilmişti. Di komê de ji aliyê ramanî ve xwedî tesîrek bû. Mirov dikare bêje ku ew ji bo komê hatû beralik kirin. Di heftê û heştan de bi deryolciyan re hevdîtinek çêbû. Ez li wir bûm. Li wê derê Fatma li dawiya hevdîtinê de tiştekî balkêş got wan re. Biken wiha got. Gelo deryolciyan fêm kir çi ye? û nafêm kirin ku li dûkî gel heye. Bi hin deryolciyan re berê têkiliyên wê hebûne. Pêşengên deryolê jê re wiha gotine. Ku lazim be em bi Kurdan re têkilî deynin, em ê bi koteyan re deynin. Li dûwê hêzek heye. Ma apocî bi tena serê xwe kî ye? Em ê çi têkilî bu were deynin. Hê ji wê demê ve wê ev tişt di hişê xwe de girtibû. Ya wê îfade kir ku serokatî hêzeke lêbelê di encamê de wê ji xwe hinek kir ku xwedî rol e. û bi texmîna min bi wî awayî berê xwedan hêzekê. Apo da kim yalnız başına? Onunla ne ilişkisi kuracağız? Onu aklında tutmuştu ta o zamandan. Yani önderliğin, örgütün bir güç olduğunu ifade etmiş oldu da biraz kendisinin de rolü çıktı. Yani kendisi de bir güce yönlendirilmiş. O görüldü yani. Ben onu çıkartıyorum şimdi. Politikanın içinde olan bir bayan, etkin olan bir bayan. Bir de biraz daha farklı bir kişilik tabii. Yani aslında en azından ilk gözleminizle onun diğerlerinden farkını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Konuşmasanız bile yani. Kendisiyle ilişkiye geçmeseniz bile ilk gözleminiz onun farklı olduğunu size... Jineke çalake û di nava polîtikayê de cî digre û kesayetiyeke cuda ye. Bi carekê mirov fehm dike ku yeke pir cuda ye û ji kesên dine. Jineke xuyayî bi rabûn û rûniştina xwe gihîştî, di têkiliyên xwe de hilbijêr û weke şexsiyeteke nesivik dixuya. Wê demê taybetiyeke bingehîn a koma me heye. Em berê xwe didin vê kesa ku barê dikişîne. Ne bi rasthatî têkiliyan datînin. Dema hûn vê qezenj bikin, hûn derdora wî jî qezenj dikin. Ji wê alî ve ne mümkün e ku Fatma bala komê nekişîne ser xwe. Ew bi carekê re barê dikişîne û münaqeşe dest pê dikin. Tevlîbûna wê ya nav komê ji ber meyla wê ya Çîna civakî ye. Serdest her tim Kurdistanê wek malê xwe dibînin. Yani eger Kurdistan çêbe wê ya wan be, ku çê nebe jî çê nabe. Esas bi Fatmayê re jî ev reflekse ye. Egemenler hep Kürdistan'ı kendilerinin malı sayarlar. Yani Kürdistan olursa onlar olur, olmazsa olmaz. Fatma'daki refleks de bu. Li van salên destpêkê ku apocî li Enqereyê we komekê derdikevin ser sehneya siyasî, berovacî pêvajoyên salên bên hê bi derdorên rêxistinên din re pirsgirêkeke wan a cidî tune. Alaqatê me wextê de hemiya re baş bin.
Çünkü hem serkati adiyot idare dikir, serki ve tanzim ebi, hem jî hem mekteba, hem üniversite, dışarıda da havale mel 5000 dışarıda ciddi girtin. Bu jî grubu me tesiri ki baş ser hareket edikçe çedikir, hem ya nas dikir, hem ya jî hürmeti gruba dikir. Vaqte hinek Kürt habin, çün dedekade vekirin. Tabi xastın emji duydaci bikirin. Seruka pav kabil nekir. Çünkü veya harekatta civana parça dikir, zayıf tıkıst. Dve merhale da av ne rast bi. Yekşi dedekade da vaqte kavmiyet tabi, sosyalizm ne bi. Bu veji rast nedit. Ama iyi şey yaptıklarında da yanında olduk. Dêdema wan karekî baş dikir em li cem wan bûn. Mesela piştî heftê û pêncan dema rejima Iraqê li başûr qetiyamek kir, li ber dedekedê xwepêşandanek çêbû. Me tê de cih kir. Yek û ala Iraqê şewtan Kemal Pîrbixwe bû. Ne kesekî din bû. Hiç başkası filan da değil. کۆما ئاپۆجی کو ji buhara 1973 de gav bi gav xwesaz dike heta sala 1975 êdî berhevkirina kadroyên xwe yên bingehîn jî temam dike. Koma Apojî vê carê jî li şûna Komeleya Adyodê li taxeke Enqereyê zemîneke xwebrêxistinê dibîne. Pêşengê vê jî Kemal Pîrbixwe ye. Şimdi Tuzluçayır'da tabii ilk ilişkilenme Kemal oluyor. Kemal bir dönem ara Tuzluçayır'da kalıyor. O dönemde Tuzluçayır'da bazı gençleriyle ilgileniyor ve etkiliyor. Cara peşin Kemal bi taxa Tuzluçayır'a dikeve tekliyê. Kemal demek li Tuzluçayır'ı dimine. Ew bandorê li hin ciwanan dike. Tekliya pêşîn bi vê rengî dest pê dike. Tabii di destpêkê de nevek apojiyek tekliyan datîne. Piştî ku kom derket holê, İcar Kemal berê wan tekliyên xwe da aliyê komê ve. Piştî sala heftê û pêncan jî êdî tekliyên me pêşketin û êdî li wê derê komeke sempatîzanan pêk hatibû. Orada belirli bir grup arkadaş oluşmuştu. Sempatizan ve arkadaş grubu oluşmuştu. Mahalle Ankara'nın Taxeke kêleka Enqerê taxeke feqî û xîzan bû. Ji herêmên cûrbecûrên Kurdistanê jî însan li vir hebûn. Li wir hinek Elewîtî hebû. Kesên ji wê taxê ketkar û hinek jî ji çepkiriyê re vekirî bûn. Awayekî wan ê xweser hebû. Havalê Rıza dikare bahsa Tuzluçayırê bike. Şefê wê derê wiyanî. Şirket digotin ji xwe. 70'lerle birlikte gençlik hareketinin giderek Bi salên hefteyî piştî ku hereketa ciwanan di nav xwe de beş bûn, tevgerên cuda cuda çêbûn û bi çalakiyên xwe zêdetir derketin pêş. Sempatiya wê taxê jî ji bo şoreşgeriyê çêbû. Piştî salên hefteyî pir bilez bûyer qewmîn. Mesela bûyerê Mahir Çayan, Taş Kapece, Tiko, Tako. Wan hewayeke baş derxist holê. Ji ber ku İbrahim Kaypakkaya jî li wê derê rûdinişt, Hüseyin İnan li taxa Tuzluçayırê rûdinişt. İbrahim Kaypakkaya orada oturuyordu. Hüseyin İnan Tuzluçayır'da oturuyordu. Di dema darbeya duwazdehê adarê de tank li taxê digeriyan. Bi cemseyan digeriyan. Girtin ser hin malan. Lêgerîn çêbûn. Piştî dardakirina deniz û şehadete Mahir wan, êdî fikarên siyasî xwe hêdî êdî birêxistin dikir. Ji ber ku wê demê ez dixebitim ez zêde nediçûm taxa Tuzluçayırê. Rojekê dema ez li qehwexaneyekê rûdiniştibûm, min dît hevalên min ê zaroketiyê hatin. Di destê wan de makbûz û pereberev dikirin. Wê demê hevalê min ê zaroketiyê bi navê Komeleya Tuzluçayırê komeleyek saz kiriye. Min nihêrt hemû hevalên min li wir in. Arkadaşlarım orada eskiden. O Tuzluçayır'da. Hepsi oradalar. Skanetum kapı seçim hazırlıkları vardı ya da seçim olmuş muydu tam bilemiyorum. Dema rêveberiya awarte rabû amadekariyên hilbijartinê hebûn. Ez ketibûm nav derdorekî, lê em ne di nav rêxistinek de bûn. Derdorê şoreşker bû. Me wê demê dixwast em komelekî ava bikin. Di nav endamên avakar da ez jî digirtim. Taybetiyekê wê komelê hebû.
komek hevali me yem pişt raketin nav tevgeri esas tekiliğin xoyên peşin divê komelê de danîbûn. Bir grup arkadaşın ilk ciddi ilişkisi aslında o dernek etrafında oldu. Bir grup arkadaşız mahallede, örgütsüzüz ama kendi içimizde örgütlüyüz. Dedik biz kendimize bir öğretmen bulalım. Bizi eğitecek bir adam ama o zaman da em komek hevalin taxi. Ve çaxê jî rêxistin derketine holê. Me got, em mirovekî wisa bibînin ku bila bêşîrove Marksîzmê ji me re rave bike. Ne ji bo tu rêxistinê. Em geriyan, bi navê Topal Welî yek hebû. Wî got ez yekî nas dikim. Navê wî Lewent bû. Lewent têrê nekir. Wî ji me re got, ez zêde bi kêr nehatim. Lê ez hevalekî nas dikim, ji aliyê îdeolojîk ve pir xurt e. Bila ew we perwerde bike. Roja yekşemê li saet 12 em ê li pişt dibistana seretayî ya Tuzlu Çayîrê hev bibînin. Koma me bi serê xwe ye. Em bi meraq li hêviya wan in. Me dît wa tên. Du kes hatin. Me Lewent nas kir, lê yê din nas nekir. Yekî simbêl pala bû. Bi awayekî wisa destê me girt û silavek da me ku em veciniqîn. Me ji xwe re got, kuru ev kî ye? Got merheba, lê merhebaya wî mirovan radike ser piyan. Me got, tiştê em lê digeriyan me dît. Tabi ev Kemal Pîr bû. Wî em şaş û me tel hiştin yanî. Piştre em çûn, pêre peyivîn û me li hev kir. Kemal Pir'i bu Ali Doğan Yıldırım onlar tanıştırdı bana. Arkadaşımız dedi. O da geldi arkadaş. Min Kemal Pîr birya Ali Doğan Yıldırım nas kir. Digot hevalê me ye. Min nizanibû ku beşa ziman û dîrokê da dixwîne. Ji ber ku ne diyar bû ku zanîngehê da dixwîne. Me li qehwexaneyekî hev nas kir. Ji me re gotin hûn di heman dibistanê da dixwînin. Ew ji min re got em ê hev bibînin. Em wisa ji hev qetiyan. Piştî wê em li dibistanê di şerên dijî faşîstan da me hev baştir nas kir. Görüşürüz dedi. Zaten ayrıldı. Daha sonra okulda kavgalarda falan. Faşistlere karşı kavgalarda biz birlikte olduğumuzda ben daha fazla tanımaya başladım. Zamanla yani kayıtsız koşulsuz her kuçu sempatiya me bê şert û merc ji bo Kemal Pîr çêbû. Lêbelê me hê xêza Kemal Pîr nizanibû. Wî hin tişt îmal kirin. Lê em tam fam nakin çi ye. Rojekê wî gazî me kir. Em çûn mala wî. Ji me re got, ez diçim, heta demekê ez ê neyim. Tiştê ez ji we dixwazim ku hûn xwe û nasnameya xwe nas bikin. Wê baş be. Piştî wan gotinan rabû çû. Me ji wan gotinên Kemal tiştek dernexist. Me şoreşgeriya xwe ya weke her carê doman. Wê demê li ser teoriya mîtîngeriyê tezek me tune bû. Lêbelê derbarê Kurdan da fikrek me hebûn. Li ser Kurdistanê jî piçek agahiyê me hebûn. Lê hevalek me hebû navê Ali Doğan Yıldırım ku piştre şehîd bû her roj digot Kurdistan û Kurdistan. Radibû rotiniş digot Kurdistan. Li qehwexanê, li komelê, li her tim bi navê Kurdistanê radibû rotiniş kar û barê wî Kurdistan bû. Şimdi benim burada Kürtçe kendimin yazmış olduğu bir türküyü söyleyeceğim. Rozemasına perskeme de haine de Rozemasına perskeme de zalime de Bir süre sonra tekrar Kemal Pîr ortaya çıktı. Tekrar bizimle ilişki kurdu. Bir iki gün gördüm. Sadece bize dedi ki ya ben dedi birilerine sizin adresini vereceğim, sizinle gelip görüşecekler dedi sadece. Gitti öyle. Piştî demekê Kemal Pîr carek edin derket holê. Carek edin bi me re têkilî danî. Tenê got, ez ê navnîşana we bidim hin kesan. Ew ê werin bu re têkilî deynin. Û çû, zêder taxê nesekinî. Hevalekî min hebû. Biraz yekî wî piçûk hebû. Hat got, yek hatiye mala me dixwaze we bîne. Dibêje Kemal Pîr ewşan diye. Em her du bi hev re çûn.
me hev dît tîpa wî û kincê wî ji me re pir balkêş hat. Li ser wî parkeyek û şalek hebû. Yekî bi simbêl bû. Simbêlê wî jî ecêb bû. Got Kemal Pîr ez şandim. Ew li cihekî li hêviya we ye. Ji ber ku wî navê hevalê Kemal Pîr gotibû me baweriya xwe pê anî. Lê dîsa jî me got gelo ev kî ye wîsayê. Tu nabêjî ew hevalê Hakî Karayer e. Me biryar da em herin. Lê wê demê sîlahekî min hebû. Min ew jî girt. Ji ber ku şer û pevçûn zêdetir bûbûn. û wî em birin anıt tepeyê. Em çûn daketin jêr zemîna xaniyekê. Lê bi min re tirsek jî heye. Ez ji xwe re dibêjim gelo em hatin ku derê. Min dît maleke pir qelebalix e. Gelek mirovên ku ez nas nakim hene. Dema min Kemal Pîr û Levent dît hinek rahat bû. Wê şevê ez li wê malê mam. İhtimal e destpêka sala heftê û şeşî bû. Bi vî rengî têkiliya me di nava rêxistinê de pir xurt bû. Korku vardı, acaba biz nereye gidiyoruz? Şimdi girdim, kalabalık bir ev. Şimdi ilk etapta bir baktım, epey kalabalık bir ev. Şöyle bir göz gezdirdim, tanımadığım birçok insan var. Fakat arada Kemal Pîr ile Levent'i gördüm. Tabii rahatladım ondan sonra. O gece o evde kaldım. Yani 76'nın başı oluyor muhtemelen. Artık ilişkilerimiz bilinçli ve daha örgütsel ve kopmayan bir ilişkiye dönüyor. Bi vî rengî ber bi dawiya sala 1975 herçiqas hejmara wê nezîde be jî bi wesif û taybetmendiyên xwe li Enqereyê kakilek çêdibe. Bu müthiş bir nitelik gelişmesi anlamına geliyor tabii. Yani ev ji aliyê kalîteyê ve têwateya pêşveçûneke şahane. Ango di komê de kakilek çêbû. Mirov dikare bibêje ku kakilek ji pola çêbû. Dema em gehiştin dawiya sala 75 êdî li Enqerê li dora vê kakila ji pola 25 sê kes kom bibûn. Ankara'da böyle 25-30 kişilik bir grubumuz var. Biryara Komel Enqere'da biryareke ideolojik e. Me bi komeke biçûk biryareke ideolojik da. Me li gorî vê biryarê got welatekî me heye. Em ê vegerin wir. Welatê me mêtinge he. Em ê ji bo xilaskirina wî bixebitin. Me qet li tenêbûna xwe, li zeîfî û qesbûna xwe nenehert û me ev biryara dîrokî da. Şimdi 1975'lere gelindiğinde artık şu ortaya çıktı. Birincisi, Ankara'da yeterli ölçüde öncü bir grup, öncü bir kadrolaşma Dema em gehiştin sala 75 tiştekî wiha derket olê. Li Enqereyê komeke pêşeng, kadroyên pêşeng hatibûn afrandin. Mümkün bû li her bajarê Kurdistanê jî aynî wekî ya li Enqereyê komek bata afrandin. Uygun kentler. Ji ber wê jî lazım bû koma Enqerê berê xwe bide Kurdistanê. Gereken artık bu gruplaşma pratiğinin Kürdistan'a taşınmasıydı. Dawiye heftê pênc me qarar wergirt kem tê kevin Kurdistan xaba tê bikin. Tabii ne hem bajarê Kurdistan, ne hem mintika, li hinek mintika. Mintikayekî nêzîkî Tirkiye, êkî nêzîkî hudiyê Tirkiye. Ew ciyana me bu xasa swargirtin, me nu dest pê dikir, ihtiyacê me kadro hebî. Kadro jî daha zêde li wan derna çêdibî. Çünkü li wan derna alî îçtimaî da pêşketin hebî, alî sosyal da, alî kültürel da. Kadro jî ancak li wan derna daha zûttir meriya dikanî bî çêbikê. Bu vê me li wê derê dest pê kir. Dest pêke Antap, Dêrsim, Cîwar me bu xasa swargirtin, Serhat, Kars ağır wan derna. Pişra Diyarbakır, Batman, mintiqê dîke jî me dest avitî, me xebat kir. Ew biçek bizanebûn bî, ew planlama serokatî bî, gav bi gav. Em tê kevin Kurdistan. Ülkeye ilk gidişler herhangi bir resmi karara bağlı olmaksızın oldu. Doğal olarak
ام پیشی نه به بریارن فرمی چون ولید دما دبستان دکتن تعطیلی هوال و دگریان جه خواه ولوان دران هن çalaki pekdanin komün peşin vısa çebun. Derdi bir faaliyet yürütüyorlardı. Aslında ilk gruplaşmalar biraz böyle oldu. Gönderdik mesela bana sordu. Mesela serokati jimil jipırsi. Gotuel Kurdistan şerbeki. Gotu şeril Kurdistan de tüye hebi. Pivan evbu. Her koçu evbu pivan. Tevlibuna mele serve binge çebu. Hani kavara daxil, daxas fikri havala fem biki. İşte vakta çüyneye bu Kurdistan. İşte eğer meri bitçi, meri çağa bitçi, kilikanı bitçi, meri kilerikanı kar biki, emci daha Ankara biminin vak hareket edike. Serva asasına serukati havalara daxil. Asas serukati kararlar davi. Yani ki hareket artık tekabü Kurdistan, xabat tekabü Kurdistan. Fakat naxwast yani veya vak kararık, vak talimatlık havalara beji dixwast fikri havala var kere. Yani acaba haval çıkabo ve hazırın çava dibinin dixwast befehme ki pişta ki dit hinek haval hazırın bu çüyne dixwazın kar bikin, xabatê bikin ha vexte serukatî wan ra eşkira xift ew mesela dikan bêjim işte mesela az havali Kemal Pirbin meraxift goyun dikanın biçin megu am hazırın biçin dikan bêjim ek li pêşî hatı Kurdistan xabat kiri yek az bim yek havali Kemal Pirbi havali Ali Haydar Qaytan bi havali Haki Qarar bi vana pêşam hatın pişra havali dike hatın Kurdistan karkır 75'in aralığının bir kısmıyla 76. Cara peşin davya sala hafte u 5 destpeka hafte u 6 ez çum Kurdistanê Dilawer Yıldırım hebu tevi wî ez çum Ceylan Pınarê ji Stenbolê Ceylan Pınarî hatbûn ew kanî wan ji kişandina fîlmekî de hatin serokatî ew nas dikir ji me re got hûnê jî karibin herin em du heval tevlî bûn me jî got temam em 5-6 kes bûn em wek komekî derketin ji Enqerê sermayeke ecêb hebû sermaya meha kanûnê em dirêya Rihayê wêran şehrê re çûn em dirê deman firtûna rabû axir em gîştin Ceylan Pınarê em mehek û nîv man li wir me li wir civîn çêkirin me fikrên xwe danîn zimên tavî fikrên neteweyî pir xurt bûn li wir gotinên me ji wan re xerîb nedihatin lêbelê her kesî li hêza me dinêr digotin pir tişt dibêjin lê li holê tişt tune ye piştre em vegeriyan Enqerê havîna sala heftê û şeşan em li Enqerê tevlî hevalê haqîman ji bo ku em bilêrin ka em di nav karkeran de dikarin çi bikin me hin têkilî çêkirin lê zêde dirêj najot çok fazla şey oldu. Bazı ilişkiler yarattık uzun sürmedi. Armanca me ew bû ku em herin têkiliyên pêşîndeynin û derdoreke sempatîzanan pêk bînin. Wê demê serok em teşwîq dikirin. Li me dinêhêr û kê ji me bixweste here wî ew dişand. Ne bi biryarê lê bi awayekî xwezayî çêdibû. Yani biryar girtin û wan bi cîhanîn bi awayekî profesyonel hêrûne niştibû. Yani xwezayî çêdibû ev tişt. Bi gotineke din wî qasîdên xwe yên pêşîn dişandin Kurdistanê. Doğal gelişiyordu. Yani bir nevi ilk elçilerini göndermek Kürdistan'a. Yani hem de Çin kidere dikkatin kidere elve dere çünkü herkes ki tanzim kiribi. Bu eji mama herkesik dijime derdiket bu melastan geçedikir. Böyle bir gruplaşmanın gelişmesine iki yönden engel vardı. Bir Türkiye sol gruplarından engel olma vardı. Sosyal şöven eğilim diyelim. Milliyetçilikle suçluyorlardı. Yek şey astenkirna komên çepgir yên Tirkiye yani em bibêjin meyla sosyal şoven. Wan em bi netewperestiyê, cudaxwaziyê ve xeyalperestiyê tewambar dikirin. Li ser vê bingehê wan rê li ber me digirt ku em bi ciwanên Kurdistanê re têkilî daneynin.
onlarla Em jî li mücadele dibistanan li yürütmek zanîngehan li gerekti. fakülteyan mecbûr Diğer diman ku li yan- hemberî wan diğeri tê bikoşin. bu Kürt Laliyê din jî reformist, komên Kurdên teslimiyetçi reformîst wek gruplarının DDK'de engellemeleri, rizgarî, DDK'de riya azadiyê û her wiha wan jî Madde dest bi çıkartmaya derxistina dernek kovaran kurmaya başladı. û dest bi damezrandina komeleyan kir. Bunlar da û maceracı ji bo me olmakla digotin ku suçluyorlardı. ew macera İşte perestin. halkı Wê bibin katliama sedema götürecekler kırkirina gel. diyorlardı. Yani şer û Yani têkoşîn savaşı ji çok bo wan tehlikeli tiştên pir buluyorlardı talûke bûn. mücadele etmeyi. Xwedê giravê digotin Kurdistan mêtînge he. Sözde Lêberê ji Kürdistan şerekî arkasından azadiyê giderek jî sömürge ji de veqetina diyorlardı ama sistemê wek şewbê ditirsiyan. bir kurtuluş savaşı Bikin heta hin kesan digot ev lîstika mît û siyayê mesela Kemal Burkay ji bo vê yekê mînake. Rêxistina riya azadiyê Kemal Burkay bi xwe jî çend caran nivîsî û got Kemal Pîr ajan e. Özgürlük yolu Kemal Burkay'ın kendisi bile kaç kere Kemal Pir arkadaşın ajan oldu. Yazdı, söyledi. Tevî vê yekê dev ji çûyîna Kurdistanê û dev ji xebatan nehat berdan. Heta berova jî wê hê berfirehtir dewam kir. Hem jî di demeke Kurd de pêşveçûnên mezin pêk hatin. Bi taybetî jî dîlok û derdora wê û herêma Dêrsimê bûn warên pêşveçûnên herî berfireh. Benim ilk Kürdistan'a gidişim Çûyîna min a pêşîn Kurdistanê tîrmeha 1976 tevî şehîd Yasîn em çûn. Dema em cara pêşîn çûn dîlokê hevalê Kemal û hevalê Cuma derdoreke başpêkanî bûn. Derdoreke başî bû. Tavê her du bi hev re hem bi mamosteyan re hem jî bi ciwanan re têkiliyên baştanî bûn. Wê demê lîse Atatürk hebû lê dîlokê. Li wê derê li hemberî faşîstan têkoşînên pir xurt dihatin dayîn. Hemû milîtanên di lîseya dîlokê de tev hevalên me bûn. Hevalên ji Meletiyê, ji Pazarcık û ji Rihayê hebûn. Ev bi bandora koma me li dijî faşîzmê tê dikoşiyan. Hevalê Cuma û hevalê Kemal di navçepê Tirk de giranbariyeke mezin pêkanî bû. Pişt re hevalê hakî hat. Li dîlokê di demeke Kurd de xebatên berfireh pêşveçûnên pir giring çêbûn. Li dîlokê me gelek kom saz kirin. Ez dikarim bêjim ku hejmara koman ji 15-20 zêdetir bû. Her kom ji 5-6 kesan pêk dihat. Ji bo van koman xebatên perwerdeyî dihatin meşandin. Li hin malên hevalan 2-3 saat perwerde dihat dayîn. Hevalê Hakî dimeşan. Hevalê Kemal Pîr dimeşan. Pişta heval Levent dimeşan. Hevalên ku ji Tuzlî çayrê dihatin perwerde didan. Levent ismine bir arkadaşı Nizip'e göndermişti. 75. Lise 2'deydi. Arkadaş geldi. Partiye cara pêşî di sala 75 de bi navê Levent hevalek şandibû Nizîpê. Ew di lîse dudiyê de bû. Ew ji Enqereyê bû. Belkî ji ber nezanîna me, belkî ji ber ku me cara pêşîn bû tiştên wisa dibihîstin, îcar ew heval ji bo me yekî pîroz bû. Gotinên pêşîn mêtîngehî netewe perwerî bûn. Pir tesîr li me dikir. Em Kurdin lê yek tê ji me re ji Kurdbûna me behs dike. û dibêje welatek bi navê Kurdistan heye. û ew bi xwe jî Tirk bû. Kurdî nizanî bû. Bi her axaftina xwe, bi her guftûgoya xwe, wî em ber bi xwe ve dikşandin. Bizi gerçekten kendisine çekiyordu. Ben hem Antep'te çalıştım hem Nizip'te çalıştım. Ez hem li dîlokê hem jî li Nizîpê xebitîm. Li Nizîpê komeke me ya sempatîzan çêbûbû. Birazekî serok Mustafa Keser hebû. Şehîd Tosin hebû. Mehmet Ece rêhevalekî pirhêja bû. Lê ya rast gundiyên nêz ên serok bandor li hin kesan kiribû. Em jî çûn di nav ciwan û karkerên sabûnê de xebitîn. Di demeke Kurd de bandoreke me ya girîng çêbûbû li ser karkeran. Tabî kom hat Kurdistanê. Em ji xwe li Kurdistanê bûn.
Sala heftê pêncan bû. Hevalê Fuat û Şahîn Dönmez ku piştre wî xayîntî kir, wan her du di warê me de wazîfe girtibû. Wan pir hewl da, pir dixebitîn. Bi taybetî jî çalakiyên perwerdeyê pir zêde bûn wê demê. Wan komek pêganî bû. Di vê koma pêşîn de Yıldırım Merkît hebû ku wî piştre xayîntî kir. Dîsa seher hebû, Cemile Merkît. Hevala Sara hebû, Sakine Cansız yani. Çok güzel bir tesadüftü arkadaşlar. Tesadüfeke pir xweş bû. Heval li malekê nêzî mala me diman. Heta li nav baxçeyê odeyan xwendekar hebûn. Xwendekar lê diman. Ew hatibûn kirêkirin. Xwendekarên temen piçûk li wirdiman lê bilê heval dihatin û diçûn. Tarza jiyana van hevalan bandorî me kiribû. Heta bandor li mirovên taqê jî kiribû. Ji bo wan digotin mirovên pir cihêrengin. Di têkiliyên wan de dihatin û çûyîna wan de ciddiyetekê mezin hebû. Ji cilûbergê wan bigirin heta hal û hereketê wan pir cuda bûn. Di wê naberî de min bi wan re têkilî danî. Wê demê dîsa komekê jinan hebû. Kîmet û seher jî wê demê hebûn. Komekê keçên ciwan hebû li lîseyê li dibistana mamostetiyê dixwendin. Yanî ne hêjmarekê piçûk bû. Wê demê weke berpirs hevalê Fuat li wir bû. Genç kız vardı. Yani bileşim olarak aslında az değildi. Sorumluluk düzeyinde işte Fuat arkadaş onlar vardı, gelip gidiyorlardı. Şimdi 1976 Hatta sala 1976 bi giranî ez li Dêrsimê bûm. Cara pêşê ku me ji gel re behsa pirsgirêka Kurd dikir, ev dibû sedema saw û xofeke mezin li Dêrsimê. Şahidên qirkirinê hîna li jiyanê bûn. Bîranînên wan hê teze bûn tabî. Ji me re digotin hûn ê bibin sedema qirkirineke nû. Digotin hûn çima wekî yên din çepgirî nakin, hûn çima komünîstî, sosyalîstî nakin. Hûn çima dest davêjin pirsgirêkeke bi talûke. Siz niye böylesine ciddi tehlikeli bir soruna el atıyorsunuz diyorlar. Di sala 1976 de komê ji aliyekî ve ji bo bicîbûna li Kurdistanê gavên pêşîn davêtin, li aliyê din ve jî du civîn pêkanîn ku ev civîn ji bo zelalkirina nasnameya komê qonaxeke pir girîng îfade dikir. Ji van civînan a yekemîn li maleke li taxa Enqereyê dîkmenê hat çêkirin. Faaliyette gurbet çevü, serve faaliyette civina dikmen çevü. Zaten Armanca ve civine jî faaliyette ki hatta naha hatım meşandın lüvedere ben başkırın ve faaliyette çi derket çi peşketin derketin çi kemaz şaştı derketin verhada hareket ser çi asasi hat tanzim bike çava hab meşini lüvedere o hat nikaşkırın tarihi hareketi meda yani ve civina merdikan beji civina resmiye ve civina harekette hat tanzim kir. İlk toplantıda gündem maddesi Di civînê de ji bo xala pêşîn a rojevê herkesî kurtejiyana xwe got. Ji kîjan malbatê tê koka çîniya malbatê çi ye ew çawa tevlî partiyê bûye. Yani bi vê rengî herkesî 15-20 deqe kurtejiyana xwe got. Piştre serok ji pêvajoya dîrokî ya li Kurdistanê behs kir rewşa dawiya siyasî nirxand. û çi wezîfe hene ew li ser wan peyvî. Mal tê bîra min. Saloneke mezin hebû. Dema ji derî diketî cameke mezin hebû li hember. Li ber camê serok rûniştibû. Li aliyê çepê odeyek hebû. Ez û Kemal em li tenîşt hev rûniştibûn. Kesîre jî tevlî vê civînê bibû. Hevalê Fuat tevlî bibû. Kamer Özkan hebû. Ji xwe cara pêşîn me ew li wir dîtibû. Esas du sê rojberiya civînê hatibû û ew tevlî civînê bû. Me berê navê wî bihîstibû lê me ew li wir dît. Herhal em ji 20 kesî zêdetir bûn. Piştî wê civînê heyecaneke bi me girt. Civîna yekîmîn a komê bû. Biryara vegera Kurdistanê hat girtin. Bir heyecan ortaya çıktı. Yani grubun ilk resmi toplantısı, işte grup belirli bir komite oluşturdu.
ve Kürdistan'a dönüş kararı aldı. Hat dest nişan kirin ku êdî gavatina Kurdistanê tiştekî jêneger û êdî gereke pratika kombûnê li Kurdistanê bêmeşandin. Wê demê ev tişt dihatin guftugû kirin. Cih û warên xebatê ku derçê dibin. Pêşengên komê dikarin herin ku derê. Ciwan herî zêde li ku civiyabin em ê biçûna wir. Serxwebûn herî zêde li ku be em ê biçûna wê derê. Ve civine me karar vergit ki du kes bibin alikari serukatî. İşte vekte havali hakî karar yekşi Kamer Özkan hebî ew mekirin alikari serukatî. Kendisi Tiko'dan. Kamer Özkan ji rêxistina Tîkoyê dat. Wî jî li nav vî şerê ku İbrahim Kaypakkaya lê birîndar bibû hatibû dîrgirtin cêgirtibû. Wê çaxê dema em pê re ketin têkiliyê gundiyan digot ew ji rewşa Kamer Özkan ketine nav gumanan û dibe ku pêwendiyên bi mîtê re hebin. Tevî ku me ev gotin bi temamî di ser guhê xwe re neavêtin jî lêbelê me ew zêde jî dernexistin pêş. Tecrübeya wî hebû. Diviya bû me qîmet bida vê tecrübeyê. Ji ber wê jî hat pêşniyarkirin ku ew bibe alîkarê serok. Ankara'ya gelip yetki aldıktan sonra Dersim'e gelmişti. Piştî ku raya ji Ankara'ya girt hat Dersimê. Gazî mekir got bila pênc hevalên saxlem werin. Talîmata serok bû. Got çend heval bixwaze bişînin çekan baş nas dike dikare perwerdeya çekan bide. Em pênc kes bi hev re çûn. Em çûn gundê Kamer Özkan. Roja yekemîn wî giyayên zeviyê bi me dadrûtin. Roja duêmîn tiştê me çinî bû birin ser bênderê û me cihok çêkir. Bi vî rengî pênc roj tijî bû û tu perwerde jî çênebû. Li ba me hevalê Cumatak û hevalê Seyfettin Zuhurlu jî hebûn. Yanî hevalên herî bêbawer bûn. Em roja pêncemîn civiyan û me got em bi armanca perwerdeyê hatin vir. Lê ev mêrik ne tiştekî ji me re dibêje ne perwerde heye tenê bi me bênderê dide rakirin cihokan dide çêkirin. Me pê re xeber da. Me got em bi armanceke din hatin vê derê lê karên din dikin. Ev kar ne pirskirêk e em dikarin bikin lêbelê armanca me cuda ye. Ew pir aciz bû û ji me re got derkevin herin. Pişre wî em belav kirin. Wê demê em şaş mabûn. Me digot ev çi kesayetiye, ev çi tewre, ev çi hal û hereket e. Pêre pêre li ser wî hin hekim çêbûn. Me zêde bawerî pê nedanî êdî. Li gorî me ne rast bû jî. Yani çima li şûna hevalên din Kamer hatibû wazîfedarkirin ji bo vî karî. Lêbelê ji ber hurmeta me ya li hemberî serok me nekarîbû ev tiş jî bigota. Yani êdî me zanîbû Kamer yekî çawa ye. Mirovekî ne ewle bû. Pişre bi tekoşînê re têkelî danî û tevlî tekoşînê bû. Tekoşinle anlaşmış, Tekoşin saflarına geçmişti. Gava ku bi civîna dîkmenê karaktera komê zêlatir dibe û biryara vegera Kurdistanê têdayîn li Enqereyê jî xebatên dewam kirin. Ankara okullar açılınca gitti. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümüne kayıt yaptım. Dema dibistan vebûn em çûn Enqereyê. Min qeyda xwe li zanîngeha Hacettepe'yê beşa biyolojiyê çêkir. Gava em çûn hê kom ji hev zêde veneqetiya bûn. Yani wek komele dede qede hebû û komek û serok wan birêxistibû hebû. Rojekê em çûn kantîna wargeha beşa zanînên siyasî. Em bi hev hatin nasandin. Li masayekê çar-pênc kes rûniştî bûn. Gotin ev apo ye. Payîza heftê û şeşan bû. Piştra em her du derketin derva. Em li baxçeya fakülteye hukukê rûniştin. Sohbeteke me ya Kürt çêbû. Oturduk. Böyle kısa bir sohbetimiz oldu. Navi grubu sala hafte pencadım biz. Yeni mahalle dimanı çayı. Maleme. Rojeki bala xuda hat serok hat pederi. Xabi me münaqişa kir xaberdan hebû. Ve şey bixwam mala me bixwe. Yeni mahalle. Tabii ew derdorî hevalê me heme hatin. Nêjika 10-15 kesem hebûn. Şevekê san nîqaş kirin, münaqişa kirin. Rastî çayê hinekî tesîr li me kir.
Yani mesela hemen de bir verir havale hayli hat, hayli durmuş. O havanı dinci bu şey ve deri xabat dikirin, ekdüçün dağıtın. Mazlumji Paşa Mehdi Mazlum Doğan evcil grubu. O jil Hacettepe Doğan, haylici lüver Doğan. Vekilin havale tabi duran kalkan ji çancara hatın çün. Je çe tesila havala ne şekil yani o ahaftını bir hatti sabı rik u pek o vak mamostaj mer baahı nekrin ona bana. Leçe tesil mekir hal harekette yuan o jiyana wan taybeti pratik yani işte kiriyari jiyana wan ben çünkü mesela ben havanla diyeyim çünkü üniversiteye mededitin çünkü zanım meşe şeve havana herli peşe o jiyana wan mali mesela çünkü mali wan jidtin mali vakitin jidin mali de awan jidtin mali wan me bara xada hammettiş mesela hem sosyalizm o mesela hi Lib taybettiye avan ise mesela Kürdi pir ciddi. O dönem siyasal Ankara'da sol devrimci hareketlerin en çok toplandığı, örgütlendiği, tartıştığı, barındığı yerdi. Siyasal yurdu da oradaydı. Hukuk ve demê hareketên çepkir li Enqereyê herî zêde xwe li beşa zanînên siyasî girtibû. Wan herî zêde li wê derê guftûgû û münaqeşe pêk danîn. Herî zêde xwe li wê derê birêxistibûn. Wargeha xwendekaran a beşa zanînên siyasî jî li vir bû. Beşa zanînên siyasî û fakülteya hukûqê li tenişt hevbûn. Serok jî herî zêde dihat wê derê. Li wê derê hevdîtin, sohbet û guftûgû çêdibûn. Mala Serok li Anıttepe'yê bû. Hakî li wir bû. Hevalên din jî dihatin li wê derê diman û guftûgû çêdibûn. Piştra me li Dîkmenê tevî xwendekaran ku ji Swêreyê hatibûn malek kirt. Serok ji bo demekî li ba me ma. Mala li Dîkmenê hatibû ovala kirin. Hakî ew jî çûbûn welêt. Koma Tuzlu Çayrê hebû. Heval diçûn dihatin wê derê. Gelek xebat çêdibûn li wê derê. Piştra me li beş evlerê mala xwendekaran a Sêrtê girt. Li wê malê Sêrtiyan komeleya xwe saz kiribû. Bi navbênkariya Selahattin Çelik wan em derbasî wê malê kirin. Hemû rêveberiya vê mala xwendekaran kete destê me. Tevî gavavêtina Kurdistanê komê xebatên xwe yên bi vî rengî li Enqereyê jî dewam kir û di sala 1976 de yekemîn şehîdê xwe dîsa li Enqereyê da. Ali Doğan Yıldırım ku yekemîn kese ji Tuzlu Çayrê tekilî Baborçiyan re danîbû dîsa dibe yekemîn şehîdê hareketê. O zaman bu bazı kavgalardan biz aranıyorduk. Benden bu rıza güzel. Biz Kayseri'ye bizim akrabalarımız vardı. İkimiz oraya gittik. Wê demê ji ber hin pevçûnan li me digeriyan. Yani li min û li Rıza güzel digeriyan. Em çûn Kayseri'ye û me xwe li cem xizmên xwe vedişand. Ji ber ku polis li me digeriyan, me jî xwe li Kayseri'ye li cem akrabayên xwe vedişand. Haya me şehadeta Ali Doğan Yıldırım wê demê çêbû. Em rabûn hatin Ankara'ya. Merser bu yere lêkolîneke taybet kir. Çünkü ne normal bu. Erê qezayek çêbû bû. Lê dîsa jî ne tiştekî normal bû. Dema qezayê de komek heval li mala Rıza Güzel rûdinin. Komek heval an jî alîgir, an jî em bêjin sempatizan li malê rûdinin. Bir grup arkadaş ya da taraftar ya da sempatizan diyelim. Duruyorlar. Dedi hepiniz toplanın dedi, size dedi silah öğreteceğim dedi. Nasıl şey yapılacak dedi. Biz gittik 7 arkadaştık. Ji me hemûyan re got te bicibin ez ê bikaraniya çekê hînê we bikim. Em heft heval çûn mala Erzincanyan. Em rûniştin. Ali Doğan bi qasî 2 saat perwerde dame. Pişre silahek derxist, şarjora wê derxist. Tu nabêjî fişek li ber devê lûleyê bûye. û wî bi destê xwe li xwe da. Ha, ji vir ketibû gule. Me heval girt û birine xweşxanê. Guleha ji vir dixuya. Ali Doğan Yıldırım hevalekî pir mereqdarê çekan bû. Ji çekan pir hez dikir. Pir kêfayî dihat ku bi çekan bilîze. Wê demê ew dixwaze awayê emniyeta tetikê nîşan bide. Çawa pêl tetikê dike, çek diteqe û birîndar dibe. Wî radikin naxweşxanê.
Dema mirov jî tuzli çayirê dadikeve fakülteya tibê heye. Wê derê ew qebûl nekiriye. Birine nexweşxaneya Enqereyê wir qebûl kiriye. Birine Hacettepe'yê wir negirtiye. Birine nexweşxaneya Numûneyê wir jî nexwestiye bigire. Bi zorê danîne wir. Piştre bi alîkariya hevalên li Hacettepe'yê me ew neqlî Hacettepe'yê kir. Em çûn nexweşxaneya Hacettepe'yê. Li wir nedixwastin wî derman bikin. Ez li ber serî wî bûm. Gule li serî wî ketibû, perda me jî wî zirar dîtibû. Di jiya, yani heta serê sibê jî jiya. Lê di emeletê de şehîd ket. Hevalan gazî kir, gotin heval gazî te dike. Ez çûm. Serok ji min pirsî ka bûyer çawa qewimiye. Her hal dora rojeyê varê danezan amade bû. Nîvê şevê me bêyîmze ew di bin deriyan re avêtin û li malan belav kirin. Me cenazeya Alî Doğan Yıldırım anî mala wî ya li Tuzlu Çayirê. Ailesi cenazesini hemen alıp Malbata wî xwest cenazeyê bigire û hema bibe Dêrsimê. Ew bi eslê xwe ji Dêrsimê bû. Ji ber ku malbata wî zûka ew bir, em negihiştin erebaya cenazeyê. Arabasına yetişemedik. O zaman kendi aramızda hızla bir Me biryarek bilez girt û ez û hevalê Abbas û Fatma em ji Enqereyê derketin rê. Üçümüz Ankara'dan yola çıktık o zaman. O zaman gittim Dersim'e ilk. Cenazeyi götürdüler, biz de gittik. Ez wê demê çûm Dêrsimê. Köyde. Cenaze birbûn wê derê. Em jî li gund çûn pêşiya cenazeyê. Li Pülümürê li Dêrsimê komek şoreşger hatibûn. Me ew li wir defin kir. Bûyer qezayek bû, lê belê têkoşîn êdî gihîştibû qonaxa şer. û bûyerê fêrî me dikir ku ji bo têkoşînê fedakarî lazim e. Bu düzeyde fedakarlık gösterilmesi gerektiğini öğretti, yani bizi bu bakımdan etkiledi, grubu da etkiledi. Biraz daha mücadeleye bağladı, biledi diyebilirim. İlk şehit olması nedeniyle büyük bir üzüntü de yarattı. İlk şehit olması nedeniyle de ji ber ku şehîdê pêşîn bû xemgîniyeke pir mezin çêkir. Dîsa ji ber ku şehîdê pêşîn bû ji bo cenazeyê merasîmeke muşteşem hat çêkirin û ew hat definkirin. Qelebalixeke ecêb hebû. Heval bi sloganan hatibû binaxkirin. Dema me slogan digotin her derê min zingê zing dicerifî. Her tarafım zangır zangır titrediğini hissediyorum. O zaman cenaze töreninde bir konuşma oldu. Ben konuştum. Kısa bir konuşmaydı. Daha sonra tabi biz Wê demê di merasimê de ez peyvîm. Axaftineke Kurt bû. Pişt re me gora wî jî çêkir. Hevalê Alî Doğan baweriya xwe di sosyalîzmê danî. Bi awayekî xurt menfaetên bindestan diparast. Wî helbest jî dinivîsîn. Dema gora wî hat çêkirin, ji helbestekê wî jî çend rêz li serê hat nivîsandin. Her hal beşek ji helbesta wî jî wiha bû. Me ji bo hêviyekê têkoşîn da, di têkoşînê de şehîd da. Ji bo ku zarokên me nebin qurbanê mijokeriyê. Onu da kavga verdik ve kavgaya ölü verdik ki yeni doğan bebeler uğramasın sömürüye. Di nav sala 1976 de merasîmeke dina cenazeyê ji bo şoreşgerên Kurdistanê ku wan wê demê ev nav bikar danî wê bibûya firsendek da ku ew biryardariya xwedîderketina li welatê xwe nîşan bidin. Fevzi Aslansoy bi 15 deqeberî şehîd bi keve li Bamê bû. Li wargeha xwendekaran a Fakülteya Zanîngehên Siyasî rûdinişt. Li Bamê rûdinişt. Serok jî hebû.
Sempatiya wî ji bo me hebû lê belê hêjî rêxistina halkın kurtuluşu tam veneqetiya bû. Berê dema yek ji rêxistinekê veqetiyaya diçû ji wê rêxistinê re digot ku êdî ew ê bi wan re tevnekere. Îcar wî hêjî ji wan re negotibû. Nêzî me bibû, fikrên me diparast. Ji maseya me rabû, çû û pişt re şehîd ket. Biz Hacettepe yurdunun bahçesinde otururken silah sesleri geldi. Koştuk, o tarafa gittik. Dema em li mala xwendekaran a Hacettepe'yê rûdiniştin dengê çekan hat. Em ber bi vî aliyê ve beziyan çûn. Yên ku ji aliyê din dihatin, gotin ku Fevzî hatiye gulekirin. Faşîst wî ferq dikin û tên gule berdidinê. Li Hacettepe'yê berê jî faşîstan hin kes kuştibûn. Me dibistan dagir kir û merasîmê cenazeyê çêkir. Me cenaze girt û em çûn Sûrûcê. Dema em ketin dîlokê, hevalê Kemal Pîr, afîşên rêxistina halkın kurtuluşu ji caman daxistin. Got êdî hûn ketin Kurdistanê, hûn nikarin van afîşan dalixînin. Dedi artık Kürdistan'a girmişsiniz, siz böyle bir şey asamazsınız. Cenaze vakti kattı Suriye, mevan rahift, yani megu vavala bere çık alakati xavar habiji, navali meye alakati xamera çekir, navirji mintıqa Kurdistan'a, eğer hürmetli vaji bu şehit heye, berejil gelva kar kidiye, kedik xaji heye, lazım hüm bir hürmet nezik bibin. Livir lazım perskirik dernek hevin, andıkanın pek va cenaze raktin, yani bu açıp perskirik dernek hevi, bu tesir kırab sermile çenek, bu yani bu düzmün hinek imkana çenek, imkanı provokasyona falan çenek, seviye asasiye mahaftin, ona naxwas kabil bikin, dixwast mi tane cenaze raktin, işte bu kaval ki wan. خواستن ما دروا بهلن ما جاو قابل نکر ما گو حقیق ووار نینا مادام من ورای بکن ام me cenaze rakın neticede birçok nikaş çebi me karar vardır ki ahiftine am bikin cenazem var pek var rakın mezarı götürürken kalabalık olduk. Hepimiz indik, oradakilerle beraber. Dema me cenaze bir goristanê hejmara me per zêde bû. Tevî kesên wê derê cara pêşîn sloganeke bi Kurdî hat gotin. Li Kurdistanê cara pêşîn bû ku em bi girseyeke mezin tevlî merasîmeke cenazeyê dibûn. Tevî kesên wê derê bi Kurdî ev slogan hat gotin. Bila xelkê me were cem me. Eynî mîna xêrîna zarokekî neçêbûyî bû. Pir bi heyecan bû. Bi coşeke mezin cenaze hat rakirin. Gelek kes tevlî merasîma cenazeyê bûn. Polis nekarî müdaxele bike. Piştî ku cenaze hat rakirin, îca polis dest bi girtina hevalan kir. Çi kesên xerîb hebûn, çi kesên ku ne ji wê derê bûn, polis ew digirtin. Cenaze kaldırıldıktan biz şehre döndükten sonra tutuklamalara başladılar. Polis yabancı gördüklerini, yerli olmayan insanları toplamaya başladı. Rakımlar cenaze, merasimak çebil, ser geli sürece bir tesir baş çekir. Harekatlanma, dikan bejim bir cenaze Fevzi Aslan Soy, de sürece daha baş hatın askirin. Bu me bingek bir xort çekir. Pişti ki me cenaze rakır şunda, bu xort derbaz, bu tesir baş çekir. Düzüm tabi hücum kir. Lüvedere geli girtin çebin. İşte havale Kemal Pir, Hayri Durmuş Avnal ve dere hatın gırtın. Yerelde çalışan bazı arkadaşlar da vardı. Bunlar hepsi o süreçte Diyarbakır cezaevine götürülmüştü. Diyarbakır cezaevinde arkadaşları görmeye gittim. O zaman cezaevinde havalên ku li wê herêmê dixebitin ji aliyê polîsan ve hatin girtin û ew tevbiribûn girtîgeha Amedê. Ez çûm girtîgehê ji bo ku hevalan bibînim. Wê demê li girtîgehê yek ji endamên rêzdar ên Dedekoyê muhterem biçimlî jî hebû. Ew jî girtî bû li wir. Bi hevalê Kemal Pîr re têkilîn wî hebû. Min daxwaza xwe ya dîtina hevalan ji rêveberiya girtîgehê re ragihand û muhterem biçimlî kete dewreyê. Wî ez rasterast girtim nava girtîgehê.
Heta ez derbasê qewuşan jî bûm, di qewuşan de min bi hevalê Kemal û hevalê Xeyrî re hezîtînek pêkanî. Wê demê kovarên çepgirên Tirkiye bûn, rexistina halkın kurtuluşu bûyerên li Sûricê, bi dû re jî êrişên polîsan û girtina mirovan bi apociyan vegirê da. û bi zimanekî nelehev îddiayên giran davetin olê. Li ser vê yekê hevalên li Amedê nivîsek amade kirbûn. Ew danezan tiştekî pir girîng bû û tesîra wê jî pir mezin bû. Cezaevinde bulunan arkadaşlar bir açıklama kaleme almışlardı. Bu son derece önemli bir açıklamaydı ve etkisi oldukça yüksek oldu. Me ew danezan bi awayekî mezin amade kir û ozalî çêkir û li beşa zanînên siyasî dalaqand. Li mala xwendekaran a Hacettepe'yê dalaqand û me ewşand zanîngeha teknîkê ya Rojhilata Navîn jî. Li wê zanîngehê jî hevalên me hebûn. Me ew tam li dîwara salona Cumhuriyetê dalaqand û ji rêxistina halkın kurtuluşu hatin û gotin wê daxin. Me got em danaxin. Cesaret nekirin êriş bikin. Endamên rêxistina devyolê ketin navberê. Me biryar wergirt ku ew ê sê çar roj dalaqandî bimîne û pişt re ew ê bêdaxistin. Ji xwe ji bo me sê çar roj jî bes bû. Ji aliyê me ev tiştekî pir girîng bû. Ji ber ku wê demê rêxistina halkın kurtuluşu li Enqereyê piştî rêxistina devyolê hereketa herî bihêz bû. Em jî komeke piçûkin. Hevalên din çûne Kurdistanê. Îca kom hinek bi vî rengî pêşket. Li dijî zor û tehdêyan derket û pêşket. Apociyan bi nasnameya xwe ya Xweser sala 1976 pêşwazî kirin û xwestin ku bi biryarbûneke nû dest bi sala nû bikin. Bi vê armancê jî di şeva sersala 77 de civînekê li dar xistin. Wextê civînê çiqas balkêş be, cihê wê jî ew çend balkêş e. Toplantı pilotun evinde yapıldı. O zaman pilot Ankara Dikim evinde, Ceveci'ye yakın bir yer. Bir ev tutmuştu. O evde gerçekleşti. Yılbaşına denk gelmesi anlamlıydı. Bir polis baskın durumunda çok rahat. Civîn li mala pilot hat çêkirin. Wê demê pilot nêzî cebeciyê li Dikim eviyê malek kirtibû. Civîn li wê malê pêkat. Civîn ji bo armancekê di sersalê de hatibû çêkirin. Dema ku polîs bavê tena ser malê, me bihêsanî dikarîbû bigota ku em ji bo pîrozkirina sala nû hatine cemhev. Bi vê armancê me rojeke wiha baştir dîtibû. Serok wê demê fikrên xwe ji bo civînekê wek nivîs dabû amadekirin. Hevalê Xeyrî xaftineke serok kiribû nivîs. Sernavê nivîsê dîroka mîtîngeheyê bû. Toplantı ilk önce Kesre gelmemişti. O bir tartışma konusu oldu. Başkan gelmesini istedi. Bir gelsin o da katılsın diyor bayan arkadaşlar. Hatırlıyorum bazı arkadaşlar katılmasını istemediler. Şundan istemediler yani haber verilmiş neden gelmemiş. Kesîre pêşî tevlî civînê nebûbû. Guftûgo çêbû. Lê serok xwest ku ew were. Got hevaleke jine bila ew ji were beşdar bibe. Hin hevalan tevlîbûna wê nexwest. Gotin jê re xeber hatiye şandin, çima nehatiye. Diviya bû bihata. Serok jî got mümkün e xeber nehative dayîn, an jî ji ber sedemeke nekariye were. Dema serok xwest ku ew were, îca hevalan jî tiştek negot. Ji her heremê hevalên nûner hebûn. Ji dîlokê hevalê Kemal hevalê Hakî hebû. Ew ê ku pişt re xayîntî kir, Caferê bi ber çav hebû û ez tevlî bibûm. Tê bîra min Yilmaz Çınar hebû. Dilaver hebû. Ji hîlvanê yekî bi navê Xelîl Bagran hebû. Pişt re ew ji me veqetiya. Ez wê demê hinek zayîf bûm. Herhal hevalê Kemal bû ji min re got, bila navê te jî zirav be. Navê min wê çaxê wek zirav ketibû belgeyan. Bu toplantıda resmi bir belge vardı artık yani toplantı. Di vê civînê de êdî belgeyeke fermî hebû. Êdî fikrên hereketê bi awayekî fermî hatibû belgekirin. Ji bo her ihtimalê tabî sobeya me pê diket. Dema bavê tena ser malê jî me dikarî bû ew belge bavê tena sobeyê û ew ji holê rakira. Êdî imkana me ya imhakirina belgeyê jî hebû. İmha etme imkanımız da vardı. Tutanaklarda ben sakladım.
Belgejî min veşartin, serok wê demê gotibû hûn ê veşêrin. Dê bîra min ji Ewropayê makîneyeke tıraşî hatibû. Li mala me bû. Makîneyeke otomatîk û bi ceyranê dixebitî. Süngerên wê hebû di navê de. Min ew jê derxistin û lê şûna wê min ew belge xiste navê. Min ew da malbateke nas. Min got, bila ev li bawê bimîne, funê nedine tu kesî. Di sala heftê û nihan de em ketin girtîgehê. Xoşka Rıza û kevaniya Metin Aslan ya Taylan hatibûn girtîgehê. Wê demê min ji wan re got, herin li wî cihî makîneyeke tıraşê heye. Hûn ê wê bigirin û bigînin hevalan. Min ev tişt got ji wan re lê ez baş nizanim ka gihandin an na. Tê gihandin. Belgeya civîna sersala 1977 ku jaliyê Mustafa Karasu yê xwediyê navê kot zira ve hatibû veşartin, îro di arşîva PKK de belgeya herî kevne. Biryarên herî bingehînên civînê ya ku 16 kes lê beşdar bibûn ev bûn. Dîtinên îdeolojîk wê derbasî serkaxizê bênekirin û wê komîteyeke rêvebir were sazkirin. Ji bo bicîhanîna van biryaran gavên pratik çend rêze civîn bûn ku Abdullah Öcalanê di buhara 1977 de pêk baniya. Me civîna xwe ya herî girîng di yekê çileya sala 1977 de çêkiribû. Hem jî li cihekî wisa ku dijmin yeqîn dikir Xwedê giravî li bin destê wî ye. Lêbelê ti caran wê ti encam jê nestanda. Me destpêkek wiha pêkanî. Çileya 77 wê bibûya tarîxek ku ji wir û şûn ve koma me biberidiya, ber bi partîbûnê ve biçûya û bigihişta qonavekê ku jê veger nebûya. Li gorî vê yekê ew tarîx karî bû weke destpêk bê pejirandin. Min bi odeya mîmaran civîn da dest pê kirin. Civîneke mezin bû. Min di civînê de têzên li ser Kurdistanê hînê bi xortiyanî ziman. Ez di pêşberî beşekî mezin cudahî eşkere dikim. Ew civîn yekemîn civîna min a herî bi îddia bû û ew ê pêk hetina Kurdistanê pêk bihata. Öcalan wê bi vê civînê sefera xwe ya Kurdistanê bida dest pê kirin. Civîna behsa wê tê kirin li Enqereyê li kûçeya Kurnurê pêk hat. Serukvati li Ankara toplantık çekir. Li Mimar Mühendisler Odası lidere çapê Tirka xwast ki tevlî civînê bin hinek hatin tevlîbîn jî awal car serukvati li ve civîne haya wextê dalî fikrî nezerî da çi derxistî bî ew pêşkêşi hemiya kir. Bu toplantı 77 Nisan'ında oldu. Ben o zaman Ankara'daydım. Gülsan'dan gelmiştim. Bu toplantının özelliği şudur. Bizim düşüncelerimizi kamuoyuna resmi olarak deklar etmektir. Veya da grubun ilk resmi açıklamadır yani.
toplantının anlamı oluyor. Başkan 3 saate yakın konuştu. Ve teybe de alındı o konuşmalar. Hatırlıyorum teybe alanda Yılmaz Çınar'da başkanın yanında duruyordu. Teybe alıyordu. Di nîsana heftê û heftan de pêk hat, ez wê demê li Enqerê bûm. Maneyek civînê heye. Ji ber ku yekem car bi awayekî fermî dîtinên xwetîne ziman. Serok 3 saetan peyvî. Axaftin hemû bi teybê hatin qeydkirin. Ji destpêka mirovatiyê, dîrok, civak û metîngehiya Kurdistanê hat ziman û bi vî awayê hemû tezên me hatin eşkerekirin. Kurtuluşçıyan cih amadekiribûn. Tabii başkan tarafından izah edildi kamuoyuna. Bu bizim kendimizi bütün sol gruplara resmi olarak duyurma şeyiydi. Önceden duyuyorlardı, bizden duyuyorlardı. Bazı işte bildirilerimizden duyuyorlardı ama ilk resmi duyuru böyle oldu. O toplantıya kurtuluşçular özellikle yardımcı olmuştu. Ali Demir ayarlamıştı o salonu. Abdullah Öcalan konuştu orada. Sonra Ali Demir bana anlatmıştı. Ali Demir pişre ji min re got, salon bi devre tijî bûye. Li aliyekî nerazîbûn heye û li aliyê din jî merakek ji bo perspektifên cuda heye. Bir yandan tepkiler varken bir yandan milli meseledeki bu farklı perspektiflere ilgi de vardı. Yok değildi. Bodrum katta bir salon gibi büyük bir yerdi. Qatê jêrzemîn cihekî mîna eywanê bû. Gelek heval hebûn. Ji qurtuluşê û dîtinên din ên cuda. Li ser pirskêka Kurd bû civînekî birêk û pêk. Belgeyên nivîskî yekem car li vir derketin holê. Ji ber ku ew kaset me guhdarî kirin û li ser kaxizê nivîsandin. Me belgeyên wê demê bi daxturê de nivîsandin. Çözdük. Av civiniki önemli bir, mühim bir tabi. Yani bu hareket nazariye xab herkes gibi fهم kirin. Ki bizanın ki hareket artık gavna da Kurdistan davıcı, dali tanzimi da. Ne tek ali fikri da, dali tanzimi da, dali pratik da, gavna davıcı. Artık Kurdistan, bu navi Kurdistan hareketlik despedi ki bu vecivini herkes ki fهم kir. Tabi veya dikkat kişanser hareketi, dikkata devlet kişanser hareketi, ne tek dikkata çapettirka, devlet kişan, serukati pişka civina çekir şunda, netice ve civine çivbin ser devlet, devlete çava beser ve hareketa, bu ki fembiki, lüveji tedbir var derket Kurdistan. Öcalan di buhara 1977 de berî ku derkeve ger û rêwîstiyek bi vî rengî fikrên wî li Kurdistanê dest pê kiribûn belav bûbûn. Bi taybetî jî li herîma Dîlok û Dêrsimê êdî behsa koma apojiyan dihat kirin. Herçend bi awayeke fermî behs nehata kirin jî avakirina rêxistineke ciwanan di rojevê de bû. 76'nın ortalarından 77'nin sonlarına kadar uzanan bir yıllık süreç içerisinde, 1,5 yıllık süreç içerisinde Antep'te hatırı sayılır bir şeye ulaştık. Ji nîvê sala heftê şêşê ta nîvê sala heftê heftê me dîlokê xwe gihan gelek kesan û têkilî danî. Cudahiyek me hebû. Me bi kê re têkilî daniye me dixist nav tora xwe ya rêxistiniyê. Me li Dustepeyê komek xwendekarên lîseyê bi rêxistin kir û tavilê dest bi perwerdeyê kir. Me komek xwendekarên lîseyê ji dibistanên Karşıyaka û Atatürkê xistin nav perwerdeyê. Me komek jî ji karkeran tevlî perwerdeyê kir. Bir grup genç çıkarıldı. Onlarla bir eğitime başlandı. İnönü Lisesi'nden Karşıyaka'da İnönü Lisesi'nde gençler çıkarıldı. Onlarla eğitimler başlandı. Gene fabrikalarda, inşaatlarda çalışan gençler vardı. Onlarla eğitim çalışmaları başlatıldı. 1977 Şubat-Mart süreci olabilir. Antep'te düzenlenen bir toplantı. Di civinek li Dîlokê de biryar hat dayîn ciwan bêne bi rêxistin kirin. Zivistan bû, bi ihtimaleke mezin meha Sibatê yan jî Adarê bû. Kararlaştırıldı. 77'den arkadaşlar, delegeler gelmişti çeşitli yerlerden. Antep'te bir toplantı oldu. Yani arkadaşlar gelmişti, ben görmüştüm fakat toplantının içeriğini ben tabii bilmiyordum. Önceden bilgimiz olmadı. Toplantı bittikten sonra dibe ku adar an jî sibata heftê û heftan bû. Lê Dîlokê civînekçê bû. Piştî ku civîn qediya bername û rêzîkname jî pêk hatibûn. Li ser yekîtiya ciwanên welatparêz ên Kurdistanê nivîsandibû. Berpirsiyar jî heval hakî bû. Em bi hevalê hakî re li malekî diman.
li Dîlokê li Bayırhoş Gorajor, Kemal, Rıza û hin hevalên din jî hebûn. Hakî rojekê got, hinek belge hene em biçin veşêrin. Belge ji min re jî xwendin. Pêştre me bi hakîre ew belge li Dîlokê li dervê bajêr li cihekî veşartin. Hakiyle Antep'in dışına bir yere kazdık. Devrimci Gençlik Birliği'nin yeni kullanım bütün tüzüğünü ve programını gömdük. Bu legal bir örgütlenme değildi. İllegal temelde kurmuş olan bir örgüttü. Yani grup iki koldan... Ev rexistiniyeke legal nebû, li ser hîmên îlegaliteyê bû. Kom ji du milan ve dixebitî. Ji milerkî ve weke tevgera ciwanan û ji milê din ve jî wek kadroyan xwe bi rexistin dikir. Tevgera ciwanan tevgereke îlegal bû. Lêbelê tevgera apojiyan tevgereke teng a kadroyan bû. Ji nav wê tevgera ciwanan kadro derdiketin û tevger ber bi partîbûyînê ve diçû. Yani timî hewceyî bi rêxistinbûyîneke pêşeng hebû. Lêbelê di salên heftê û heftan de rêxistiniyeke ciwanan şert bû. Bir dar hareket, bir kadro hareketi. O gençlik hareketi içerisinde de kadrolar çıkıyor tabii. Bunlar harekete kanalize oluyor. Hareket partileşmeye doğru gidiyor ama gençlik örgütlenmesi ayrı bir örgütlenme olarak, kol olarak örgütleniyor. Yani öncü örgütlenme gerekli her zaman için vardı. Ama 77 koşulları bir gençlik örgütlenmesine dayatıyordu. Dema mexwegîhan sala heftê û heftan li navendên girîng ên Kurdistanê ciwan hatibûn qezenjkirin. Yani Kemalizm, şovenîzma civakî bi awayekî îdeolojî hatibûn mehkûm kirin. Mahkum edilmişti. Şimdi 77 yıla Sala heftê û heftan werçerxek û qonaqeke nû ye. Ya rastîn pêşveçûnên heye ji hêviyan wê de tire. Em dikarin behsa girsebûyêneke gel a mezin bikin. Em li Kurdistanê li her cihê ku diketinê ji bo ciwanan dibûn hêza herî bi tesîr. Ji bo Dêrsimê jî ev rewş wisa ye. Gençlik her yerde hemen hemen Kürdistan'ın tüm kentlerinde, girebildiğimiz bütün kentlerinde gençlik içerisinde en etkin grup düzeyine yükselme durumumuz söz konusu. Dersim için bu böyledir yani. Dibistana mamostetiyê ya li Dêrsimê ku ji gelek herêmên Kurdistanê bi dehan xwendekaran şevînî lê dixwendin dibû navenda bûyer û pêşketinan. ...1974-75 öğrenim yılıydı. Sala perwerdeyê ya 1974-1975 bû. Dema em çûne dibistana mamostetiyê li Dêrsimê bi giştî rewşeke şoreşkariye bû. Lê ji bo pirsgirêka Kurd ku hêdiyê pêş ve diçû gelekî kêm peywendî dat nîşandan. Yani Kürt sorununa ilgi çok azdı. Genel bir devrimci durum söz konusuydu. Dibe ku tesadüfek be. Ji derdora ruhayê em şêst xwendekar di imtihanan de bi ser ketibûn û çûbûne wer. Wekî din xwendekarên ji Amed, Mêrdîn, Mûş û Wanê jî hebûn. Öğrenciler vardı. Onlar genellikle bile Kürt sorununa ilgiliydiler. Fakat herhangi bir fraksiyonla, herhangi bir hareketle ilişki içerisine girmemişlerdi. Genel bir devrimci durum içerisinde fikir birliği olan arkadaşlar yan yana gelmişti. Bi gelemperî ew bi pirsgirêka Kurd re peywendîdar bûn. Lê bi tu fraksiyonê re têkilî nedanî bûn. Di nav rewşeke şoreşkariyeke gelemperî de hevalên ku ramanên wan yek bûn hatibûn cemhev. Nêzîkî 85 hevalên xwediyên heman ramanan bi hevdûre tevdigeriyan. Pêşengtiyeke xwezayî hebû. Hevalê Cuma Taq ev pêşengtî dikir. Hevalê Mehmet Sevgat hebû. Birlikte hareket ediyorlardı. Doğal bir şey vardı, yani öncülük vardı. Bu öncülüğü Cuma Tak arkadaş yapıyordu. Mehmet Sevgat arkadaş vardı. Birlikte hareket ediyorlardı.
76 öğrenim yılı döneminde. Sala duyemin di dawiya dema hindekariya ya heftê pênc heftê şeşan da beriya hevalekî ji sürücü ku kekî wî li İstanbulê dixwand me Şahin Dönmez nas kir. Bize tanıştırmasıyla Şahin Dönmez'le ilk kez tanıştık. 76 yılında işte Apocu hareketle tanışma. Di sala heftê şeşan de me tevgera Apocan nas kir. Ji xwe me hinekî bi heval cumara guftugû kir. Lê wê demê wî jî hînê baş nas nekiribû. Lê bala wî li ser tevgerê bû. Wî berê heval nas kiribûn. Ali Haydar Kaytan ew nas kiribû. Paşê Şahin Dönmezê îxanetkirî heye. Bi wî re jî hevdû nas kiribûn. Çûn û hatinê wan li dibistanê hebû. Ji ber ku me ew nêzî fikrên xwe dîtin, em qasî heştû û pênc heval tevlî tevgera Apocan bûn. Bizim düşüncelerimize en yakın olan hareket olduğu için de hep birlikte yani 85 kişi hep birlikte Apoca Di diyemin tatile hindekariya heftê pêncan heftê şeşan da êdî kesên me li bajiyê nas dikirin Yıldırım Merkik, hevalê Hamilî Yıldırım, Ali Gündüz û hevala Sakine Cansız û hinek bir gelek hevalên din re me hevdû nas kir. Benzeri birçok arkadaşla tanıştık. Bunlar okula gelip gidiyorlardı. Bir gün bir kış günüydü zannedersem 76'nın kışıydı. Karlı bir gündü. Bizi bir eve çağırdılar. Ben de Süleyman arkadaştım. Dihatin û diçûn dibistana me. Ez bawer dikim ku rojek zivistanê bû. Rojek bi berf bû. Em birin malekê. Ez bûm, heval Slêman bû, dîsa hevalekî paşê ji me qetiya hebû. Ji me re behsa Kurdan kirin. Qonaxên Kurd tê re derbas bûne. Ji ku hatine, di çi rewşê de ne. û behsa pêwistiya gel bi rizgarî û azadiyê kirin. Ji me re negotin em ev an jî ew kom in. Fikrên wan balkêş bûn. Ji komik parêziyê û fikran dûr bûn. Diğerlerinden ayrımı da neydi çok fazla bilemiyorduk. Fakat getirmiş olduğu düşünceler bizim için oldukça şeydi yani çekiciydi. Böyle kaygıdan uzak, dar grupçuluktan uzak düşünce olarak onu benimsedik. Şimdi tabii Dersim Öğretmen Okulu'nda gittikçe yani Apocu düşünceler... Li dibistana mamostetiyê ya Dêrsimê fikrên Apoçitiyê her diçûn belav dibûn. Ciwantiya hay ji xwe hebû, bi giştî li dor avê tevgerê kom bû. Her diçû hejmar jî zêde dibû. Dibistan bû dibistaneke şoreşkeran. Sayı da kabarıyordu. Yani böyle bir devrimci okul haline geldi. Ev de heman demê de dibe sedem ku Apocî di nav tevgera giştiya şoreşgeran de bibin xwedî hêz. Li dijî vê yekê rêveberî jî dereng namîne û dikeve dewrê. Li Dêrsimê Aydın Gül yek ji kadroyên destpêkê ye. Di nav ciwanên lîseyê de hevalek bû derdiket pêş. Xwendekar ji dibistanê belav bûbûn. Em bi hev re dimeşiyan. Dibistana huner hebû. Heval got ew dixwaze hevalên li wir bibîne. Ben gittim işte orada basket sahası denilen bir yer vardı. Basket sahası böyle barfix vardı işte. Orada Aydın Gül işte 2-3 kişiyle konuşuyorlar, tartışıyorlar. Tahmin ettim onlardır. İşte Ez çûm li saha basketê Aydın Gül bi du sê kesan re guftugû dike. Digot em şoreşkerin. Divê herkes fikrên xwe bîne ziman. Çima tu me asteng dikî? Ev şaş e. Ez nêzî wan bûm. Ez ê jî biketme nav gotinê. Herhal ji me jî bizdiya. Zilam xwe vekşand û sîlaha xwe kişand û berda. Ez ji bîr nakim. Dema xwe vekşand jî pir pîs keniya. Anda artık yani şey diyordu adam yani kısa bir şey oldu tabii. Belki de bizlerden de mi yürüktü bilemiyorum ama kısa bir diyalog oldu aralarında. Tam ben yanaştığımda kısa bir diyalog geçti aralarında. Adam geri çekildi, silah çekti. Ateşledi. Hiç unutmuyorum yani geri çekildiğinde de bir de sırıttı abi. Silah sesi geldi. Mehînê sê gav navê tibûn dengê silahê hat. Em vegeriyan çûn navbexçeyê. Hevalê Aydın li erdê bû. Du heval jî li cem bûn. Got Aydın kuştin, direvin. Em bi pey kesên direvyan ketin. Cihek bi navê meteorolojiyê hebû.
مدید کسی درویا سلاح خواه دا هکلیه کی دین ما هکلی زفت کرد و سلاح جستند ام بپی کتن مندید لکولانه کد کیجان ماله پیاشه ام وگریان و چون نخوشخانه Çok büyük kan kaybı yaşanıyordu. Hastaneye yetiştirilmeden işte zaten hastaneye... Gelek xunjiye diçûn. Di navbera nexweşxaneyê û dibistana hunerê de 500 metre hebû. Me erebeyek rawestand. Me dema heval bir di rê de şehîd ket. Bir gün sonra büyük bir kitlesel katılım gerçekleşti. Bahar ayıydı, yağmurluydu. Yağmur yağıyordu tabii. Pişle bir rojekî tevlîbûnekî mezin a girseyî pêkat. Meha biharê bû, baran dibariya. Min yekem car di merasimekê de girseyek meya mezin dît. Mala min li kolana dag bû. Girseyek mezin daha û diçû wê derê. İlk şey orada oldu tabii. Biz orada evlerinde bekliyorduk. Orada da kalabalık bir kitlenin geliş gidişi yaşanıyordu. Aydın Gül Halkın Kurtuluşu tarafından vuruldu. Şehit düştüğünün ertesi günü Dersim'e ulaştık. Kemal Pir arkadaş da oradaydı. Cenazesini kaldırdı. Aydın Gül ji aliyê Halkın Kurtuluşu ve Hatkuştin piştî şehîdkirina wî roja din em gihîştin Dersimê. Heval Kemal Pir jî li wir bû. Ew bixwe ji eşîra Qureyşan bû. Hevalekî derdora wî pir hebû. Lewra merasîma cenaze pir qelebalix bû. Cenazeyê wî li girekî li pişt dibistana mamostetiyê ya Dersimê hat veşartin. Merasîma cenaze bêdeng bû. Em slogan neqiriyan. Ji ber ku wê demê qîmeta gotina tune bû. Dişûna sloganan de tiştê ku diviya bû pêk bihata hebû. Ez di merasîma cenazeyê de jî axivîm. Heval hat veşartin heştê adarê bû. Li rojekê balkêş rast hatibû. Bu anlamlıydı. Biz biraz da aslında bilerek slogan atmadık. Çünkü sözün fazla bir değeri yoktu yani. O durumda yapılması gereken slogan atmaktan çok karşılık verebilmekti. Bu açıdan uzun bir yürüyüşün ardından cenaze töreni yerine gidildi. Cenaze töreninde de Aydın arkadaşın cenaze töreninde de yine konuşmuştum, ben konuşmuştum. Arkadaş defnedildi. 8 Mart'ta ilginç bir güne denk geliyordu. İşte esas o beni en fazla etkileyen Aydın Gül arkadaş için yapılan cenaze töreniydi. Çok iyi hatırlıyorum ve benim üzerimde derin izler bırakmış. Yağmurlu bir gündü, mezarlık. Rojeka baran bû. Goristan pir li derveyî Dêrsimê bû. Li serê çiyê bû. Ji xwendekaran û gel pir kes hebûn. Baraneke dijwar dibariya. Rê hemû herî bûn. Di bin baranê de cenaze hate veşartin. O korkunç yağmur altında cenaze defnedildi. Aydın Gül bere alakatê xwe Halkın Kurtuluşu rabî. Piştî em ketin Dêrsim ki me xebat kir. Li wan dûr ket alakatê xwe hevalara çekir. Lîse de hatin naskirin. Bo ki bere alakatê xwe di wan rabî tabii tesir li ser bingehê wan çedikir. Dîtin ki pêşî negirin, bi fikrî nikanibin pêşî bigirtana. Eger bi şiddet pêşiye negirin, li Dêrsimê zayıf bikevin. Bingehê xwe wan da bikin. Ha bu ve işte o havala şehit xistin. Yani xastin war tirsikê çebikin, panikê çebikin ki kes zêde kar neke, gava paş da balijin. Hatan di pêvajûyekê welî de Abdullah Öcalan dest bi severa xwe ya Kurdistanê kir. Wa civîna da hemiye da jî heya wextê havalekê di nav kar da cî digirtin tevlê bîn. Êkê alaqê me pêra çêbî bi giranî tevlî wa civîna bîn. Ne tek qadroyê kar dikin, hinek jî êkê hereketê pêra alaqa çêkirê. Ew jî tevlî ve civînê bîn, wa civînana bîn.
ciyek civin çedibin dazide ciyek faaliyeti me çedibin bin. Yani vandarna faaliyet dağıt meşandın. Faaliyet lidere dibin merkezi. Bu vel vandarna civinana çebin. Mesela yek ağrı bir. Mıntıkı ağrı Kars faaliyeti mehabi. Vekte ağrı vakit merkezi lidere bir işte. Ambejin Dersim çebi. Avcı merkezlik bir. Dersim, Erzincan, kısmeki Bingöl. Yani alanık bir var. İşte Cedikeci var bin hamji. Yani merkezi faaliyet abin. Ceki civinle çevin. Her o aliki var. Kani bin hava tavluva civin abin. Çıkan sanıyorum Nisan ayında. Bi baweriya min meha Nîsanê bû dema ku serok derket vêgerê. Ez bawer dikim ku cihê yekemîn jî çûyê herêma Serhedê bû. Ji Agirî û Qersê dest pê kir. Civînên xwe yên yekemîn li van deveran çêkir. Ve Kars'tan ilk toplantıları orada gerçekleştirdi. Tevî cihên dinên civînan li Agiriyê jî xebatên demek bû dihatin meşandin zemîneka firandibû. Rawestgeha duyemên jî dîsa li Serhedê Qers bû. Li vir jî xebatên li derdora salekê hatibûn meşandin biçûk ve jî zemîneka firandibûn. Qersê hevalê Akif Yılmaz, İdris Ökmen, Kemal Morxuç, Mehrali Yılmaz, evan hevalna li ew kirin, dest pê kirin heftadan. Bi Qers, Dîgor, Bazît, Ağrê li xebatekê wî şiklî destpêkê hebû. Eva li bêtir ev sefera serok li Kurdistanê dest hat pêkirinê li wê ve dest pê kir. O dönemde başkanın şeye gelmesi, Serhat'a gelmiş, Doğu Beste falan, Iğdır. Ondan sonra da bize uğramıştı. Kars'ta bir toplantı yaptı bir yerde. Duê demê de serok hat Serhedê, paşê li Qersê li malekê civîn çêbûn. Em bi qasî 15-20 kesa hebûn. Li kolana sûqa piyê malek me hebû. Em li wê malê kom bûn. Yani topyekun olarak 15, 17 ya da 20 kişi civarında bir insandık. Bir Sukapı mahallesinde bizim bir evimiz vardı. O evde toplandık. Tabii menüzani bir seroke. Başı hafte nehadan vakta gazete da fotoğrafı serok derket meddit me zanivun. Yani despeke menüzanivun. Hevalaki berpersiyar de ye civina çebeke le nezikati ki le üçli hevon. Çend heval dizani ve nüzanen. Gotin ji dîlokê hevalê Hesen. Li gorî me serok diviya bû hinekî din kalbûbûya. Li ser wî sakoyekî kravezeya wî şîn hebû. Li binî jî pantalonekî qedîfe li xwe kiribû. Fanêreyekî nîvsûkra wî hebû li ser hebû. Xanîkî ew sûqa piyê da yê hevaltê li disekinên civîna me li çêbû. Hewa sar bû jî. Abî serok hat li civîn li çêkir. Cara yekeme em tev civînek wisa dibûn. Berfire, balkêş bû. Derberî meselê Kurdî da tu zanyariyê me nivû. Kitabê wisa ji dest me da nivû. Em li herin li çepê tirkara têkevin tartişmekê evekê pêş em dihatin xetimandinê pêşa me dihat girtinê. Ew civîna serok li me re bû îlhamekê.
perspektifek mezin hemû hevala xweşik bidar kirin notê xwe girtin tiştê li serok li gotin bêhtir pêşiya me ronahî bû. Daha sonra biz başkan Roja duyemîn em bi serok re derketin Kela Qersê. Em li wa deveran geriyan. Wisa hinekî li keleyê nerî û hagot. Kî dizane xwîna çend mirovan di van kevran de heye. Biz yürüyorduk şöyle kaleye baktı. Dedi ki ne kadar kim ne bilir ne kadar insan kanı var bu taşların içerisinde. İlk gittiği yerin Serhat alanı olduğunu sanıyorum. Yani oradan Ji Agirî û Qersê de dest pê kirin. Civînên pêşîn li vir pêk hatin. İlk toplantıları orada gerçekleştirdim. Dönüşte Karakoçan'a uğradı. Elazığ, Bingöl. Li vegerê çû serdana Qereqoçanê. Hevalên ji Dêrsim, Erazîz û Çewligê li Qereqoçanê hatin cemhev. Civîn li mala li Qereqoçanê pêk hat. Mala ku civîn lê pêk hat li kêleka mala heval mazlum bû. Yekê gulana sala 1977 bû. Mala heval Hesen Xeyrî Güler bû. 1 Mayıs'a denk geliyordu. Hasan Hayri Güler arkadaşın eviydi. 30-35'ten fazla arkadaş vardı. Önderlik 2 ara vermişti. Zêdetirê 35 hevalan hebû. Du navber hatibû dayîn. Serokatiyê bi giştî 8 saetan axivî bû. Ev civîn ji bo me gelekî girîng bû. Eger ez bêjim ku hînê ez bi hêza vê civînê dimeşim, rast dibe. Weke süngerekî min vexwaribû. Ev civîneke ku xeta bingehîn, famkirin û nêzîkbûna tevgera apocî lê hatibû bicihkirin. Min wê gavê ji xwe re wisa gotibû. Ev çi camê re? Bir toplantıydı. Ben o zaman şunu söylemiştim kendi kendime. Vay be ne adam. Güvenliği delil arkadaşla ben sağlayacaktık. 2 tane de tabancamız var her birisi birimizde. Sırasıyla birer saat çıkıp dışarı... Evlekarî min û heval delîl wê me pêk baniya. Ez timî ji nöbetê direviya. Em hinê jî nizanin hevalê civînê dimeşîne heval Abdullah. Hevalê civîn pêk danî fikrên me yên ku heta wê rojê me nekar formîze bikin hemû mijar bi ostatiya jinek nexşan dike hemû fikrên me hûnan û danser hebû. Em car caran nobetê diguherîne. Min ji hevalê delîl pirsî ev heval kî ye? Ji min re got ji kesî re nebêje ew heval Abdullah. Bir ilmek kaçırmamacasına çok güzel dantel örerler. O bizim düşünce kırıntılarımızı, parçalarımızı, şuradan buradan aldıklarımızı adeta usta bir dantel örücüsü gibi tek bir ilmek kaçırmamacasına örüyor. Arada nöbet değiştiriyoruz. Ben delil arkadaşa sordum. Bu arkadaş kim? Kimse söyleme, Abdullah arkadaştır. Önderliğin çağrısı üzerine bir şey, fakat ben önderlik olduğunu bilmiyordum. Bölge sorumlusu olarak biliyordum. Serokatiyê ban kiribû. Lê min nizanibû serokatiyê ban kiriye. Min digot berpirsyarê herêmî ye. Em bi dizî birin. Min gilî û gazinên xwe dikirin. Min rewşa dijmenin li Qereqoçanê di gelek mijaran de xemsariya hevalan û bêtedbiriya wan ji berpirsyara re danîzman. Min serokatî timî dişopan. Fır baş dikiribû îqna bikira. Me ji hevalê mazlûm û xeyrî gelek tiş wergirtin. Lê bilê ev berpirsyarê herêmî cuda bû. Em dema dirê de diçûn heval delîl ji me re got. Dew nas kir. Min pirsî kî bû? Dema got apoyê em ber bi otobüsê ve diçûn û di destê min de sandwîç hebû. Min sandwîç avêt û min got ez ê vegerim. Lê bilê ez malê nizanim. İmkana vegera min nebû. Ez nikarim behsa hestên xwe bikim. Apo ha. Piştî Qereqoçanê rawestgeha Öcalan Amedê. Tawê rojê li Batman û Rûhayê xebateke baş hatibû meşandin û ji lewra ji van deran kadro beşdarî civîna Amedê bûn.
Önderlik Ahmet'e geldi. Toplantı olacak dedi. Ona göre örgütleme yaptık. Ahmet'teki toplantı Batman, Mardin, Urfa. Berî serokatî were Amedê heval Kemalat me amadekarî kirin ji Batman, Mêrdîn û Rûhayê heval hatin. Bawer dikim ku hejmara me derdora 6 kesî bû. Çağırdık. Geldi, katıldılar. 60 üzerinde bir güçtük herhalde. Biz Yedek'e gittik. Bizi karşılayan arkadaş yine Kemal Pir oldu. Civîna li taxa bexlera pir baş tê bîra min. Heval yek cot cot hatin. Yani li hundurê xanî tejî bûn. Gelmeye başladılar. Ev belli bir anlamda işi doldu. Evde oldu. Doğrusu ben yani Ez dema çûm Amedê min nizanim bû çima diçim. Her tişt hinekî bi dizî dimeşiya. Ji bo selameta tevgerê wer îcab dikir. Em çûn, hevalan em birin. Em çûn malekê. Hevalên ji Mêrdîn, Rûha û wan derdoran hatibûn. Tutulmak zorundaydı da. Yani hareketin genel selameti açısından işte Bağlar'da bir öğrenci eviydi sanırım ya da arkadaşların kaldığı bir evdi. Oraya gitmiştik. Küçücük bir evdi. Ve çok ihtiyatlı ve tedbirli bir şekilde girilmemiz söylenmişti. Maleke piçûk bû. Ji me re hatibû gotin bi tedbîr biçinê. Gotibûn yek cot biçin ji bo bala kesî nekişîne. Tê bîra min dema em çûbûn wir, min dît li derdora 6 kesî mirov hatibûn cem hev. Bêguman ji bo 6 kesî hazirî hatibû kirin. Bawer dikim texmîn hatibû kirin ku wê ev çend kesê were cem hev û lewma av û xwarin hatibû amade kirin. Bulunabildiği kadar yani yeterli olmasa bile asgari düzeyde bir hazırlık falan yapıldığını hatırlıyorum. Biz bir bulgur pilavı. Şiva me savar, pivazên hêşîn û dew bû. Piştî xwarinê em li odeyê civînê rûniştin. Ondan sonra birer arkadaş girdi içeri. Zaten girince ayak kalkmaları başladı. Hem oturdu, baş köşe oturdu. İri yarı. Genç, iri yarı. Böyle hatırladım. Paşê heval ket hundir. Kesekî gir bû. Li serê odeyê rûnişt. Piştra me zanî ku ew heval Abdullah ye. Kodular. Tibi ayarladılar. İşte Abdullah Paşa olduğunu... Min cara pêşîn serok li wir dît. Mase hat amadekirin, li pêşiya wî kaset û teyp hat danîn, dema hat berçav bikardanî. Pantolonek ku yê qedîfe û îşlikek ku yê rengê girî lê dida hebû. Bi sekna xwe ya bedenî û şiklê xwe yê xîtabê tesîr li min kiribû. 6 Gulanê bû. Salvegera şehadeta Deniz Gezmiş bû. Ji ber ku salvegera şehadeta Deniz Gezmiş bû, serokatiyê behsa wî jî kiribû. Ji xwe ji hevalan Kemalpîr hebû. Heval Mazlûm Doğan jî hebû. Heval Abbas yanî heval Duran Kalkan hebû. Dîsa heval Xelîl Çavgûn hebû. Hevalê me Fuat Çavgûn jî hebû. Mihemed Emîndal jî hebû. Orada konuşma başladı. Çok mütemadiyen aralıksız. Di wê demê de axaftinek dirêj a bê navber hat kirin û li 6 qasetan hat qeydkirin. Yani 8 saat filan sanırsam sürdü. O toplantıda artık bir şeylerin unsuru olduğumuza dair bir kanaat. Me di vê civînê de êdî yeqîn kir ku em apûcî ne. Heta wê demê komik bi komik dixebitîn, lê belê me zêde xwe berpirsiyar nedidît. Di her warî de hema bêje bi wê civînê di her warî de me xwe êdî bi awayekî nû dît. Di heman demê de ev civîn dihat maneya biryardayînê. Özelliği kendimizde taşımayan, yani yaşamsal olarak hem sosyal hem siyasi ve diğer ahlaki açıdan öyle bir yaşantı güzergahına girmiş olduk. Yani o gün beni oldukça böyle etkileyen tarihi bir gün oldu. Ji bo me rojekî dîrokî bû. Piştî ku axaftina serokatiyê qediya bîhnek hat dayîn. Heval hinekî din serbest rûniştin. Serokatiyê di wê rewşa serbest de got, eger pirs li cem hevalan peyda bûbin, em di vê keys û firsendê de dikarin bersiva wan bidin. Önderlik biraz daha rahat ortam içerisinde şey söyledi başkan. Arkadaşların kafalarına takılan sorular var mı? Sormak istedikleri şeyler var mı?
işte sorsunlar. Biz böylesine bir ortam içerisinde daha rahat şey yapalım, cevaplayalım. Önderlik hemen hemen bütün şeylerimizi böyle aktardı. Yani o manifestoda daha sonra dile gelen görüşler oldu. Tabii en sonunda geldi. Bu işte çerçeveyi çiziyor. Buna karşı bir ulusal kurtuluş savaşı Serokatiye dîtinê di manîfestoyê de anîn ziman got şerekî rizgariya netewî şer te û divê ev şer were kirin. Dema hat gotin kî mafê axaftinê dixwaze, hevalê Kemal mafê axaftinê girt û ji serokatiyê pirsî. Ev şerê kengê dest pê bike? Ev şerê çawa were meşandin? Eger di vî warî de dîtin bêne ziman, tabî serokatiyê bersiv neda û paşê em welê belav bûn. Bunlara bir savaşla çözüm getirilecek. Bu savaş ne zaman olacak, nasıl olacak bir de bu konuda görüşler belirtilsin dedi. Önderlik bir şey söylemedi. Cevap vermedi yani. û rawestgeha dawiya Sefera Kurdistanê ya Abdullah Öcalan dîloke. 13 Mayıs 77'de Antep'te 84 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir toplantı oldu. Toplantı çok... Lutkeya Civinan di 16 Gulanê sala 1977 de li Dîlokê pêk hat. 84 kes beşdar bûn. Civinek pir baş hatibû organize kadro û namzetên kadroyan ji Riha, Mereş û Dîlokê beşdarî Civinê bûn. Kadro ve kadro adayları durumundaki arkadaşları çağırmışlardı. Em ji nizî pê tevlî bûbûn. Serok hatû pirsî, hejmara we çend e? Em 84 kes bûn. Şey dedi, sayımız ne kadar diye sayıldık. Hevalê Hakî hebû, Hevalê Cemîl, Heval Kemal Pîr, Şahin Dönmez, Ali Omurcan hebû, Bozan hebû. Yani em 84 û 85 heval bûn. 84-85 civarında arkadaştık. İşte bir teyip getirmişlerdi. Serok li ser tenekeyek rûn ên 18 kilo rûniştibû. Teypek anî bû. Heval Hakî kaset diguhertin. Civinê saet de 8 de dest pê kir û heta 5 sibê dewam kir. 8 kaset tijî kirin. Kontrol ediyor, bantların değiştirilmesi buradaki şey yapılırken. İşte saat 8'de başlanıldı. Sabaha karşı saat 5'e kadar devam etti toplantı. O toplantıda neden partileşemiyoruz gibi bir soru sorulmuştu. Başkan şöyle demişti. Parti oluşturmak çok kolay. İşte burada 85'e yakın arkadaşsınız. Sizinle şu anda da bir parti kurabiliriz. O birikimimiz var. Yine o kadro yapımız da var yani. Ama Kürdistan öyle bir ülkedir ki Kürdistan devrimini gerçekleştirmek bile sıradan alelade oluşmuş partilerle olmaz. Biz partileştiğimizde... Dicivin edip pirsak welê hatibû kirin. Çima em nabin partî. Serok kusa bersida bû. Avakirina partiyê hêsane. Hûn niha li vir 85 heval hene. Em niha dikarin partiyê saz bikin. Ev hêza me heye. Ev kadroyê me jî hene. Lêbelê Kurdistan welatekî welê ye ji bo bicîyanîna şoreşa wê bi partiyên li bayê bezîhatina ava kirin nabe. Dema em bibin partî divê erd û ezman bilerizin. Ji ber ku em ê bibin partiya şoreşa Kurdistanê. Hewceyî bi partiyekî heye. Divê têkoşînê bimeşîne û paş ve venegere. Partileşmenin koşulları oluştuğunda artık bizim yani ulusal düzeyde tanınmamız gerektiğini geriye dönülmeyecek ve bu mücadele yürütecek bir partiye ihtiyaç var. Tabii civinana perverdeki mezin, kuvvetki mezin da kadroji da havalek nüçebiji piştiva civinana hareket daji duvandarına peşket çünkü tesir khort çekil serkar moral khort dayı, umuduk khort dayı, bavari khort dayı Ali zanabine da zanabin khort kir. Bu eci tesir ve pratikte de faaliyette de derket zaten düşman audit bu ehma hat ser faaliyette. İşte civina tavra mezin antabebi vakti havale haki karar vererek kardakır. Serukati civina antabe tamam kır pişti ve bu neticeyi vankı fembeki Kurdistan derken çü Ankara.
Zaten ama pişti ve devlet cevapta Bersiv nûçeyeke dilêşe. Pir derbas nabe ji dîlokê tê. Ez li mal bûm, li mala malbatê. Dîsa çay anî bûm ber min. Min çay rijan ser çonga xwe. Hilke hilka min bû, diricifîm. Min digot ev kar qediya. Lêbelê min jî di dilê xwe de digot min li Kurdistanê tov çandin. Grup artı berveşti, grubu ki siyasi düşü. Yani hareket bir hareket ki siyasi berve düşü. Çünkü ne tek nav talebada, de nav gundiyada, nav dükandara da, esnafa da, gelik nav karkera da artık ve hareketa ciddi girdi. Bu ve hareket artık ne hareketlik tengü, hareketlik ferabi, bengevi ferabi, dikkat hemi sınıfa, hemi tabaka, hemi sınıfa tabaka da jî bengevi xaç edikir. Bu veci hareket artık hareket ki fikri derdiket bir hareket ki siyasi, grubu ki siyasi çevi, tabi bervi partileşme düşü. İşte bu ki bervi hareket ki siyasi gaf david, bervi partileşme düşü, devlet evdit işte has peşive bigirir. İşte bu toplantıların ardından gelişti. Ev yek pişti civinan peşte çû. Serokatî ji fir baş binav kir. Civina herî qalabalık ya dîlokê bû. Piştî wê civînê serokatî çû Enqerê. Ankara'ya gitti. Başkan geziden döndü. Biraz olumlu sonuçların ortaya çıktı, görüldüğünü. Yani Serok ji gera Kurdistanê hat. Êdî Serok pir bi rehetî diaxivî û digot encamên erênî hatine bi destxistin. Dema ku nêrîn tên gotin, alîgir çêdibin û tê qebulkirin û digot. Êdî em dikarin bihêz bin. Gezi sonuçlarını anlatıyordu. Başkan bana dedi sen Diyarbakır'a gideceksin. Kemal Pir seni orada bekliyor. Seni oraya çağırıyorlar arkadaşlar dedi. Fakat Antep'ten geçeceksin dedi. Giderken Antep'ten gideceksin. Antep'ten giderken de Serok ez çandim û got têbiçî Amedê. Kemal Pir li benda te ye. Têj dîlokê derbas bibî. Axaftinên xerabker û bi guman ên bozan hene. Têj bo hakî bêjî û derbas bî. Min hakî dît û jê re got. Wî jî got helwestên wî yên xerabker hene. Ne tenê ew, tevî Mehmed Uzun hin nerhatî derdixîne û li derdorê belav dike. Dedi sadece şey değil dedi, tamam onun dedi fiili şeyleri var, bozguncu yaklaşımları. Fakat dedi bu Mehmet Uzun'la onun ilişkileri, yani gene Mehmet Uzun'un yaklaşımları ve benzeri onların bir takım rahatsızlıklar yaydığı şeklinde bazı şeyler söyledi. Piştî vê axaftinê bi heftiyekê roja 18 Gulanê sala 1978 li dîlokê Heqî ji bo guftûgoyê dawetî qehwexaneyê tê kirin. Bozan Aslan digotin, Mehmet Uzun digotin, ew nav me dabî. Vana jî çapê Tirka tevin me bûn. Alaqê van sterkira sor hene, pêk var rendewiyê çêdikin. İşte soz didin ki nîqaşek li Nurî Pazarbaşı li qehve çevbi. 18 Mayıs'tı. Antep'e gitti. Ve haberhakiyle de Di 18 Gulanê de ez çûm dîlokê. Di wê demê de min û heval hakî baştir hevdûn nas kir. Ji min re got tu here taxa karşıyaka li mala komînê bimîne. Arkadaşlar ve eğitim camiasına katılırsın. Bozana û Mehmet Uzun evten hevalê hakî qarar dibêjin. İşte falan roja falan saate me rendew bû te wergirtiye. Li wê dere işte nîqaşa çevbi hevalê hakî qarar dibêjî lazim e we wernegirtana. Bere jî heval wan agadar dike. Dibêjî ve hareket ajana ve tehlikeliye lazım em tujara var nekevin irtibatê. Ve dibêjî jî. Fakat vana dîsa jî rendew war dikirin. Bizanabîn war dikirin. Gitmek istemiyor aslında. Doku dolabê li serê hevalê Heqî digerînin.
randevu hatiye girtin. Ji ber ku gotiye ez ê werim bi bîr û bawerî diçe. Dediği için güvenerek gidiyor. Saat 5 oldu. Biz kombin evine gittik. Karşıyaka'daki eve gittik. Tam yemeğe oturacağız. Mehmet Uzun geldi. Saat bu 5 em çûn mala komünal Karşıyaka'yê. Tam em ji bo xwarinê rûdiniştin Mehmet Uzun hat. Ji hevalê Hemze pirsa silahê kir. Hevalê Hemze hinek xeyîdî û got ma tu nizane ku silah nelvire. Tu nizanî ku silah li mala Bozan Aslan e û çû. Ve gitti o. Vakta randevuye artık mecburuz. Dıçıcıya randevuye. Tabi Alaaddin Kapanev jî li kahve propaganda dikin. Dibêjin işte hinek faşistê beğenvir. Vakti işte hatin şiyar bin. Neyelin ki vir baxivin. Em neyelin ki baxivin. İşte em ceza bikin. Var propaganda dikin kahveda. Millet tabi nizanı ki havali haki karara. Vakti ki haval dıçı rüdinni dest bin nikaşe biki hema Alaaddin Kapan avna silah ederdikin. Aradan bir saat geçti. Saatek anji saatun nîvek derbas bû. Vê carê numan uçar hat. Wecihê wî zerb bû weke şîmayê. Gazî Hemze kir û got li Duztepeyê li hakî xistin. Haki arkadaş vuruldu. Düztepe'de vurulmuş. Adı Adil. Saat 8 civarında bir şeye gittik. Antep Hastanesi'ne. Saat derdora heştê êvarî bû em çûn nexweşxaneya Dîlokê. Me xwîna xwe tehlîl kir. Xwîna wî 0 RH pozîtîv bû. Ji ber ku xwîna me hev nekir em pir xemgîn bûn û ji wir veqetiyan. Uymadığım için. Ayrıldık. Saat 11 de numan uçar hat û Kurdî got mir. Türkçe dedim mir. Ben yine Ahmet'teydim tabii böyle sabah çok erkendi. Kapı Ez de Ahmetê bûm. Serê sibê zû li derî xistin. Mahîr welat hat û ket hundir. Ji Dîlokê de hat. Agahî da me û em jî siwar bûn û çûn Dîlokê. Hevalê Kemal hat. Wekî din gelek hevalên din jî hatin. Wê çi bikin kes nizane. Ya bir bildiri yazmak istedim. Meyê belavokek binivîsanda bi hevalê Kemal re em li malekî rûniştin. Me nikarbû binivîsanda. Herkes pir bihêrş bû. Baktık ki olacak gibi değil. Herkes çok gergindi yani. Ailesine bir telgraf çektik. Me ji balbata wî re telgrafek şand û ji bo werin wî bigirin. Serê sibê her du kekê wî hatin. Sabah geldi iki abisi. Sirtür'deyken sabah erkenden başkan geldi. Dema ku em li mala xwendekaran Asêr têbûn, serê Sübezû serokat. Mahmud Aktaş xeber anîbû û got. Li hakî xistin kuştin. Serok got ez ê herim û hema çû garajî. û vegeriya Dîlokê. Dedi ben gideceğim. Hemen garaja gitti. Antep'e döndü. Wê demê gazî nekirin. Mala Mahîr bû. Dema ku em çûn me dît ku serokatî jî li wir e. Başkanın kendisi de gelmişti. Serok bixwe jî hatibû. Hevalê hekî rakiribûn nexweşxaneyê şehîd ketibû. Lazim bû cenazeyê biha te wergirtin. Rewşeke pir tengezar hebû. Di wê rewşa tengezar de em hemû li dora nexweşxaneyê digeriyan. Etrafında geziyoruz. Hastanenin etrafı doldu arkadaşlar. Gelek polis jî hatin. Di gotin wê pevçûnê derkeve em nahêlin. Em ê cenaze bigirin nexwe em ê şer bikin.
Biz götüreceğiz, biz şey edeceğiz. Olmasa çatışma yapacağız. Kemal arkadaş onlar. Havali Kemal got em bavêjin ser nexweşxaneyê û ger pêwîst be şer bikin. Diyor. Birçok yerde çok sayıda arkadaş gelmiş. İşte Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Suruç'tan, Maraş'tan, Antep'in kendisinden birçok arkadaş gelmiş. Ji gelek deveran pir heval hatibûn. Ji Amed, Riha, Suruç, Dîlok û ji Mereşê gelek heval hatibûn. Em hemû li dora nexweşxaneyê digeriyan û heta em difikirin mitîngekê li dar bixin. Li wir bi çend hevalan re silah jî hebû. Gelek polisên sivîl jî hebûn. Em hem li bûyerê baş serwext nebûbûn û hem jî em aliyê wê provokasyonê jî baş nabînin. Tenê em li cenazeyê Xwedî derdikevin û dixwazin maneya siyasî bidinin. Provokasyonun nereye gideceğini çok iyi hesaplayan bir yaklaşımdan ziyade sadece işte arkadaşın şehadetine sahiplenme, ona siyasal değerini verme anlamında bir yaklaşımımız vardı. Orada önderlikte de olmaz yani. Biz çatışma. Serokatî got nabe, şer û pevçûn nabe. Wê herkes ji vir biçe. Êrişek bi plan e. Dixwazin me bixin lîstikê û rawestan. Eger ne serokatî bûya, tê kesî nikaribû me rawestanda. Kimse öyle durduramazdı onu. Bazı provokasyonun belirtileri vardı. Önderlik tabii o... Hin işaretên provokasyonê hebûn. Dema ku serokatî müdaxele kir, çareser bû. Cenazeyê heval hat wergirtin. Cenaze salınıp direkt memleketine götürülme biçiminde sorun çözüldü. Aldık cenazeyi. Cenazeyle beraber arabalar tuttuk. Gittik Ankara'ya götürdük. Me cenaze girt, araba amade kir û cenaze bir Enqerê. Bir qesra emniyetê. Hemû şoreşger li wê derê hatibûn qeydkirin û fîşkirin. Hevalê heqî jî hatibû fîşkirin. Êdî çi kirin em nizanin. Careke din anîn. Artık ne tür işlemler yaptılar bilmiyoruz. Sonra geri getirdiler. Biz yurtta cenazenin gelmesini beklerken sabah ikinci yani daha sonraki gün Em li mala xwendekaran li benda cenazeyê bûn. Bi carekê hevalê Kemal hat û di dewsa derî de pencereyê raketundir. Rêbaz û terzên wî yên balkêş hebûn. Taybetiyê wî yên balkêş ên mîlîtaniyê hebûn û wiha got. Wê heval bi vesayîta cenazeyê bibin. Hûn yên li Enqerê bi vesayîtekê din werin. Dedi cenaze arkadaşlar arabayla gidecek. Siz Ankara'dakiler de ayrı bir arabayla gelirsiniz. Biz bir konvoy olarak. Em weke konvoyekê heta welêt wiha çûn. Bavê wî hat û pêşwazî kir. Kemal çıktı. Bu yolda kaza da yaptılar. Kemal û yên din dîsek ketin rê. Ji ber lezê di rê da qeze dikin. Dema ku hat cem cenazeyê, serê hevalê Kemal pêçayî bû. Em bi komeke hevalan re çûn. Me heta sibê li ber serê cenazê nöbet kirt. Ber destê sibê serok hat. Sabah doğru başkan geldi. Dedik hakim odasında bir kişi konuşma yapsın. Böyle toplanmıştı. Me got bila li ser bîranîna hakî kesek ji me axaftinek bike. Di nav me de kî dikare axaftinê bike? Kemal dikare. Kemal ji bo axaftinê çû. Cümleyek got dê nikaribû. Bu qura wî giriya û derket çû. Bir cümle söyledi, konuşamalar, yürü ağırlı çıktı. Yine bir konuşma yapalım dedi Kemal arkadaş. Ben dedim olmaz. Kemal xwest biaxe û got, ev mirov dixwest navekî li min jarê bike, lê nekarî îfade bike. Wisa li cihê xwe de ma, tesîr pir zêde bû. Elbisçi böyle yaptı. Kavga öyle yani, etki çok fazlaydı. Ertesi gün bütün ordu yöresinden gençler gelmişti. Sanıyorum böyle birkaç yüz vardı. Roja din jî hemû derdora ordiyê ciwan hatibûn. Çend sed ciwan hebûn. Melûr ew veşar. Li derdora ordiyê dihat naskirin. Devrimcî yol û komên ji hin derdorên cuda hatin. Lê Xwedî derketin. O değişik gruplardan. Bila ew saxbin. Diğerlerinden farklı gruplardan geldiler yani öyle. Katıldılar törene, sahiplendiler. Sağ olsunlar.
Pêngava Koma Apojiya Yekemîn û berfireh ya ber bi Kurdistanê ve bi êrişeke wiha tê pêşwazî kirin. Tesîra wê û bersiv jî wê di heman astê de wê berfireh be. Haki arkadaşın katledilmesi bütün grubu tepeden tırnağa sarstı. Yani katilkirina hevalê haqqî ji serî heta neynokan hemû komê hejand. Her kadro hejand. Her kesî ji nû ve biryar da. Yên ku biryar nedan veqetiyan. Hên ji wan hema derketin Avrupayê. Tehlike dîtin yani. O zaman bir sürü hemen onun arkasından sinip korkup yavaş yavaş geri çekilip şeyler bazıları oldu. Bazıları Avrupa'ya çıktı arkasından hemen. O yörede olanlar tehlikeyi gördüler. Haval haki karar yani şahsiyeti ki her aliva ki bavari da meriyabi. Jiyane da pır mütevazi bi. Beket jiyan nadıkır. Yani vakti ki meri beji ket havali haki karar tehma berçave meriya. Fedakari, cesaret, hürmeti havala girtin, havali xal peş, hamit şta girtin, peş xal girtin, dali seruk fehm kirne da, derhal xistin pratike da, taybetmendi var haned bir havali da. Zaten serukati jî bu havali haki karar değerlendirmeye xoda dibêje vaki gühemi, destemi, dilemi, ruhemi bir. O fiilen yardımcı gibiydi yani. Önderlik doğal olarak ta baştan itibaren öyle aşırı derecede ew bi fiilî weke alîkar bû. Wê demê serokatî zêde bi kadronan re muxatab nedibû. Lewma wî xwe bi pêş ayar dikir. Mîna sî çil sal piştî çêbûbê tev digeriya û di wê çarçoveyê de têkiliya nava kadroyan nîşan dida. Ji serokatiye re pir zêde bi hürmet bû. Serok pir baş dişopan. Hîs kiribû yanî. Dibêjin lê weke rehê min ê dizî bû. Wan helwestan pir baş dida xuya kirin. Pir bi dîqat dişopand û hewl dida ku wî fam bike. Wî hêza serokatiyê ya afirîner hîs kiribû. Ji bo ev afirînerî di jiyanê de gewde bibe, jiyana xwe kir gorî. Ji xwe bêyî ku bisekine hema wisa çû. Yaratıcı gücünü müthiş sezmişti böyle bir sezgi olarak ve onun yaşam bulması için yaşamını ortaya koymuştu. Zaten o hiç duraksamadan gitti öyle. Alabildiğine mütevaziydi. Alçakgönüllü ve mütevazi. Yani herkesle rahatlıkla onun düzeyinde ilişki kurabilecek bir şey vardı. Bir tarzı vardı. Yani hiçbir zaman sadece karşısındakiyle Rewşeke baweriya bêsînor derxist meydanê. Baweriyeke xurt dida hevalan. Heta tu bêjî nefis biçûk bû. Li hember kesan bi serdestiya taybetiyên xwe nedaxivî. Hêza wî ya îqnakirinê pir xurt bû. Bence yani hem kendi birikimini, yetkisini kullanmaktan çok herkesle aynı eşit temelde herkesin düzeyinde ona ifade etmenin yöntem ve tarzını çok iyi tutturduğu için ikna gücü çok gelişkindi bu anlamda. Haki arkadaş bağlayıcı bir kişilikti herkes açısından, tabii tüm hareket açısından. Anısına sonuna kadar sadık kalınması gereken bir kişilikti. İnsanlık, devrimcilik, sosyalizme bağlılık biçimdeki temel ölçüler. Hevalê heqî ji bo tevgerê kesayetiyeke hevgirêdanê bû. Kesayetiyek wisa bû ku diviya bû heta dawiyê mirov girêdayê daxwaz û bîranîna wî be. Pîvanên bingehîn jî wê di girêdana vê bîranînê de îfadeya xwe bidîta. Ji lewra serokatiyê bawer dikir ku divê ev yek di asteke jor de xwe bigîne encamê û pratîkê. Bersiva herî baş a ji bo hevalê heqî jî li Kurdistanê gav avêtineke profesyonel a şoreşgeriyê bû. Nitekim bu anıya verilecek en iyi karşılık Kürdistan'da bir profesyonel devrimci örgütlenmeye geçişti. Av şehadata bir sebeba parti büyüne serukati var nezik şehadete bü. Av zata hususiyette serukatiye serukati kaybe ve harekata daim şehadeti ve harekata
dayım kirin sebeba xabat de sebeba şer bu eji serukati bu ki birani havali haki karar bekbini le an tabi işte parti programı partiye hazır kır. Kuşna hakî karer ji aliyekî ve rê li ber dayîna biryara partîbûnê vekir ku dihat maneya mayîndekirina rêxistinê û ji aliyê din ve jî dihat wê maneyê ku ev tevgera ciwan êdî bi pirsgirêka xweparastinê re jî rûbirûye. Bi şehadetê hevalê hekî karar diyar bî ki devlet artık karar daye ki fizikî vê hareketa tesviye bike ew derketî bî mesajî da bî ya hûne dest li vî karî berdin ya jî ku nedin nekin işte wek hekî karar mîten kuştin ew mesaja da bî hemî jî ew mesaja fehm kiribî ya me dest berdana bu me ew ne mümkün bî meye berdewam bikirina lazım tedbir me waygirtana ki me bikwanîna berdewam bikirina işte wexte meseleyi çekdarî hatı pêş. Örgüt demek ki devletin gizli saldırı güçleri tarafından saldırı hedefine alınmıştı. Bunun karşısında durulacak mı, durulmayacak mı? Bu saldırılar göğüslenecek mi, göğüslenmeyecek mi? İşte yeniden değerlendirme. Rêxistin bu hedefa êrişên hêzên nepenî û dewletî. Hîça walê jî biseknî bersiv bidî. Devlet û xwe biparêzî, xwe rêxistin bikî û bi wêrekî derbi avakirina partiyê de biçî. Divê tu li ber xwe bidî. Bernama partiyê jî wisa derket holê. Me dizanibû êdî em nebin partî, em nikarin jî van êrişan rawestin. Bi şîddetê bi ser te detên. Lewma divê van hêzan bi şîddetê bêtêsîr bike. Bîr û baweriya çalakiyê jî ji wê derê tê. Partiyle kendimizi savunmak istedik. İşleri geliştirmek istedik. Artık parti olmadan, örgüt haline gelmeden bu saldırıyı göğüsleyemezdik. 3. Direneceksin yani. Şiddetle yok edilmek isteniliyorsun. Saldırı güçlerini, şiddet güçlerini etkisizleştireceksin. Eylem anlayışı da oradan çıktı işte. Tamamen savunmaya dayalı. Dikkat edilirse meşru savunmayı ifade ediyor aslında. Özü bütünüyle öyle. Bu temelde bu saldırı gücünü etkisizleştirmeyi hareketin, grubun savunulması için zorunlu gördü ve cezalandırdı tabii. Pişti ve tabii amçün servan Aratin qapan li Antebel Malikê xwe dişar. Em çûn me dora vê malê girt. Polîsê Antebê hat alîkariya wî kir, ew xilas kirin. Piştî vê revî çû İskenderun. Li vê derê me tespît kir. Li vê derê em çûn ser me lê da. Em çûnê serê dikê jî, êdikê jî zata biladin revîn dest wî karî berdan. Sterka sor varhat tasfiye kırıldı. Koşullar olsaydı hiç de şiddet yoluna girilmeden o yollardan mücadeleye başladı. Eğer şert û derfet hebûna bêguman wêreyên din bihatina ceribandin. Lêbelê derfet da wê yekê tune bû. Şehadetê ev yek îspat kir. Êdî ji vir û pêde di nava hin koman de silah hatin elgirtin. Silahlarla, tabanca ve benzeri silahlarla donanma çabası ondan sonra süreçte gündeme geldi. Haykaran şehadeti bizde bir taktik, yeni bir taktik belirleme yok. Şehadeta heval hakî pêwistiya bi taktikeke nû destnîşan kir û derxist olê ev jî taktika parastina rêxistinê bû. Li dijî kom, kes û saziyên din. Önünde engel olmaktan çıkarma taktiği olarak yeni bir taktikle gündeme geldi. Grup o tarzda silahlandı. Piştî vê bûyerê komê dest pê kir çekan gire. Êdî li hember hêzên sosyal şoven, polîs û paşverûtiya feodal çek hilgirtin û bi karîna şiddetê ket rojevê. Savunma tedbiri olarak silahlanma ve şiddete başvurmak gündeme geldi.
ji xwe piştî heqî hat veşartin Abdullah Öcalan vegeriya bû Enqerê û li wê derê wê baştir bidîta ku bi kîjan êrîşan re rûbirû mane. Piştî hevala piyate kuştin li Tuzlu Çayirê bi ser malê de girtin û xwestin serokatiyê bigirin. Hevalê Kemal Pîr hate girtin, yanî êrişeke giştî hebû û serokatiyê wê demê ev yek weke hewdana darbeya Türkeş nirxand. MHP dixwast derbek askerî çebikî, Qara Kuvvetleri Komutanı hebî Ersun, wî dixwast derbekî askerî çebikî, ilişkî xwe, alaqatê xwe MHP re hebî, tam di mabênê ve derbe da dixwastin ve tesviye jî çebikin. Bû ku ew derbe jî çênebî, bû ku serokatî jî ew tedbîra wergirt, divê ayda ew pêk nehot. Vala derket. Piştî ku ew vala derket, Temmuzê da li Türk İş Bloku serokatî wexta ku li mal derket, suikastik çebî, bi silah ateş kirin, fakat ew jî pêk nehot, ew jî vala derket. Bundan sonra başkan daha çok şeye dikkat etti. Fazla açıkta gezmemeye. Piştî vê bûyerê serok bêtir bi dikkat tevgeriya. Êdî li ewlêkariya xwe dikkat kir û zêde nedgeriya. Yani ev îşaret hatin dayîn. Hûn bi rêxistineke xwendekaran a basît propaganda nakin. Em rewşê dizanin. Hûn jî hişyar bin ku karên tên kirin ciddî ne. Li gor vê yekê lingê xwe dirêj bikin. Ciddiyetinin farkına varın. Ona göre ayağınızı denk atın. Piştîvel Tuzlu Çayır xwastin derbekî mezin li hereketê bidin. Ew tabi destê pilot çêbû. Malak Qarasu hevalê disekinî, hevalê biçûna wê derê. Hevalê ki tên naskirin. Serokatî jê biçûna wê derê. Pilot var bilgî dabî devlet. İşte serokatî tevî, Kemal Pîr, hevalê tên naskirin tên wê derê. Silah jê bên wê derê. Li wê civînika çêbû bu eylema. Örgüte maddi gelir sağlamak için İstanbul'a gidecektim. Bir soygun ekibi kurmuştuk. Silahlarımız da vardı. Bunları İstanbul'a taşıyacaktık. Orada işte maddi gelir sağlayacaktık. 3 Haziran günü... Ji bo ji rêxistinê re derfetên aboriyê peyda bikim ez ê biçûma Stenbolê. Me ekîbeke şelandinê saz kirbû. Roja sisê Hezîranê bû. Di şeşê gulanê de hilbijartine bûn. Em ê li mala me kom bibûna. Hin tiştên ku serok bigota hebûn. Yek ji sîlehên me yên bibira Stenbolê. Me yê ji pîlot bistenda. Min beriya du rojan pîlot dît. Min got li batê sîlah hebûye. Got ez ê paşê bidim. Lêbelê wê demê hin tişt hîs kirin. Dedi sonra veririz dedi. Yani böyle bir uyarlama yaptı. Şey demedik, silah alamadık. Fakat herhalde bir şeyler hissetti o zaman. Ankara'da bir olay yaşandı. Mayıs ayının işte 10'lu günleri içinde bir olaydı. Divê pêvajoyê de li Enqerê di meha Gulanê de faşîstekî har û hov hatibû kuştin. Yek ji çavdarên MHP'yî bû. Ez şaş nebim navê wî Mehmet Arbay bû. Kesî bûyerê pêk dîne silahê de pilot Necatî. Piştre ew silah û paşê hîn silahên din jî gihîştin destên me. Silah di destê me de ye, kesên birîndar jî li wê taxê ye. Tam divê rewşê de operasyona polis ket rojevê. Bir ortamda polisin operasyonu başladı. O günün sabahıydı. Sabah 7 miydi? Erkendi. Baktım yer basıldı. Polisler bastılar bizim eve. Tabii ben yataktaydım. Yani silahlar hemen benim yatağa doğrulttular. Ew roj serê sibê bû, saet heftê sibê bû. Min mêze kir ku bi ser malê de girtin. Ez di nav ciya de bûm. Berê devê çekandan min û gotin, xwe tev nede. Serok jî gotbû ew dikare were. Ez ketim fikareke bi wî rengî. Heta êvarê li malê qereqoldanîn. Xwarin û alkol vexwarin. Xwediyê xanî gumanan dike. Neviyê xwe dişîne rawestgeha minîbîsan. Tabii böyle kalabalık gidiş geliş olunca bizim ev sahibi kuşkulanıyor. Bu nedir diyor. Gidiyorlar, çıkıyorlar. Ev kadını yaşlı bir kadın, dersi bir kadın, değerli bir kadın kuşkulanıyor. Torununu dolmuşların
durağı var. Orada bizim tarafa gelenlerin ineceği yerde çocuk bekliyor. Böyle daha ne olacak, böyle beklentilerimiz var. Oturmuşuz işte, yan yanayız. İşte böyle 9-10 kişilik. Em nehdeh kes lüve deribun. Lawke kebu ku min wiş dibistana navin nastikir. Zarokê mala ku qeras wan lê diman bû. Ew hat got. Tam tuyê demê de serokatî jî hat. Ango agahî û serokatî bi hev re hatin. Helbet ji ber hatina serokatî ya wê derê em tirsiyan. Ji ber ku min ew deveran nas dikir. Serokatî got her elwan deveran mêzeke. Geldiler, dediler böyle şüpheli bir şey var. Tam öyle bir an, tam o anda önderlik geldi. Yani haberle önderlik birlikte geldiler. Tabii önderliğin oraya gelmesi bizi korkuttu. Oraları ben bildiğim için dedi, git dedi, bak. Ve böylelikle başkan eve gelmekten kurtuldu. Tabii şöyle bir durum var. Herhalde pilot dedi, bununla evde silahlar var. Bilemiyorum, herhalde bir tane silah da vardı evde diye almamıştım ama bir tane vardı. Bi vî awayî serokatî nehat wê malê û filîtî. Herhal pilot gotibû li malê silah hene. Di serî de wê komê bixistana girtîgehê an jî bihata îmha kirin. Beriya şevekê jî Kemal dema ku ji mala xwendekaran a Sêrtê tê li rawestgehek beriya Tuzluçayê tên girtin. Tevî silahê hatibû girtin. Yani operasyonê. Ji ber ku heta êvarê tu kes nehat, min serbest berdan. Sedî sed îspat bû ku pilot bûbû alîkarê serdagirtina malan. Bizim evde öyle karakol kurdular. Tabii akşama kadar kimse gelmeyince beni serbest bıraktılar. Ben yani o zaman serbest bırakıldım. Tabii bu nasıl ortaya çıktı? Kim bilebilir? İşte o süreçte yani bu şeyin pilot tarafından ortaya çıktı. Çeşitli etkenler bir araya getirildi. Netleşti. Yani pilotun bizim evi bastırdı, netleşti. Pilot ağırlı bir gençti. Türk Hava Kuşu'nda çalışıyordu. Böyle özel bir tipti denilebilir. Gerçekten özel eğitilmiş bir tip. Her yönüyle siz baktığınızda her pilot civanek ji agirî bû. Di saziya Türk Kuşu ango civîka Türk de pilot bû. Mirov dikare bêje tîpek taybet bû. Tîpek xwedî perwerdeya taybet. Poz bilind bû, xwe subay didît. Lêvelê pir kêrhatî bû. Digot ez dikarim bi balafirê dibin pirê re derbas bibim. Yani pilotekî baş bû. Bi giştî sportvanekî baş bû. Weke komandoyek temamî û gêjtî. Kesayetiyek ku bi temamî hatibû perwerdekirin. İyi bir boksör, yani iyi bir sporcu. Komple bir şey yani komando denir ya, o tarz bir subay. İyi eğitilmiş, çok özenle yetiştirilmiş bir kişilik. Piştî ve artık serokatî aşkı hareket nadikir ve şartî hareket dikir. İrtibata xwe pilot jî qut kir. Zaten piştî ve pilot dixwast xwe bigîne serokatî. Ciyê serokatî kî dereye ve tespit bike. İşte hatta xwe bigîne serokatî jî çünkü devlet hatî bir ser pilot. Pilot wasifa xwe pek nehanî bî. Netice var ne girdi bir devlet mesul didit pilot digo ta netice var ne girt ta malumatı hem şaştan mı lazım etti ve telafi beki bu işte pilot le serukati diğer ya serukati kiderek hobi gini ki derber serukati bidi şu geldik ciya fakat tabi ne kani bir hobi gini serukati serukatî tujara jî piştî vê tarîxê nedît. İşte bu ve hat Urfa, hat Antabe, şu hatta gundê serukatî fakat ew irtibata jî bi dest xwe naxist. Artık tiştekî bikirina nebî. Tamamî artık alaqata me û pilot qut bî. Mirina hakî karer û bûyerên piştî wê rûdan tevgerê tîne pêvajoyeke nû. Êdî xeleka hemû xebatan li derdora armanca hewildanên partîbûnê kom dibe. Êdî ev koma ku weke apojîtê nas kirin ji 18 gulana sala 1978 pê ve
لسر بنگها پارتی بونه لحمو کردستان دست به هودان تئوریک و پراتیک دکه روجوا سرکه اوه کو ریخستنه که چاوا و به چه رنگی دیکاره پیک وره پشتی که اوله حکی قرار شهید کرد سرکواتی هاتان تابه لمحله هوش gördü مالک مهبی لویدر سرکواتی برنامه پارتی نویسان پروگرام پارتی tabi taslak bir vakti av programa Mali Kürdistan Blakır böyle 12-13 sayfalıktı. Daktilo ile yazılmış, çoğaltılmıştı. Bütün şehirlere dağıtıldı. Ve qasi 12-13 rupel bu. Be daktiloy hatibû nivîsandin. Melhemû bajaran belav kir. Em li Amedê bûn, hat mala me jî. Hat gotin ku ev yek bila di nav kadroyên pêşeng te were xwendin. Gotu bêş kirin û nêrîn werne eşkere kirin. Hês û moral da me. Em tê dikoşiyan û niha belgeya tiştên me diparast ketibû destên me. İdeolojik mücadele yürütüyorduk da bütün savunduklarımızın yazılı belgesi elimize geçmişti. Oldukça sistemliydi. Serkuati buxa henek civin çekirin ser program henek nikaş be peşxistin Armanca serkuati ki program baş be fem kirin netice wa civinana da av civina Elaziz a Diyarbakır çebi av tamamı wa civina bi civini resmi bin havale ki ten naskirin kadroyu peş dua civina da hazır bin dua civina da nikaş çebin ser mesele tanzimi 77 Kasım'ın mıydı? De sala 1977 de Amedê civinek çêbû. Münaqeşe yekemîn ali ser pêş programê bû. Pirsgirêkên rêxistinê jî dihatin gotûbêj kirin. Ji 20 zêdetir heval tevlî bûbûn. Ji deverên cuda hatibûn. Tahtîla cejnê bû. Bi baweriya ku polîs wê ji roja cejnê de tatilê de be me civîna xwe anîbû wê rojê. Wê demê Şahîn û serokatî münaqeşe kiribûn. Şahîn nêrîna dewamkirina komê diparast. Divê em girîngiyê bidin rêxistkirina ciwanan. Ez bawer dikim ku li gor şert û mercên ku em tê de ne hêna zûya em xwe wekî partiyek îlan bikin. Serokatiyê pêwîstiya bi rêxistinbûnê diparast. Komünîstbûn ne pirsgirêkek basî te. Ji bo bîr û baweriya me zelal bikin, me rewşa hevalê heqî şîrove vekir. Dema ku em ji dayîk bûn, em dendikek siyasî bûn. Avakirina partiyekê pêwîst e. Hevalê mazlûm destek da serokatiyê. Ti kesî destek neda Şahîn. Ji her herêm û aliyan hevalên ku program xwendibûn hatibûn. Paşê di bahara sala 1978 de civîna Elazizê pêkat. Elazığ'da Aytekin Tuğluk diye bir arkadaş vardı. Onların evinde yaptık biz. Onların bir evi Le Elazığ hevalek binavê Aytekin Tuğluk hebû. Mel mala wan civîn çêkir. Di qatê apartmanekê de rûdiniştin. Diya wî jî çûbû Dêrsimê malvala bû. Yapılan toplantılar mahiyetinde bir toplantıydı. Toplantının temel amacı programdan çok, program üzerinde değerlendirme yapmaktan çok programın neyin programı olacak? Armanca bingehîn a vê civînê ew bike ji programê wê de tir me gotpêj dikir. Ka ev program wê bibe programa çi. Armanca civîna Elazizê ev bû. Hemû hevalan di vê civînê de cih girtibûn. Hevalê mazlûm ısrar dikir ku partî were avakirin. Lêbelê bi awayekî giştî navê partî ji bo gelek hevalan giran dat. Bêjeya partî wateya ciddiyetê didaxuya kirin. Ji ber ku li Kurdistanê azûmana rêxistineke ciddî tune bû. Weke karekî pir zehmet û bûyereke mucizevî dihat nirxandin. Bir de ciddi bir örgütlenme deneyimi olmadığı için parti gibi son derece ciddi bir örgütlenme, bir öncü örgütlenmeye adım atmak çok zor, mucizevi bir olay olarak değerlendiriliyor. Ve civine da se nezik bin derketin, yek nezik bina serkuati bi, havali mazlum xeyri wan nezik bina serkuati asas vardı gır. Digotin lazıma amber parti bine artık gava bavışın. Şahin Dönmez Habi, Ali Çetiner Habi, wana digu züye
parti büyün. Lazım hem nebin parti işte hem bibin tanzimi ki civana bir şekilde hem kar bikin. Servi asasi hareket ba be tanzim kirin be meşandın. Lepeş eğer imkanı parti büyün derket umyakte hem parti çebikin. Hani kavaji tavlini qaşa zede belki nabin fakat daha zede nezikliğe serukati asas vardı gittin. لعلیدن سال 1978 ایدی پیواژوی که وسایه کو خباتا کومی فره بویه و لهرمین دنجی تیناس کرن. دوی çerçeveye de Kürdistan'ı behezendin reji münakaşeyin vekili tene kirin. Başkan da Elazığ'da kalıyordu o zaman. Uzun bir sürede kaldı sanıyorum. Yani Serok demek edrej le elezima. Tevli civineki jibu. Her uha tevli münakaşeyin geçti jibu. Toplantıya da katıldı bir genel tartışma. دوی دمید لعل عزیزی ام و دویگین شبون ام با که لزگین پیش دشون ابی یک تاثیر لوی تفگری و آلیگرین وی کربو سروکاتی وی دمیات فرکستان زانبو کوی سروکاتی وره و جوینک بی رنگی چکه جالی اولی کاری و ما تدبیر گرتبو حتی دناو هوالان دجی پر کم کسان زانبو کوی سروکاتی وره سروکاتی هات گوندی بروان آسر به کبانی تاتیلا 15 سباتی بو civin ledibistani çi bu. Bir Van köyünde bir ilkokul birinci kattaydı, bir sınıftı. Sınıfta bir divan şu anda Dersxaneyek dibistaneke sereteyî bû. Li dîwanê sê çar kes rûniştî bûn. Serok jî rûniştî bû. Lê min nizanîbû ku ew serok e. Melih Pakdemir jî li wir bû. Aydinê Kel jî li wir bû. Ji dev solê bû. Em li ser ranzerefên dersxaneyê rûniştî bûn. Münakaşe saat 10'da dest pê kir û heta 11 şevê devam kir. Akşam saat 11'e kadar falan sürdü sanırsam. Önderlik konuşmayı açtı. Çok sistemli ama çok sakin bir konuşmaydı. İşte insanlık tarihinden başladı. Kürdistan tarihi, çağ değerlendirmesi, Orta Doğu, Türkiye. Serokatiye dest ba xaftinê kir. Ji dîroka mirovahiyê dest pê kir. Pir bi firehî mijar vekir. Axaftineke pir bi rêk û aram bû. Pirsgirêka Kurd û rên çareseriyê raxist ber çavan. Pêşî serok hevalê ji dev gêncî axivî bû. Serokatî cara duyemîn nirxandine kirbû. û hinekê din jî nava roka hin mijaran vekir û zelal kir. O değerlendirmeleri de değerlendirerek hem biraz daha bazı konulara yeniden açıklık getirerek sakin, çok yapıcı, böyle gerçekten çok etkileyen, herkes dikkatle dinliyordu. Ben başkan dediğim gibi tanımıyordum, biliyorduk işte. Apocular, Abdullah Öcalan, bu örgütün lideri şeyi. Fakat hiç görmemiştim, resimde de görmemiştim daha öncesinde. O yüzden böyle bir aşinalık da. Min ev nas nedikir. Min de resman da jî nedîtî bû. Lê serok hinê jî baş tê bîra min. Hêna dihişê min daye. Çakêtek bi rengê qehwe li xwe kiribû. Milên wîn dirêj bûn. Pantolonekî gewr li xwe kiribû. Bejên dirêj weke şitil bûn. Hinek deniz gezmiş da anî bîra min. Min ji hevalê xwe ragotibû, ew jî deniz gezmişê me ye. Münakaşe qediya. Pir zêde tedbirên ewlêkariyê hatibûn girtin. Hevalên bi Kalashnikov hebûn. Derê dor girtibûn. Serok li vesayîtekê swar kirin. Etrafı tuttular falan. Başkan arabaya bindirdiler. Başkan gittikten sonra bize dağılın dediler, siz de gidin. O toplantı Elazığ'daki devrimci hareketler için olumlu olarak görüldü, değerlendirildi. Daha sonra yine aynı düşünce... Ew civîn li Elezîzê ji aliyê tevgerên şoreşker ve bi awayekî baş hat nirxandin. Her wisa ji bo heman nêrînan li Elezîzê du civînên din jî hatin çêkirin. Civînên ragihandina bîr û baweriyê ji bo dervebûn. Bi taybetî serok van civînan pêkanîn. Diğer hareketleri etkileme. Bizzat başkan bunu üstlendiği yaptı. Daha sonra aradan birkaç ay geçti. Başkan tekrar Elazığ'a geldi. Yine bir akşam vaktiydi. Piştî çend mehan carek din serok hat Elazîzê. Dîsa danî êvarê bû. Bi texmîna min demsala payîzê bû. Serok hatibû zarfanê. Dîsa hat gotin ku civîn heye. Em çûn.
Bu Fevzi Çakmak'ın üst tarafında bulunan bir gecekondu semtindeydi. Toplantıya böyle 70 civarında Li jarî Fewzî Çekmak li keviya bajêr li xaniyên taxeke xizanan bû. Civînek ji bo kadro û sempatîzanên pêş bû. Heftê kes beşdar bûbûn. Ji bo ewlekariya civînê hemû tedbîrên pêwîst hatibûn girtin. Di heman demê de ji bo amadekariyên kongreyê gavek bû. Gerçekleştirildi. Bu aynı zamanda işte kongre hazırlık toplantıları da diyebileceğimiz toplantı serilerinde biriydi. Önderliğin Kürdistan'da 78'de geliştirdiği toplantıların büyük anlamı, büyük önemi var. Kış toplantıları aslında örgütteki gelişmişlik düzeyini anlamaktı, kadro düzeyini anlamaktı. Wate û giringiyeke pir mezin ya civînên ku serokatiyê di sala 1978 de li Kurdistanê pêş de birin heye. Civînên zivistanê ji bo têgihiştina asta kadroyê di nav rêxistinê de bû. Zelalkirina prensîb û rêbazên rêxistinê bû. Ji bo motivekirina kadroyan li gor prensîbên rêxistinê bû. Wateya van civînên zivistanê ev bûn. Kovar û rojnameyên me tune bû. Kovaran nêrîna hevbeş diafirandin. Lê ji ber ku kovarê me nebû, serok digeriya. Dolaşma gereği vardı. Ancak başkan ilkeleri doğrultusunda kişileri netleştirebilir, bir araya getirip motive edebilirdi. Ankara'da çıkmaya çalışırken tamamen bizim başarmak istediğimiz Dema me hewl dida em ji Enqerê derkevin, armanca me ew bû ku me dixwest em nêrîneke teorîk ya hevgirtî çê bikin û komek bi vê teoriyê bawerî aniye amade bikin û dîsa bawayekî xeter em pêxîra xwe nexin destê teceyê. Hemû huner û kêrhatina me ev bû û her wiha ez bawer dikim ku heta sala 1978 di vî warî de em hinekî bi serketin. başarıdan değiller. 78'in 1 Ocağı Ecevit hükümetinin Yekê çiliya sala 78 destpêka hikûmeta Ecevît bû. Me giringiyeke taybet da vê salê. Ji bo em wê salê bikin sala partîbûnê, em bi biryar bûn. itibaren gittikçe gelişen bir kararlılığa sahip. Di sala 1978 de di jiyana ferdiya Öcalan de jî guherînek pêk Öcalanê duwê buharê de ji Enqerê derketiba û li Kurdistanê bicih bûya. Bi vî rengî di jiyana Öcalan de pêvajoyeke nû dest pê dikir. 78'in Nisan sonu Mayıs'tı. Dawiya mehanîsanê destpêka gulana sala 78 bû. Gotin em ê karên zewacandinê çê bikin. Em bi wî karî re mijûl bûn. Karên zewcandinê birayê hevalê Rıza meşand. Karmendî zewcandinê anîn mala li Etlikê. Kêm însan amade bûn. Min şahidiya serok kir. Bawerim şahidiya kesîreyê jî Seîd kir. Malbata kesîre amade bû. Yek du kesîn din jî ji me hebûn. Karên zewcandinê qediya. Me xwarin jî xwar. Ji wê derê em derketin. Roja din jî serok ji wê derê derket. Bi balafirê çûn Amedê. Êdî carekî din jî nehat Enqerê. Diyarbakır'a gittim. Uşak'la gittim. Ankara'ya bir daha gelmedim. Haftê heşt serokatî hat Diyarbakır li ofîs cîbî bû. Yani wê me malek kirtibû. Wextê hat li wê malê sekinî. Kar li wê derê idare kir, meşand. Fatma jî hatibî zata. Fatma û serokatî li malekê diman. Ahmet'e geldiler, anası geldi. Orada bir ev... Hatin Amedê, diya wê hat. Ji bo malê bi cih bike û bixemilîne gelekî dixebitîn.
Be taybetî jî diya wê wan lêv çêkirin serokatî jî manîfesto dinivîsan bi hevalê mazlûm re me derbasî daxtîloyê dikir. Hevalê mazlûm wiha got ji xwe re li wan binêre ne diyare wê sibê çi bibe vana amadekariyên sed salan dikin. Baktık mazlum arkadaş dedi şunların gayretine bak. Yarın ne olacağı hiç belli değil. Bunlar asırlık şey yapmaya çalışıyorlar. Zevca serukati Fatma tücara nevi var zavcık vak zavcık yani femdikin. Av zavcık siyasi bir hesabı Fatma jî hebin ve zavcada dixwast bige armancê xwe hesabı serukati jî hebî dixwast bige armancê xwe wê jî di mabênê serukatî Fatma da daim şer hebû şer çê bir gerginlik dengezariyek hebû me ew hîs dikir serokatî di wê mijarê de zehmetî dikişand haya me ji rewşê hebû bi nêzîkatiyeke tengezar bû û helwesteke her tiştî rêve bike tev digeriya serokatiyê sebir dikir civîn hat li darxistin û serokatî ew rewş ji hev belav kir. Dağıttı o durumu. Haftê heşt serokatî him haziriyê kongre dikir him jî ihtiyacê kadro ideolojik pekdanî ne tek yani li ser program civîn çedikirin nîqaş çedikirin ihtiyacê kadroyê döneme çine ideolojik ew jî tespit dikir işte manifesto vekte derxist. Manifesto 78 yazında yazıldı. Yani çok sıcaktı tabii patlıyorduk. 4-5 gün içerisinde yazdı önderlik. Günde 20-30 sayfa yazıyordu. Manifesto da havîna heftê û heştan de hate nivîsandin. Pir germ bû. Serokatî di nava 4-5 rojan de nivîsand. Rojê 20 rûpel de nivîsand. Li şaneşînê rûdinişt û di nivîsand. Ez de destpêkê de li wir bûm. Nivîsand qedand û çû. Ez jî rabûm çûm. Em li maleke li Dêrsimê man û xebitîn. Paşî em li depê xebitîn. Li Çewlikê jî. Me li mala hevalê Zekî Yıldız derbasî ser kaxizan mührî kir. Di meha îlonê de jî me li malekê çap kir. Di wê havînê de manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê û bernameya hatin nivîsandin û serxebûn hat derxistin. Şeyin çıkması, programın yazılması, bunların düzenlenmesi, basımı, redaktesi o tür işlerle uğraştık. Ben Elazığ'daydım. Duran arkadaş daktilo ve teksiri yine yazılan serxavunun yazılan mumu kağıdına dökülmüş haliyle Ez li Elezî zêbûm. Dema nivîs qediya heval duran daktîlo û tekstîr û serxwebûna mumkirî anî. Em çûn Çewlikê. Bi xebatek qasî 10 rojan ajot me qasî 1000 serxwebûnî çap kir. Car caran kaxizên mumkirî diçiriyan û em neçar diman ji nû ve binivîsînin. Ez neşaş bim li derdora 157 rûpelan bû. Yeniden daktilo ile yazma tekrar da onları basma zorunda kalıyorduk. 1000 adet yaklaşık 1000 adet serxavun bastık. Yani 3. hamur kağıttı. Serxavun yaklaşık yanılmıyorsam 157 sayfa civarındaydı. Kürdistan devriminin yolu. Rêya Şoreşa Kurdistanê di meha îlonê de li Çewlikê hate çap kirin. Meyê nêvî veşarta û nêvî jî belav bikira. Lêberê heval Hüseyin Durmuş dema ji malekê di bir malekê din hate girtin. Nîvê wê ket destê polîsan û nîvê din jî me belav kir. Yarısı polisin eline geçti. Geri kalan yarısını da hemen dağıttık. O çalışmayı bitirdikten sonra Elazığ şehir merkezine geldik. Fevzi Çakmak'ta bir gecekondu kiraladık. O gecekonduda programı hazırladık.
Piştî ku me ev xebat qedand, em hatin el ezîzê. Li kolana Fewzî Çakmakê mexaniyekê biçûk kirê kir. Ez yeqîn dikim mehên mijdar û cotmehê bûn. Me nivîs derbasî daktîloyê kirin û hem jî me qaxizên mûnkirî amade kirin. Hefteyekê ajot. Paşê me çap kir. Me kirin şiklê pirtûkê û me ew belav kirin. Bi belavkirina wan re li hemû qadan guftûgoyên dijwar ketin rojevê. Yine gerçekleştirildi. Bir serkabının dağıtımı gibi o da dağıtıldı. Zaten bunların dağıtımı ile beraber tüm alanlarda yoğun tartışmalar gündeme geldi. Hem ev gotûbêj hem jî pêşketinên pratikî bû sedem ku apojî mora xwe li sala 1978 bixin. Werçerxaveyekê jî agahiyek bû ku di amadekariya bîranîna yekemîn salvegera kuştina Hakî Karer de gihîşt bû dest. Beriya salekê mîna ji dîlokê vê carê jî tevgera apojî ve agahiyek ji hîlwanê hatibû dihejiya. Aslında çok yoksul bir şehir, kent. Orada Süleymanlar var, aşiretçi çete, belediye başkanı var, ticaret onlarla ilgili, siyaset... Hîlwan bajarekî gelekî xizane. Li wê derê Silêmanî hene. Şahredarî, bazirganî û siyaset di destê wan de ye. Gel jî di xizmeta xwe de didin xebitandin. Li Rihayê yekem cihê apojî derketin. Di civînên salên 77 û 78 de hîlwanî û sêwerekî tevlî bibûn. Ev yekê rê li ber nerazîbûna Silêmaniyan vedikir. Têkiliya Silêmaniyan bi mehevê re hebû. Di 78 de afîşên Hakî Karer tên daliqandin. 78'de Hakî Karer'in afişleri asılıyor. Haklı arkadaşın şehadet yıl döneminde bildiri, afiş benzer şeyler yapacaktık. Belli görevlendirmeler yapılmıştı. Şeye geldik. Azanın kahvesinde... Di salvegera şehadeta hevalê Hakî de me belavok afîş belav bikire. Heval hatim wezîfedar kirin. Em danê êvarê çûn qehwexaneya Ezo. Li Rihayê hin bûyêr qewmî bûn. Wê demê hevalên mîna Sinan Caynak jî hatibûn hîlwanê. Avêtin ser qehwexaneyê. Komserê emniyetê yê wê demê û Silêmaniyan çend kesan Sinan Caynak girtin û birin. Herkesin göz önünde Sinan Caynak alıp götürdüler. Urfa'daki gelişmelerden dolayı bir kahveden alıyorlar. Ciwan gelê wê derê hemû bi hev re li ber qereqolê li hev kom bûn. Ji bo serbest were berdan. Hat berdan. Karakolu sarma var yani. Bunun bırakılması yönünde halkın tepkileri söz konusu bırakıyorlar. Sonra Halil Çavgun'a karşı dedi ki... Paşê hevalê Halil Çavgun got bila heval bi lez ji nava rastê winda bibin. Eger karibin xwe bigihîjînin bila beşek ji hevala biçin dibistana Seratiyê ya Kemal. Hevalê din jî bila belav bibin. Di destê dijberan da çekene. Wê li me bireşînin. Hema li wê derê herkes belav bû. Em beşek ji hevalan rabûn çûn. Ev nîqaş saet der dora dozda şevê bû. Hin em ne gihîştibûn malê dengê çekan hat bihîstin. Ji nişkê ve dengê çekan tê û şer dest pê dike. Bêguman dor li dibistanê girtine. Li destê hevalê Halil Çavgun de silahek heye. Li destê hevalên din de jî heye. Yên din xwe di ser dîwarên dibistanê re davêjin û dikevin heva dibistanê. Ew qasî bi xwe bawerin. Ji ber ku dewlet li pişt wan e. Li koşeyeke dibistanê hevalê Halil Çavgun û zilamek serekeyê Silêmaniyan ê bi navê Mahmûd Baysal tê pêşberî hev. Bêguman gulan direşînin. Hevalê Halil Çavgun dikeve erdê. Denilen çetenin önemli adamlarındadır. Böyle köşeden karşı karşıya geliyorlar. Tabii sıkıyorlar. Halil Çavun arkadaş düşüyor. Halil arkadaş daha yerde şehit düşmemiş. Hînê şehîd neketiye. Yên li wir polîsên dikarin bibin nexweşxaneyê nabin. Dilma xwe Dawîd de jî polîsek bi navê Ekrem guleyê berdide serê heval û bi vî rengî heval şehîd dikeve. Polisler Ekrem isimde bir polis alıyor arkadaşın kafasına sıkarak o şekilde şehit ediyor. Sabah ilk şeyde Serê sibê bavê min hat. Got kurê min
İnsanı her giran buha hat kuştun. Hayatta je tuneye. Bir rojی من حوال محمد امی کلش دید وی گفت حوال خلیل چاوگون شهید کرد لور محمد و محمود پایسان کمیسر کمال جیه بود به هورا گله لحوال رشاندن بێگومان هەدەفگرتنا خەلیل چاوگون ڕاستهاتنێک نەبوو. Civanı Hilvan hem hatı bin tanzim kirin. Halil Çavgun serukatiya ve civanal vedere dikir. Hareket nav civana da ha tanzim kir bir kuvvetik. Dikkat nav gundiya jî Süleyman'a be alikariye MHP, be alikariye devlet hatın ser harekete. Ama bu hat tehlikeli ditin, tehdizik ditin. Hastın peşive bigirin. İşte bu veji Halil Çavgun kirin hedef khara. Halil arkadaşı şeydi yani işte girsen halkta saygınlık uyandıran, herkesin sevdiği çavuş diye hitap ettiğimiz bir arkadaştı. Havale Halil, havale ki ku herkesi je haz dikir u jera digot çavuş. Havale ki visa bu be karker, xwendekar, insanın li kolanan, kal u pirarra da axıvi. Yekem havale reberti dikir. Tekoşim ve peşva dibir o digihan gel. Arkadaşlar, yani ilk tanıdığım arkadaşlardan birisi hem bu arkadaştı. Halil arkadaş Yürek'te de çok seviliyordu. Çalışkanlığıyla, gerçekten mütevaziliğiyle, halka yaklaşımıyla, bütün enerjisini bu hareketler verme. Havale Halil li Sewrekê pir dat hes kirin. Bi xebatkarî û dilnizmiya xwe hemû hêz û enerjiya xwe di da têkoşînê. Şehadet Halil Çavgun bû bingehek ji bo gel hîn bêtir tevlî tevgera apojî bibe. Pêşketin û destketinên girîng afirand. Halkın biraz daha devrimci harekete, apoji harekete katılmasının zemini haline geldi. Çok önemli gelişmeler yarattı. İşte Halil arkadaşı seven çok bile yaşlı insanlar göründü, ortalıkta göründü. İnsanın temen direj, jin u xizan hatın cenaze birin. Hevalan bu sloganan cenaze rakırın. Sloganın mina bimirin ağa, bimre metingeri, biji Kurdistan, Halil Çavgun namre, çavuş namrin, hatın qeyrin. Girsek gelek mezin tevle ne bu? Bıqa site biramın Muzaffer Kızartıcı axıvi bu. Rüye vi nuhumandi bu. Fakat yani çok büyük bir kitlede katılmadı yani. Zaten kesinlikle öyle bir koşul yoktu yani koşullar yoktu. Hatırladığım kadarıyla Muzaffer Kızartıcı o zaman konuşmuştu. Zaten yüzü kapalıydı. Biz gittik Hilvan'a ki sanki Hilvan'da yani kutuptur, Hilvan kutuptur. Böyle sessiz, donuk bir şey, bir hava esiyor. Herkes böyle çekilmiş. Emçun Hilvan'ı. Hilvan mina cemsel kutiyeke xuyat kir. Herkes kettin mala xwe. Tirsek pir mezin hebun. Ji xwe kes tî nebûn. Emin Yavuz wan hebûn. Me got çi bûye? Gotin heval kuştine. Me got ka cenaze wê demê hevalan gotin em ranakin. Me jî got çi dibe bila bibe em ê rakin. Em çil pêncî kes bûn. Baş tê bila min erebeyek hebû ez derketim ser wê û peyivim. Min got em ê hesabê vê ji Süleymanyan bipirsin. Ne olursa olsun kaldıralım. Böyle 40-50 kişiyle o cenazeyi biz kaldırdık, getirdik. Bir araba vardı, ben iyi hatırlıyorum o zaman. Çıktım üstüne konuştum. Süleymanlara bunu bırakmayacağım işte. Bunun hesabını vereceklerini. Ne olursa olsun bunun hesabını soracağım. Temelinde bir şey konuştuk. Pirsîna hesabê vê yekê ji bo koma apojiyan dihat watiya destpêkirina pêvajoyeke nû ya têkoşînê. Eğer ki tu dixwazil Kurdistan pêşketinekê çêbikî, serkeftinekê çêbikî, lazim et tu tijî feodalizme derkevî. Eğer ki te feodalizme ji şer nekir, te feodalizm bê tesîr nekir, tu nikan Kurdistan pêşketin serkeftinê çêbikî. Tu nikanî hakimiyeti devlet şir Kurdistan zayıf biki. Çünkü devlet nigêwan feodalê Kurd bin
bu vana hakimiyete ha demeşan. Tabi işte serukatid burada ise kararı tarihi da çıka hazriye me nebinci, imkanı me nebinci, tecrübe me nebinci gulazime le diji feodalizme am xavparezin am şer bikin. İşte netice ve kararı da şerri hilvan dest bekir. Daha sonra işte arkadaşlar dediler ki Kemal arkadaş onlar gelmiş. Arkadaşların bize vermeye çalıştıkları mesaj şuydu. Biz bu yinelimi tutacağız, karşı duracağız, dileneceğiz. Ama sıradan bir... Paşe hevale Kemal ev hatın. Hevalan digotin emi ve erişe li ser xwe kabul nekin. Lê ne bi xebatek asayî, bi çalakiyek mezin ku herkes jê ra bêje wan heq kiribû. Bersiv were dayîn. Pêwîst e rêxistinbûyîn bi pêş keve. Kesên dihatin serpaşiyê digotin ji deverê din telebe hatine. Wê tola hevalê xwe helîne. Yani arkadaşlar üzerinde bir güven unsuru şey oldu yani, yaratıldı. Taziye gelen insanlar fark ediyordu. Kimlerden de konuşuyorlardı. İşte diğer yerlerde insanlar gelmiş, dermişler, talebeler gelmiş. Kendi arkadaşlarının intikamını alacaklar. Şerri Hilvan destpêkê da dibin mesuliyetî heval Mehmet Qaras Sunguru Kemal Pîr da dest pê kir. Serokatiya û wezîfet da we her di hevala. Wextek jî da hevala. Ku lazim e vê wexta da hûn haziriye bikin. Eylem çevi derbe li Silêmana bikeve. Werneve çünkü dereng bimînî. Ava tesirî nebaş ser kadro jî ser millet jî çêdikî. Wê lazim e di wextê da bersiv bedayîn. Ser wî esasî wezîfet da we hevala. Bu havala kar kir fakat vakte da ev vasfa pek ne hat. Belli bir zaman dilimi arada geçti. Halkta öyle bir beklenti de vardı yani niye bu kadar gecikiyor. İlginçtir yani mesela Halil Çavun arkadaş katledilmişler. Vaktek de serra buhurîn. Gel jî digot çima ev qaz dereng dimîne. Kesên hevalê Xelîl Çavgûn kuştibûn, bi çekan dihatin û dixwestin çavên xelkê bitirsînin. Gelmiş bir de kahvenin önünde durmuşlar. İşte kimler var, kim oturuyor, işte, yani gözdağı verircesine. Serokatî bixwata Urfa, Ruha, li dere hevalê Mehmet Qaras Sungur û Kemal Pîr xwast, serokatî wan ra civînik çekir, rexne kir, yani çima wextê da eylem çênebî. Piştî vê civîne heval derketin ki biçin Hilwan. Hevalê Kemal Pîr wexta ki di civîne da derket di min ra got işte haya vê eylema ez pêk neynim ez nayem serokatî bixwaze carekî dikê ez nayem. Min jî tabî Kemal nas dikir min got serokatî xeberdara bişînit tu li kî derê bit tu bin erdê da bijî tu te az te nas dikim fakat guazê bi kîjan rûyî dem heya kes wezîfek serokatî dayî pêş min ez pêk neynim ez ê çawa bem rûyê serokatî ez nikarim bem. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra sanırım 3 gün önceydi. Yani biz eylem yapacağız biçimde bir şey değil de arkadaşlar toplantıda şöyle dediler. Mesela Kemal Pîr dema hemû amadekarî temam bû sê roj beriya çalakiyê civîn hat li darxistin. Hevalê Kemal got mehek derbas bû. Wext di serra dibihire. Doh em digeriyan. De îdî em nikaribin bigerin. Bila heval li xwe muqatebin. Bê parastin û ewlekarî negerin. Bila kes bê kesî negere. Di serra sê çar roj bihirîn. Silêmanî li Hilwanê bi dû wesayîta digeriyan. Hevalên Kemal û Qaras Sungur ew dişopandin. Wesayîtê wan li jorî qehwexaneya Xalê Azo derbas dibe. Heval li vê derê derdikevin pêşiya wesayîtan û li wan direşînin. Karacüce'nin arkadaşların yoğunlukta olduğu şu mahalle yakın yerde. Caddede işte arabalar geçiyor, 2 tane arabası.
Geçerken arkadaşlar işte önüne çıkıp tarıyorlar. Mahmud Baysal o zaman. Mahmud Baysal guley duxwe. Birayê wî birîndar dibe, Mehmet Baysal difilite. Li Hilwanê dengê bilind de çekan radibe. Bi taybetî li Taxa Silêmaniyan, Qereqol, emniyet herkes dikevin avahiyên xwe. Sûka Hilwanê vala bû. Bi lez herkesî ji hev re gotin, apociyan tola xwe heldan. Kaçtı. İşte Karakol, emniyet herkes kendi şeylerine, binalarına çekildiler. Hilvan Çarşısı incin bulunmaz bir şeye bölündü. Ve hızla işte evlerden evlere şart apocular intikamını aldılar. Ma eylem çevi derbek mezin havala Süleyman'a da hem jî bir roj di nav Hilwan'da. Heya ve eyleme tabi millet bawer nadikir ki dijî Süleyman'a şerê bibe. Vakta ki ev eylema çevi ki derbe havala lêda ek mir ek birindar rakirin hastaxana Antep'e. Bir not geldi. Süleymanlar da yaralıdır. Biz duyduk ki yaralıları Amerikan Hastanesi'ne gitmiş Antep'te. Arabanın plakası şudur ziyaretine gidip geliyorlar. Bu plakada araba gelirse onlar mutlaka önünü kesin. Bunları imha edin. Bize böyle bir not geldi. Gelir gelmez hemen. Not hat, di notê de dihat gotin, me bihîst birîndar birine dîlokê û li nexweşxaneya Amerîkanê hatine bicîkirin. Li ser vê yekê em li hev kom bûn. Me got girîng e. Pêwîst e em nîşanî wan bidin, şerê li hemberî me tê ciwateyê. Yani öyle bir karanlıkta hemen sabah 4 grup toplandı. Amerikan Hastanesi'ne gidecek 4 tane yol var. Bi vî awayî me 4 kom amade kirin. Em man û man lê nehatin. 4 yerde bekliyor. Bir yerde de ben vardım. Soğukların başında da ben vardım. Bir grupta da Yasin. Di nava komekê de Yasîn û Mahîrê li Rûsyayê heye. Wesayît di ber wan re derbas dibe. Ew jî li wesayîtê direşînin û çend kes jî li wir birîndar dibin. Ev bûyer bandoreke mezin li ser Hilwanê dike. Li Hilwanê digotin çûn dîlokê lê li wir jî darbe xwarin. Ateş ediyor, cihazlarını boşaltıyorlar. Birkaç tanesi yaralandı tabii. Ölmediler de yaralanmıyor. Arkada olduğu için biraz da geç çekmişlerdi. Bu olayın etkisi tabii Hilvan'da çok büyük oluyor. Yani orada vuruyor ama Antep'e gidiyorlar. Bir gün 2 gün sonra da kendi adamları hem de ileri adamları Antep'te vuruldu. Vakta ki millet dit Süleyman diçin kilere yani parti Yaxevan Bernadı ha bu ve millet tavayı Rabi Serpiye bariye xa vekte bir parti hanin ki parti birasti xadiye sozi xaya parti dici feodala şerdik ki ebi ki kararlıya veya bir bavari ki mezin moralı ki mezin da millet haya vekte bavar nadikir ki bir çavi xa dit artık bavar kir ki partiya şerbik ki bir şerri dici partiya netice var giri. Hatta vekte ji yani da dici feodala var şerbi be feodal darbe bixun ew ne fem kirbin ne dîtîbin ve jî tahmin nadikirin vakta ki bi çava ew dîtin ki şer li dijî feodala dibe vaxtê me bixwaz netice wergir jî merdikanî wergire ew dîtin işte veya gelê Hilwan rakir Serpiye. Têkoşîna li Hilwanê hat meşandin di noqteya destiladariya li Kurdistanê de kilît bû. Destiladariya sed salan a derdorên feodal yan jî destiladariya gelê xîzan ê tê pelixandin. Bu süreç uzun sürdü. Çatışmalar var. Pêvajoyê dirêja jo. Şer û birîndar hene. Dest ji serokatiya şaraderiyê bernadin. Carekî hevalan gotin civîn heye. Ji bilî ewlekariyê her kesê werê. Em çûn. Serok rûniştibû. Qazaxek qalin li ser bû. Pantolonekî kadîfe li xwe kiribû. Serok bala xwe dida ser her hevalê diket hundir û lê dipirsî. Bawerim 5-6 heval hebûn. Li Hilwanê li cem serok hevalê Mehmet Kara Sungur hebû. İçeri girdi.
Başkan tek tek arkadaşlar sordu yani her giren arkadaşı ve çok dikkatli sözdü, sordu. İşte adını, soyadını. Katılan arkadaşlar daha çok Yen tevli cebine bun hevalen lehilvane kadi bandor bun. Mesela Cuma Tak arkadaş, Salih Kandar arkadaş, bir çevirici arkadaş, işte Mehmet Ağaç arkadaş, Celalettin Dervibaş, Emin Dal, Mehmet Emin Yavuz arkadaş. Bu arkadaşlar yani bu benzeri arkadaşlar gelmişler. Tabii bu arada arkadaşlar geliyor yani işte genel arkadaşlar. Got hatta kul Kurdistan'ı kevneperestiya heremi ne tunekirin tı serketin bi dest nakeve. U ve tekoşinek dijvar vere dayın. Üzerinde durdu. Yani özellikle Kürdistan'da yerel giriciliğin tavsiyesi gerçekleştirilmeden hiçbir şey başarılamayacağını noktası üzerinde durdu. Örneği de işte Süleymanlar, işte Hevalan gotin aşil kurte, ji devlete pişkiriye dibine. Serok çi got min sedemin vi nepirsi. Dve serokê belediye ya teslim were girtin, an jî ji vê derê were şandin. Heta niha we karibû tunêl bi kola û bikete mala wî. Hatta şöyle bir söyleme oldu dedi ki şimdiye kadar bir tünel kazanılıp dedi oraya gidilebilirdi. Bi hatin û çûna serok ra pêvajoyekî nû dest pê kir. Bir iki eylem daha yapıldı. Esas direnen ya da faaliyet yürütenler darbe yiyince Süleymanlar barış istedi. Yek du caran çalakiyên din hatin li darxistin. Dema yên herî zêde li ber xwe didan û xebat didan meşandin, darbe xwarin Sülêmaniyan aştî xwestin. Mejvan xwest dest ji seroketiya şaredariyê berdin. Lêborînê xwe ji gel bixwazin, çekên xwe teslîm bikin. Seroketiya şaredariyê şert qebûl kirin. Ewilî li ber xwe da, got ez lêborînê naxwazim, me jî înat kir. Zilam derket, bi hoporlara bajêr got, ew hêjayê gel nebûye û ew îstîfa dike. Adam çıktı şehir hoparlöründen işte layık olamadığını bu halka ispat ettiğini duyurdu. Ev rewşa li Hîlwanê ew çend bi bandor bû ku piştî 12 Eylûlê di TRT'de li ser van rojan bernameyên taybet hatin çêkirin û weşandin. Duwan bernameyan de vê carê jî wê ji serokê şaredarê wê demê yê îstîfakirî bihata xwestin ku dilsoziya xwe ya bi dewletê re bîne ziman. Ji min re gotin tê jî me re bê û tev me bibî. Min jî ji tirsa ew qebûl kir. Ji min re gotin tê jî seroketiya belediyê îstîfa bikir û min jî ji wan re got erê min îxanet were kiriye. Min bênamusî kiriye û bi wê awayî min canê xwe xilas kir. Herkes dizanê mala Silêmanan Tirkiye. 4-5 gundên me hene ala Tirka lê ba dibû. Lê ji ber ku hikûmet nebû tev li refên apûciya bûn. Çi bextewariye kî ji xwe re bêje ez Tirkim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tevgera apocî ku ji payîza sala 1978 pê ve bi vî rengî desthilatdariya herêma li Hîlwanê wergirt, yekem car bi pirsgirêkên rêveberiya herêmî re rûbirû ma. Lê di heman demê de veguherî hêzeke girseyî. Hilvan merkezdi. Hilvan'daki Süleymanların teslim alınması böyle bir mücadelede de bir sonuç. Hîlwan navend bû. Di Hîlwanê teslimgirtina Silêmaniyan encameke girîng a tekoşînê bû. Encamek a berxwedana çekdarî bû. Rêveberîke destê rêxistinê. Otorîte jî ji hev belav bû. Otorîteya rêxistinê hat ticî kirin. Merjêre digot Sovyeta Hîlwanê. O otorite kırılınca örgüt otoritesi hakim oluyor. Hilvan Sovyeti diyordu. Süleymanların teslim oluşundan sonra belediye artık tümde usul halk kesimlerine geçti. Nadir Temel Belediye Başkanı seçildi. O da arkadaşlarla birlikte hareket eden, çalışan. Daha önce inşaatlarda çalışmış. Nadir Temel bu serokê şaredariyê berî niha di karên înşaatê da dixebitî.
mirovekî ji malbata xwe xîzan bû. Sê hevalê jin bûn encûmenê şaredariyê. Emine Hacı Yusufoğlu, Saadet Yavuz û Dure Kaya. Saadet Yavuz, Dure Kaya. 3 tane kadında da 3 kişi ise encümen üyesi oldular. Bir anda işte Hilvan'da sanki li Hilwanê piştî wan bûyêran pêvajoya rêveberiya gel a bi serê xwe ket rojevê. Belediyecilik geliştirme, kendi yönetme gündeme geldi. Yani süreci başladı. Kırsal'daki ilişkiler artık bize açılmış. Arkadaşların etkinlik kurduğu bir dönemde. Ve daha sonra o çalışmalar daha da Herêma bêjayî ji me re vebû. Heval bi bandor bûn. Xebatên me paşê hîn bêtir hatin xurtkirin. Li Hîlwanê ji bilî yek du heban, tigilî, doz an jî perskirêk nediçû berdestî dewletê. Edliye, qereqolên polîsan, qereqolên eskeran vikî vala bûn. Baweriyek mezin bi partiyê hebû. Halk adeta yeniden bir şey keşfetmiş. Li Kurdistanê yekem raperên û têkoşîna ketkar û xizanan e. Ji nav ciwanên ronakbîr derket û li ser axa xwe bi gel û ketkarên xwe re gihîşt hev. Apocî bi têkoşîna Hîlwanê re gav avêtin nav axa xwe. Bu Kurdistanî bu tevgereke gel. Halkla buluşma. Yani grup faaliyetlerinin öğrenci gençlik, aydın gençlikten ya da faşistlerle çatışmadan çıktığı, kendi toprağıyla, kendi halkıyla biraz daha yaygın emekçi tabanı köküyle buluştuğu bir dönemdir. Aslında Apocular Hilvan müjdesiyle biraz ayağı Kürt toprağına bastı. Biraz Kürdistanileşti yani. Halklaştı denilebilir. Doğru yani. Zaten Hilvan'daki şey giderek yerel bir olay olmaktan çıktı. Önce yakınını. Hilvan ji rewşa herembûyînê rizgar bû. Di destpêkê de bandora xwe li ser cîranên xwe Siwerek, Suriç, Wêranşehir û Birêcikê kir. Dema diçûn Amedê digotin li Hilwanê herkes apocî ne. Partiya Hilwaniyan. Kürdistan devrimcisidir. Hilvanların partisi. Bu doğru yolu kavrayalım. Hayır arkadaş onu kaleme aldı. Bir bildiri gibiydi. Gitmiş. Broşura emreya rast nas bikin jaliye hevalê xeyrî ve hate nivîsandin. Wî digot Hîlwan bi têra xwe nebûye malê rêxistinê. Me jî digot wê demê belavokê binivîsîne, rûnişt û nivîsand. Me got eger belavok ev e, gelo me bigota pirtûkê binivîsîne wê çi derketa holê. Me ew broşûr belav kir. Nivîsek li ser nasandina têkoşîna Hîlwanê û rexnekirina kêmasiyên wê hatibû nivîsandin. 8-10 büyük taktilo sayfasını bulmuştu. Öyle dağıttık onu. Hilvan mücadelesini tanıtmak üzere, oradaki eksiklikleri de biraz eleştirmek üzere hazırlanmış bir bildiriydi aslında. Divişari da kedi hinek havala he tabi. Pişti kedi havali Mehmet Karasungur Kemal şunda kadroyu videre hene havali Salih Kandal havali Cuma Tağ Emin Yavuz vana tabi kedi khahana yani Hilvan şehri Hilvan pişti Mehmet Karasungur Kemal Pirvan bu havalattan askırın kedik van mezinti daha ya tamam kırne bir şehri da teslim girtini feodala da destelaتی gel çekirne da kadro gel servi esası perverdekirine da ji kedi havali Mehmet Hayri Durmuş u mazlum doğan haya yani Hilvan av keda va havala de naskırın de temsil kirin. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Apocuların kimliği Ez dikarim vê bi hêsanî bêjim destnîşankirina nasnameya apojiyan li Hîlwanê pêk hat. Ya me yê li dijî feodalên dijberên xwe tê bikoşiyan an jî em ê ji wê derê derketa. Serê xwe bitewanda teslîm bibûya û bi vamîna tevgerên din ên Kurd. Ev rêveqetînek bû. Ev rêveqetîn bi nêzîkbûna payîza wê salê re hêdî zel aldibû.
پشتی تکوشینک خورد آج سال 1978 و ورده ایدی تفگرا اپوجیان گهشت بو ریوقتینکه. Dev gibi bir mücadele yürütüldü. Yani 78 kimle olmadı ki mücadele? Örgütlerle oldu, sosyal şöven örgütlerle. تێکۆشینێک gelekî mezin hat dayîn. Têkoşîn li dijî herkesî hate dayîn. Li dijî rêxistinên şovenên civakî, rêxistinên reformîst hat dayîn. Di heftê û heştan de hevalê Xelîl Çavgûn şehîd ket. Li dijî derdorên sixûrên feodal têkoşînek mezin hat dayîn. Li aliyê Serhedê hin caran şer qewmî. Hevalê Mahîr Çand şehîd ket. Têkoşîn di vê salê de bi pêş ket. Duwarê îdeolojîk de manîfesto hate amadekirin û weke pirtûkê hate weşandin. Serxebûna derxistin û weke rêya şoreşa Kurdistanê hate belavkirin. Şiflek ji xwe re dît. Çıkarıldı. Kürdistan devriminin yolu bir biçim kazanıldı. Batman'da tabii işçiler arasında önemli gelişim oldu. Batman petrol işçilerinin önemli olduğu bir sahaydı. Orada Li Batmanê di navbera karkeran de pêşketinên girîngrudan. Xebatên hevalê mazlûm bi lez kadroyên gelek girîng derxistin holê. Li Batmanê bandora meya li ser sendîkayê zêde bû. Sendika üzerinde, Batman'daki sendika üzerinde yaptığımız arttı. Ne Dersim'de, Dersim çok önemliydi. Sosyal şövenizm... Li Dêrsimê bandora şovenîzma civakî û çepkirên Tirk zêde bû. Li Dêrsimê di demekekên de destpêkê li dibistana mamosteyan li tevahiya Dêrsimê hêzeke girîng derket holê. Tevgera Apojî derket holê. Li Elezîzê di têkoşîna li dijî faşîstan te encamên girîng bi dest hatin xistin. Faşîst li gelek deverên Tirkiye xwedî bandor bûn lêbelê me bandora wan a li Kurdistanê şikand. Faşîst bê bandor hatin îştin. Ev rewş bû sedem ku têkoşîna me di nava ciwan, rewşenbîr û gel de hîn bêtir rêz û hurmetê bibîne. Hem gençlik için hem aydınlar için hem halk için de saygınlığını artırdı. 77 Em dikarin bêjin di navbera salên 77 û 78 de me kevneperestiya paşverû û îdeolojiya reformîst a li Kurdistanê şikand û di dewsa wê de lêrîna şoreşger welatparêz derxist holê. Di sala 78 de jî me serketina xwe ya îdeolojîk li Kurdistanê îlan kir. Devrimci, yurtsever düşüncenin etkisini ortaya çıkardığımızı söyleyebiliriz. Yani 78 geldiğinde ideolojik zaferimizi Kürdistan'da ilan etmiştik. 78 baharında bu Di bahara sala 78 de li dîlokê tevgera têkoşînê hebû. Tevgereke ajan û perçeker bû. Havînê xwestin ber bi Dêrsimê ve bibin. Hevalê Hakî qetil kirin, paşî jî gotin em parêzvanên Hakkî bûn û hewldan rêxistinê parçe bikin. Diyerek bu sefer örgütü bölmeye kalktılar. Birastî derbek çekiribin hineka. Êkî çekirî bi zanabîn çekiribin. Alaqatê xwe hineka polis rahabin, hineka tekoşîn rahabin. Fakat gelek heva jî xapandibin. Serê wan tev lev kiribin, xapandibin, xistibin tesrî xwe. Dest dabin ser hemî imkanê hereketê. Wexta ki xeber hat ki li Entebê war derbek çêbiye bi navî tekoşîn, tabii em çûmê dere. Evê ki war dûr partî ketî, me wan ra civîn çekirin. Pişra serokatî hat, hinek civîn çêbîn. Neticê wa civîna da êkî war tekoşîn balî xwe xisti, êkî serê wan tev lev kirî, me hemî qezenç kirin. Dîsa hatin tev partî bin, rexna danê xwe dan, femkirin ki hatine lîskê dijmin. Ki li Entebê netice wergirtin şinda esas dixwastin Dêrsim mesele aşkira bikin. Çünkü daha tam li Entebê netice war negirtibîn. Bu wê li vê derê bi ihtiyat hareket dikirin. Dersim'de Kamer Özkan ve yakın çevresi partinin Li Dêrsimê Kamer Özkan û xizmên wî yên nêz destdanî bûn ser çekên girîngên partiyê. Ji hevalan re gotibûn
پێویست e û çek komkiribûn. Paşê jî dema ji meveqetiyan û derbasî têkoşînê bûn ew çek bixwara biribûn. Ev yek rê li ber hêrseke mezin vekir. Serokatiya partiyê di wê demê de li Elazîzê bû. Di civîneke bi beşdariya hevalê Fuat, Dilaver Bakî Karer û min de rexneyên tund kir. Çek ji wan hatin stendin. Çok sert eleştiriler yapıldı. Partinin el konulan bütün silahları geri alındı. Biz daha çok bu saldırılar karşısında partiyi koruma yönü ağır basan bir şeye girdik. Bir ilişkiye girdik. Lehemberi êrîşan em ketin nava hewldana parastina partiyê. Me bi rêxistinkirinê eskerî dest pê kir. Em bi şêweyên eyalet, herêm, mintiqa û semtan bi rêxistin bûn. Em ketin nava karê eskerî. Weke karekî taybet derketolê. Me êrîşên têkoşîn, halkın kurtuluşu û faşistan ser xwe avêtir. Çalışma gibi gelişti. Tekoşin saldırısını püskürttük. Halkın kurtuluşunun saldırısını püskürttük. Faşistlerin saldırısını püskürttük. Hepsini püskürttük geliyor biz. 78 Kasım'ına doğru gelindiğinde artık mücadele... Dema mijdara sala heftê û heştan nêzik bû têkoşîn êdî ji nava bajaran derketibû. Tevger li herêmên bejayî belav bûbû. Vê yekê bi xwe re hin êrîşên nû jî derxistin holê. Li Kurdistanê yekem car gundiyên xizan li dijî Çînên desthilatdar bi ser ketibûn. Bu durum tabii yeni bir Têkoşîna li Hîlwanê bandorek mezin li ser Kurdistanê kiribû û rê li ber tevlîbûna gundên xizan a ji bo tevgerê vekiribû. Ve bu direniş feodal gericiliğin Tevger êdî hêzek bi serê xwe bû. Diviya bu ev tevger êdî bibûya rêxistineke pêşeng û rêber. Yerel bir alanda da olsa herhalde sanıyorum Kürdistan dahilinde ilk defa yoksul köylülük egemen sınıflara karşı zafer kazanıyordu. Hilvan mücadelesi genelde Kürdistan'daki köylüyü çok derin etkilemiş ve yoksul köylünün mücadele saflarına akışını sağlamıştı. Öyle bir genel eğilim çok çarpıcı bir biçimde ortaya çıkıyordu. O ana kadarki mücadele seyrinde hep olumluluklar vardı. Hareket artık kesinlikle bir güçtü tabii. Bunun bir öncü örgütlenmeye mutlak surette kavuşturulması gerekiyordu. Serokatî alîkîva hinek civîn çêdikirin işte ser partî bîne partî çi ye wextê merî bibe partî li meriya çi tê xwastin şoreşgerî partî wê gurbe newekeve farqê ve yani ser ve hinek civîn kadrora çedikir. Alîkîva jî tabi hazırıya kongre dikir. 73'ten itibaren yürütülen bütün çalışmalar parti kuruluşunu hazırladı, bu kongreye götürdü bizi ama... Xebatên ji heftê Rûsyan û pê ve hemû em ber bi kongrê û partîbûnê ve birin. Lêberê bi rastî ya em birin kongrê jî têkoşîna xurt a li Kurdistanê bû ku di sala heftê û heştan de li her derê belav bûbû. Kürdistan'ın hemen her tarafına taşmış bir temelde süren o büyük mücadele oldu. Ev amadekarî û têkoşîn wê di roja yekşema dawî ya mijdara sala 1978 de li navçeya Amed Lîce li gundê Fîsê bi hevîtinekê bigihîşta encamê. Bu mağriba tavî em zekir hat. Hatin û kişiyanûn kişiyanûn. Yine bike 20, 23, 22, edbin kere 24, nizan. Dehebu, derbas bu çınağında. Tüm mahluk nizan bu çınağı. Tüm mahluk zeyde min. Her yekez memleket bunale. İşevan qadiya u lemen habu. Jot. Sehab. Çar hab. Ziyondar dert ketin.
Düşüne seri cadde de sağdının tıkını belad. Gava gel. Derket belad bu kese ne diyor? Ben ne diyor kadar? Kurat. Pot tanema. Seyfeddin ma yekzi ma Haşim tenek siyaha ma. Evzi evare taksihat. بالي دي بكرة جو بعد خدمة تستي نظام تستي كان عم بيجي عبد الرواب كن عم بيجي مع زانبية انت انا درو مروت كن لا 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 ما نظام وتشيه يا النظام مش ورا دلي وراها نقول عين مسألة شخصية ده 27 مجدار سال 1978 ده ملگوند فیسه جوین شکر جنجی هین لوره از باورم آسایش باشه لبلی از وید بیجم کفر بدرزه بوی شوازی امر ما چند مهکه ده داویا سال 1978 ده و دسپیک 1979 ده ایدی از گلکی تنگزار بومه سيف الدين ودايم مسافرتها فاهمي؟ أنا مسافرتها كنا وهذا من يوقع مقبرة بولا أنا ماشي حاضر أقول نا داي أقول ما ما برنا أقول شيف كي برتيك أقول لهم برابر ما برتيك ما تجيب بيجي أما أني تعبسي عشامك شاسي كر وما برنتي كر كرم دبروشي مع الزن مجرد بالستر دستك يعني ما تشيكر ما حاضر كر وما غريبة طاري أما ذكرات أنظام ددو يكبون أنظام تخسيكي بون هات نوكشيانون دركشيانون اینا که 20 23 22 ادبیم گره 24 نزن دهب derbas mümkün anda. Müdüren kalkan astı. Fis köyünü de ben biliyorum. Önceden de biliyordum. Mazlum arkadaşla konuşmuştu önderlik. Bana da sordular uygun mu? من گنده فیسه برشی دزانه بو سروکاتی به حواله مظلوم را آخفی بو جمن جی پرسین من گوت معقوله geldiler önce değişik yerlerde. Önderlik hazırlık çalışmalarını Ahmet'te yürütüyordu. سروکاتی خبات آمده کلی لآمده دمشان روژه به مج و باران بو دریوار حوال به ماشینان هاتن شاندن Akşam üzeri araçlarla götürüldü arkadaşlar. مالا کو جوین لی داتا چیکرن لبن ریا آمد و لجی بو از ده چیکرنا خانی دا جی خبتیم جبر کو پر خباتکاری وان نبون لو ما جارینا معالی کاری دکر مالا حوال سیفتین بو Ahmet Nice asfaltının hemen yanındaydı. Evin yapımında da çalıştım. Gidip geldik, çok kez gidip geliyorduk, ev yapıyorlardı. Çok çalışanlar yok, bazen yardım ediyorduk yani. Seyfettin arkadaşların eviydi. Fis 70 hanelik. Gundeki hafte khaliye, bave min, duape min, u bave Alaaddin u apaki mini dinhe. Ew li gund nedman. Li mezra edman. Ji xwe cihek bû kongre lê hate çêkirin, deşta fîsê bû. Yani mezra deşta fîsê. Kongre li gundê fîs çêbû. Hemê haziriya kongre serokatî bixwe pêşxist. Di pratikta jî Mazlum Doğan Seyfettin Zorlu ve hevala alîkariya serokatî kir. Yani hevalê ki hatî wan bibînin, wan biben, Silamet bigin ciyê kongre. Haya kongre işte xelas bi güvenligî wê ye, ihtiyacê wê ye. Hemê serokatî bu hevala pêkanî. Hevalê ki hatin kongre
هم حواله که منطقه کار دکری بین قدروی تورا پیش بین یعنی کجان منطقه حواله که مسئولیت را دکرن هبین او هاتن تبلیغون را بین سرگاتی او تثبیت کرن yani var be hel bejartın çenebi. Temel çalışma alanlarımızdan ikişer delege toplantıya katılıyordu. Jehremin mein bingehin in xebate du delege beşdari civînê dibûn. Weke mînak ji Dêrsimê du, ji Çewligê du, ji Amedê du, ji Dîlokê du, ji Rihayê du, ji Mêrdînê du, ji Batmanê du, ji Elazığ du delege beşdari civînê bûn. İkişer delegelerle toplantıya katılım sağlamıştık. Elazığ'dan biz Cuma arkadaş, işte Hüseyin Topkider ve ben جي على عزيزي هفالي جمعة حسين توبكي دار وأزوك دلقة شوبون هل بيت هيجانك مزنبو أزو هفالي جمعة شون مالاكو سروك لدمينة أبارتمانا گنايدن بو سروكاتي رونشتي بو فرتوك لبر بو دقند بشتيكو مخوارن خوار مدا سري كثيرة أس سروك وهفالي جمعة أم لتخصيصوار بون وچون إيدي دنيا ببو تاري هوالي جمعة لجام شوفير رونشتبو از كثيرة و سروك لداوية رونشتبون سروك گوندنا مدبر وان درباست چون دپرسي ام بي رنگي چون گوندي فيسي gördüğü köyleri soruyordu. Sohbet etti hep. O şekilde gittik Fis köyüne. Arkadaşlar araçlarla geldiler. Bir minibüs, 2 taksi. Bunlar heval به ماشینان هاتن دولمشک و دی تاکسی اوانا بر ایواره بنابر هاتن یعنی پشتی کوتاری کت عرده من او پیشوازی دکرم من واه حتی بر دری تانی من جی آلیکاری هوال علادین دکر مدکار اولکاری ده جه گرد ben de yardımcı güvenlik şeyleri yer almak. و دمه کادروین پیشنگ باشداری کنگره دگم سیف دینجی دینا وان هوالان ده جه دگرد و او بخوجی باشداری کنگره Yapı işinde yer alır. Sefin kendisi kongreye katıldı. Fis genel amaçları açısından bölgelerde ji bo fîsê ji gelemperiya welat delege hatibûn amade kirin. Ji Batmanê ez û Mehmet Şener bi rêberiya Duran tevî kongreyê bûn. Me fîs nas nedikir û heta em gihîştibûn wir hinek dinya ruhnî bû. Ciyê civînê pir kêm kesan dizanî. Em rasterast neçûn malê. Em çûn çolê. Em li deverên çiyayî hinekî mijûl bûn. Piştî ku tarî ket erdê em ketin malê. Me hewil da ku kes me nebîne. kimsenin görmeyeceği bir şekilde girmeye çalıştık. وهاتن وهلي هاتن من فراخ وخواني دوران قلقان قو تبرنجي تيكي قو از قوشت نام قو ولا تبرنجي تيكي از قوشت ولا ماشي جرا كريكي ماشي ورا كريكي وخوارن ما چای ددان پنیر بو ترشی بو در گند بو لیم هر تشته قورمه بو vallahi her işte metir bu medidano. Fis köyünde gittiğimiz ev 4 yol ağzına bir evdi. Bahçeleri vardı. مالا لگندی فیسی کوم چونی لبر خاچری بو خانی مالک بکوران لیکری بو سالونک و دو اودین وی هبون هم سیاندنا وی و هم آبایا وی نبو لودی هم میوانان دیوان هبون Birinde de sedirler vardı. Biraz daha büyük bir odaydı. Gerçekten Ya rastî cihekî baş hatibû hilbijartin. Ji ber ku wextê mirov bakur, başûr û rojhilat li ber çavan bigire, fîs nuqteyeke hevbeş bû ku her kes ji her alî ve
kari bû bihata. Ya din jî nîzîkî rê bû, yanî ji bo mirov deşifre nebe û ji bo ewlîkariyê cihekî baş bû. İyi seçilmiş bir yer. Tüm mehluk nizan bitîna. Tüm mehluk zêdê min. Hatta benim babam Hatta bavê min tevî ku pir nêzî me bû, hin tişt nizanî bû. Yani serwext nebû çi dixewime. Ji xwe mimkûn nebû gundiyên din bizanibin û pê bihesin. 26 Kasım sabahı. Herkes toplanmış oldu orada. Bi vî rengî sibaha 26 mijdarê herkes amade bû. Hevalên ku li hîlvanê têkoşîn dimeşandin nekarbûn bihatana. Wan got ku pêvajoyeke krîtîk e. Heval Mehmet Karasungur pêşniyar kir ku ji bo ew neyên. Pêşniyar hate qebûlkirin. O nedenle terk etmeyi riskli buldular. Gelmemeyi önerdiler, kabul edildi. 26 Kasım toplantı oldu. Gece orada kalındı. Beşdarbûna 24 delegeyan hatiye plankirin. Dema ku Mehmet Karasungur û Kemal Pîr ku di wê demê de girtî bûn nekarîn tevlî bibin, kongre bi 22 kesan tê li darxistin. Beşdarên kongrê: Abdullah Öcalan, Mehmet Xeyri Durmuş, Mazlum Doğan, Seyfettin Zoğurlu, Abdullah Kumral, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Sakine Cansız, Baki Karer, Kesire Yıldırım, Ali Gündüz, Hüseyin Topgüder, Ali Çetiner, Abbas Göktaş, Faruk Özdemir, Ferzende Tağaç, Mehmet Cahit Şener, Mehmet Turan, Şahin Dönmez, Resul Altınok û Subhi Karakuş. Rojava civînê jî pênc xalin. Yek, derbarê xebatan der ravekirin. Dido, nirxandina li ser bernameyê. Sisê, nirxandina li ser rêziknameyê. Çar, rexne, nirxandina li ser taktik û pêşniyaz. Pênc, hilbijartin. Toplantı tabii tek kişilik divanla başladı. Divanda Hayri arkadaş var. Civînê bi dîwaneke yek kesî dest pê kir. Di dîwanê de hevalê xêriye bû. Serok bi sedema ku dixwest bipeyve, rast nedîdît di dîwanê de cih bigire. Wê bername û rêzikname bihata qebûlkirin û rêveberiyê bihata hilbijartin. Di 26 mijdarê de dest pê kir û di 27 mijdarê de bidawî bû. Bi giranî serok axivî. Nasıl bir üzerinde taşılacaktı. 26 Kasım'da toplantı başladı ve 27 Kasım'da sonuçlandı. Tabii sonuçta şurası önemli. Ağırlıklı olarak başkan konuştu tabii. Önderlik örgüt olmanın sorunlarını işliyordu yani kongreye. Zêdetir li ser pirsgirêkên rêxistin bûyînê distekinî. Wiha digot, rêxistin mezin bû, tevger mezin bû. Bû tevgera gel. Heta niha berpirsyariya vê yekê min rakir. Lêberê êdî kesek nikare vî karî rake. Tenê rêxistin vê berpirsyariyê dikare rake. Divê em bibin rêxistin, divê em berpirsiyariyên hevbeş bigirin ser milên xwe. Bu parti kurmanın, kongre yapmanın gerekçesiydi. Bu değerlendirmelerde önderlik her konuştuktan sonra Şahin Piştî serokatî her tim Şahin jî mafiya axaftinê digirt. Mîna ku bi serok re bikeve pêşbaziyê. Axaftinên wî em bêzar dikirin û me bêzarbûna xwe bi çavan ji hev re digot. böyle yarışıyordu başkanlar yani. Kongreda se nêzîkbûn hebûn. Yek nêzîkbûna serokatî bû. Hevalê Mazlum Xayrî wana li gel serokatî cî dikirt. Yani kongre çiye, parti bûn çiye, li meriya çi dixwaze ve hevala fehm dikir. Bi zanebûn tevlî nîqaşa dibin, tevlî serokatî dibin. Hevalê piranî yani işte em dibin parti, işte em tevlî kongre bîne. Yani kêfxweşiyek wan hebû. Fakat kongre çiye, parti bûn çiye, li meriya çi dixwaze
piştî qonre partiya çavat be tanzîm kirin şoreşgerî partî şoreşgerî çawaya ew zêde nizanîbin fakat kêfxweş bin yani işte qonre çêbû em dibin partî virada işte me bi navê partî kar bikin karê me daha pêşkevî veya kêfxweşîk moralik davala da çêkiribî li gel serokatî bi wî şeklî cidî girtin nebin nezanîn tam tê geştinê fakat var li gel serokatî cidî girtin qismekî biçûk hebî Şahîn dönmez evna wana wexte jî war naxwastin yani em qararê partî di qonre de wergirin wana dixwast dîsa wek berê em kar bikin fakat hejmarek pir gem bû zêde yani ve dîtine di nav delege da bu xwe cîk çênekir tesrik çênekir. Sonra program taslağı okundu. Onun üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bazı konularda mazlum arkadaş... Piştî nirxandinê pêşnûmeya bernamê hate xwendin û li ser wê nirxandin hatin kirin. Di hin mijaran de mazlûm xeyrî û hevalên din nêrînên xwe diyar kirin. Rêzîkname hatin nirxandin. Her tişt bi bazdarî date xwendin û date şopandin. Taslağı oldu. Tüzük ele alındı. Tüzük maddelerinde de böyle genele öze ilişkin şey olmadı. Bazı yine cümle düzeyinde, sözcük düzeyinde düzeltmeler yapıldı. Bir gündem dahilinde kongre sürdü. Li çerçoveya rojevê de kongreyê dewam kir. Bername, rêzîkname, manîfesto hate nîqaş kirin. Rêzîknameya jî ne xalan hate qebûl kirin. Serokatî li ser pirsgirêkên rêxistinbûnê sekinî. Dema ku vana hatine qebûl kirin û biryara partîbûnî hate dayîn, piştre hat xwestin ku wezîfedarkirin bêne kirin. Sonuçta onlar kabul edilip örgüt olmaya, partileşmeye karar verilince tabii bir görevlendirme yapılmak istendi. Serokatî goyekê dixwazin di merkeze de cî bigirin, dikanin cî bigirin, dikanin xwe pêşniyar bikin, heval dikanin pêşniyar bikin. Ayrı arkadaşlar, mazlum arkadaş önerilenler arasındaydı. Bu arkadaşlar hevalê xeyrî û hevalê mazlum ji aliyê hevalan ve hatibûn pêşniyaz kirin. Ew ji wan hevalan bûn ku bar radikirin. Di heman demê de hevalê herî zêde dihatin rexnekirin û nefs biçûk bûn. Digotin eger hevalên din wezîfe bigirin wê çêtir be. Hevalê Kara Sungur jî bi tevî ku ne hatibû civînê hatibû pêşniyar kirin. Hevalê mazlum pêşniyar kirin, serokatî mazlum ra jî got tu dikanî vê wesfa bikî ya tu nikanî, tu bixwe biwere ya ne. Hevalê mazlum got min xwe pêşniyar nekir, hevala ez pêşniyar kirim. Yani got tu dikanî bikî, got ez mecbûrim bikim. Çünkü hevala ez pêşniyar kirim, wesfek werdidim pêşimê, ew îrada hevalaya ez mecbûrim gor vê îrade bimeşim. Ez hazır bim jî, ne hazır bim jî. Cevabı var da. Birçok arkadaş kendisini uygun bulmadığını, layık olmadığını yani yaşanan bazı sorunlarda yani gelek hevalan diyar kirin ew ji bo wezîfê nabin û ew xwe hêjan nabînin. Serokatiyê ev helwest jî rast nedîdît. Ya rastîn heval amade bûn lêbelî heval pir nefs biçûk û dilnizm bûn. Di civînê de hevalên mazlûm xeyrî û cûma hatin pêşniyar kirin. Şahîn jî xwe pêşniyar kir. Önderlik önerdi. Hayır arkadaş önerildi, mazlum arkadaş önerildi, cuma arkadaş önerildi. Yani birçok arkadaş önerildi öyle. Çok fazla şey yapılmadı. Şahin kendisini önerdi. Herkes ceme dijnişke ve herkesekî ku bêje ez amade me tê çi bêjî. En son yani başkanın adı Kara Sungur. Herî dawî navê serok hevalê Kara Sungur û Şahîn ma. Lêbelê hate diyar kirin wê di civînekê cuda de merkez were firekirin. Yani yeniden bu merkez seçimini güvenlik açısından ele alınacağı belirtildi. Merêveberiyeke ji sê kesan hilbijart. Ji bo destnîşankirina merkezeke ji heft kesan jî me serokatî erdar kir. Me avakirina merkezê jî ji serokatiyê re hejt. Civîn piştî ku endamên yekemîn ên rêxistinê hatin pêşniyazkirin û pêşniyaz hatin qebûlkirin bidawî bû. Li gorî vê yekê encama civînê wiha derbasî rûfelan dibe.
دو پیشنیاز به تباهی دنگان هاتن قبول کرن کو شهیدین شورشه و کسین بشتار جوینه بونه اندامه رخصتنینه و حواله زه آخافتنا گرتنه یا جوینه کر جوین باوه که سرکفتی بداوی بو و به انجام بو Kongre var bir selamet tamamdı. Çıpıskırıyı dernek ettim. Ama işte Kürdistan'da örgüt olmak, hele bir parti örgütü olmak kolay bir iş değil. Bir parti olabilir. Liberali Kurdistan'e damezrandına partiye ki kareki nehirsane. Emi karibin bibin parti. Emi karibin. Em amadene. Serokati jiveye ki pırji bifikar bu. Da axaftina xwe de encamê de wiha digot êdî em bûn partiyek fermî heta niha em bi amatörî dixebitin em li gorî dilê xwe dixebitin niha em dibin profesyonel êdî rêzîknameya me heye em bi awayekî fermî wezîfe û berpirsiyariyê digirin ser milê xwe êdî li gorî sîstema rapor û talîmatê dixebitin em ê hesabên karê ku dikin bidin. Resmen görev sorumluluk üstleniyoruz. Rapor talimat düzenine göre çalışacağız. Yaptığımız işlerin hesabını vereceğiz. Yani biraz resmi örgüt bilincini aşılamaya, kadroyu örgüte çekmeye çalışıyordu. Hamdi Khadi şükür valla derbas bu. İşe wan qadiya len habo. Joktu. Sihab. Çarhab. Ziyon dert kedin. Dikune seri caddi deşkod kunu belad. Her yekiz memleket bunale. Ve çay. Bu seyfe divana kine. Godaya. Hasa haberi mina min digo asor mli lezi. Digo yeki bingole yeki qalbiye digo yeki qarsiye. Dapır bu hene çöbeji kunda yani her yeki sorumlu memleket yani kavga derket belad bu kese ne diyor ben ne diyor kadar kurat o pottanema seyfedine ma yagzi ma haşem tenek siyahama evzi evari taksihat بالي ديابك شو ديابك تخصيات قنغراب بعد خدي ما تشتي تشتي عم بيجي ام دلوا بكن ام بيجي مع زانبيه انك انا درو مروت لا ما نظام بوتشيه يعني مش قرا دلي قراها نقول عندي مساله شيخ سيدنا لازم كوفانا سرخوا بالكلمة أضغط بيش من أول dili قداها. O süreçte tabi Seyfettin arkadaşın kongreye ilişkin olarak mesela dinliyoruz. Duwe pevajoyê de hevalê Seyfeddîn derbarê kongreyê de mesela digot. Bismam pir baş wate bide vê pevajoyê. Pir baş fêm bike û pir baş nas bike. Li vê derê dîrok ji nû ve tê afirandin. Burada tarih yeniden yaratılıyor. Biryara da mezrandına partiyeke û jinû ve nivîsandina dîrokê tê fermîkirin lêbelê hîn navê partiyê jî nîne. Ji xwe ev civîna ku di dîrokê de weke kongreya damezrandinê derbas dibe wê demê di zabitnameyên fermî de wiha tê tarîf kirin. Bi armanca ku têkiliyên heyî yên komê di asteya herî jor de bibe têkiliyên rêxistinî yên fermî di navbêra herêman de bi temsîla tevgera şorişger civîneke di asteya konferansê de hate lidarxistin. Me di kongreyê de biryara rêxistin bûyînê da. Lêbelê me navê wê nedanî. Ez weke navê xwe dizanim. Çawa ku navê wê ji nişkê ve nehate danîn wê îlana partiyê jî ji nişkê ve nebûya. Dewletê jî piştî 6 mehan hîn bûbûya ku kongre hatiye çêkirin. Em ji kongrê vêgeriya bûn. Hem heyecana wê hebû hem jî berpirsiyarî û wezîfeyên ku dabûn ser milê me hebûn. Me zêde çîbûna kongrek wiha belam nekir, me beşartî hîşt. Tenê hevalên ku em bi hev re dixebitin hêzeke diyar a kadro dizanî. Piştî girtin û mikurhatina Şahîn Donmez, dewletê û her kesî êdî zanî bû li gundê fîsê hatiye damezrandin.
من نزانم تشتی نزانم روزی باستنی میکر سالان نزانم والا عینی لبر مشاد مريشكا بسينغاتي تقول نو 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 أقرب كذا ما قف كيما أميدنا وأقرب باشوت خاني على دين مديرك بوزي بني مديرك ودياري بيجي بيتهم أيوة باشوت شتى بيجي نندر دهب حفت حب حشت حب سوميا بو هميزي دوشة كوال سروان بو بكرة زارو كمان كنا بلكي هبو دي بیست قات نوین زیده هبون در همه ها گرافتنه که همه شغلان قارولی علادین کرسی و ماسه و گاوا بو زاوا مهجی رسانده بو همه تمامت نسر هدو همه ها گرده پر چیزی آوت سه و دون کرد پارتی هما خواه اعلان نکر چون دا پارتی خواه تنظیم نکر بی هما خواه اعلان بکرنا دولت باتا سر نکانی بخواه تنظیم که در وقت مزم بخورانا تجربه جی نبی بوه هما مخواه اعلان نکر اعلان کرنا پارتی جبو دمک پاشتی هشتن لپشتی کنگره یک سر دست بخباتین ویین ریخستنه تکرن به وی آرمانجه ده 13 کانونا 1978 ده یکمین جار جوینا ریوبریا ناوندی تل دارخستن خالا هری بنگهینا جوینه آواکرنا مرکزکیه به وی آرمانجه مرکزکه جحب کسان تی آواکرن مرکز دا سرکاتی بی از بین شاهین dönmez بی Baki Karar بی Mehmet Kara Sungur bі Mazlum Doğan bі Yekşi havali hayri durmuş. Yürütme da ji serukati bі havali Mehmet Kara Sungur bі Şahin bі دو بریارین دنین گرین که دو جوین ده هاتیه ورگردن ده زابطنامه ده وها درباست بن. بریار هاته گرتن که ناوی ریخستنه به بلاوکا دا مزراندنه وره اشگره کرن و بروشورا بناوی ریا شورشا کردستانه وکه مانیفستویا فرمی یا ریخستنامه وره قبول کرن. لبلی هین که دو سر جوینه ره ده روش درباست نبونه وکه برسوا دولت یا جو کنگره ره بویره که همو کردستان و ترکیه به هجینه دقومه. پشتی ملتی و سواسه و جارجی تفکوجیه که برفره لمرشیتی قوماندن. Maraş tabi coğrafik olarak Kürdistan'la Türkiye arasında sınır olan Türkiye resmi sınırlar içerisinde. Mereş di navbera Türkiye û Kurdistanê de sînore û bi rastî jî herêmeke cuda ye. Şoreşgeriya li Mereşê di ser mezheban re bi serûber bû. Cinayetiya wê lewaz e. Di destpêka heftê heftan de tevgera azadîxwaza Kurdistanê dikeve Mereşê. Hüseyin Engizek bi dîlokê re hevnas dibe. Birlik hareketinin Maraş'a girmesi var. İlk dönemlerde Hüseyin Engizek diye bir arkadaş vardı. Hafte u haftan nizike salaki az bi haval Kemal Pirraman. Yani tabi salaki de mazalaki da odaki de an vekraman. Az haval Recep Nur Cengiz mavera da go küçük hoca. Zatı ve vakti bi haval Kemal Pirraj de goten hoca. Yani ben Kemal Pir arkadaşla tanıştığımda öğrenci gençlik içerisindeydik. Böyle Maraş'ın ilçelerinde Dema min Kemal Pir naskir ez di nav tevgera xwendekaran de bûm. Li pazarcikê zemînê me hebû. Ji Avaşîn û Elbistanê tevlîbûn hebû wek min got. Berî tevkujiyê bi hefteyekê li Meraşê hêzeke me ya Biqasî 5-6 kesî hebû. Maraş içerisinde dediğim gibi sayısı 50-60'ı bulan bir gençlik örgütlenmemiz vardı. Bariyak katliam çebi. Karamaraş, Avtak u Yürük Selim u yekçi hemi dibistan bi dest şoreşgerin ket. Minak lise ticarete, enstitüye perverde. U hatta ayed hin dibistan ditirji, bulo bi dest şoreşgerin ketin. شورشگران جی hakim grube ditir ji habun
fakat zêdetir şoreşkere Kurdistanê bûn. Ji xwe Kurdên li wê derê wek zêdehiyeke, wek pînehiyeke dihatin dîtin û mîna bêne avêtin û rakirin dihat fikirîn. Ji lewre hîsek hebû. Mümkün e ku her tişt bibe. Taybetmendiye Maraşê ji bo çi ye? Tirk li dawî Kurd çûyîne ketine Maraşê û ji alî fikir jî bo ki bi zavê apojîtî pêş diket. Piştî tevkujiya Sêwasê em li bingeha civakî ya Maraşê difikirîn û fikarên me hebûn ku tiştekî wisa biqewime. Heta tê bîra min ku hevalê Kemal wisa got. Em divê li Maraşê gelekî hişyar bin û bi dîqet bin. Em divê gelek profesyonel bin. Şoreşkerek divê weke ku her gêlî were girtin divê bi tedbîr be. Di heman demê de divê weke ku qet neyê girtin jî xebatê bimeşîne. Dema ku mera ji mijara gotinê be ev yek zêdetir girîng e. Eger dijmin bibîne ku em li Maraşê pêş dikevin, wê êrişên wê gelekî berfireh bin. Bi rastî jî bûyerên li Meraşê rû didin weke tevkujiyeke pir berfireh diqewime. Di meha dawiya 1978 de atmosfera ku têra xwe tengezar bûye bi provokasyoneke li sînemayê diqewime diteqe. Endam û alîgirên MHP vê yekê dikin behane û li Meraşê dest bi êrîşan dikin. Kürtlere ait iş yerlerine saldırdılar. Toplam iyice kışkırtılmaya çalışıldı. Arkasında Êrişî du kargehên Kurdan kirin. Piştî du rojan bû, du memosteyên bi navê Mustafa Yüzbaşıoğlu û Hacı Çolak. Memosteyên ku zêde têkeliya wan bi tevgerên siyasî re tune bû. Hacı Çolak Kurdekî ji Elbistanê bû. Mustafa jî Tirkekî ji Meraşê. Ew nedifikirîn ku bibin armanca êrîşan. Tenê rewşenbîr bûn û endamên topderê bûn. Faşistan ew kuştin. Bûyer gelek bi tesîr bû. Cenaze anîn mizgefta mezin. Nimêja cenaze hate kirin. Şimdi bu tabii öğrenci gençliği müthiş bir şey yarattı, tepki yarattı. Cenaze Ulu Cami'ye geldi. Cenaze namazı kılacak. Cenazeler yıkın, cenaze namazı kılacak. Biz bunu bekliyorduk. Birdenbire haber geldi. Dediler cenazeleri camiye almıyorlar. Tabi bu haberin gelmesiyle birlikte hemen aynı süreçte Maraş Xeber hat gotin cenazeyan naxin mizgeftê. Wê demê di kelha Meraşê de faşîst derketin holê. Di destê wan de alên Tirkan hebûn. Di tevahiya rê de li kêleka rê faşîstên ku li cemkargehan kom bibûn derketin holê. Me xwe bi temamî di nav çemberê de dît. Ji xwe polîs tune nebû. Leşker hebû û leşker jî ji nişke ve winda bûn. Xwedan aliyekî. Cenazeye koyan birkaç tane sivil polis de vardı. Asker vardı. Asker de şey yapmadı. Görünmez oldu. Birden baktık. Kendi çekildiler. Kolan jî tengin li vê derê û li vê derê êrîş girseyê gel hate kirin eke dixwazin bibin û bariya wê jî fîlmekî Cüneyt Arkın anî bûn fîlmekî wilo faşîst yani ew fîlm bi millet dayî bûn temaşe kirine yani hem civat hazır kiribûn hem jî bi derva wilo ew faşîst kadroya faşîst anî bûn dawda te jî çavê xwe girtin. Fakat helvesti şoreşker bir rastî bir şevazeki kahramanti bu. Yani cenaze ne teslime wan kirin. Cenazeler faşistlerin eline geçmesin diyerek orada bize önümüzde giden askeri araca cenazeleri koyarak Brüksel'in mahallesine gönderdik. Ji bo cenaze nekevin destê faşistan mel erebeyên leşkerî kirin û birin kolana Yörük Selîmê û piş re bi hezaran kesên di destê wan de çû hebûn bi keviran êrîş kirin. Gelek di nav de zarok, jin, ciwan û pîr hene li êrîşek bi çû kevir rast hat. Gel şerpeze çar diçe wî alî kolanê û car diçe aliyê din. Hemû camên vîtrînên firoşgehan şikiyan. Êdî herkes gihaştı bû wê qenaatê ku em nikarin êdî ji vir xelas bibin yanî em ê bimrin. Êdî di çavên mirovan de awirên mirinê hebûn. Artık insanların gözlerinde ölümün bakışları vardı.
Bir iki saatlik bir çatışma oldu sanırım. Gece saat 8-9'a kadar sürdü. شركي قاسي ساعتكي 2 ساعتان باجو قومين وحتى حشت نهي إيفاري دوام كر بيلانچويا وي روجي سي ميري و 528 بريندار بون جمريان دو ديه فاشيست بون مريك و 528 بريندار جي كردين علوي بون إيفاري كارگهن كردان هاتن شوتاندن دنگ دهاتن تاخا یورک سلیمه تاخکی راسری ماراشه بو مروف تخمین دکر که کیجان کارگه شوتیه پشت راحت فهم کرن که فروشگه کارگه قهوهخانه رستوران و پرتوخانه کردانن her devera kuye kurdan bu bir işaretan jiberi ve hatibun diyar kirin em de taxa yürük selimede aseman Hamurre hatın girtin. Daire içerisine almışlar. Yani çeşitli hedefleri önceden belirlemişler. Her ihtimal karşı tedbir almamız gerekli olduğu konusunda şeyimiz vardı ama çıkış yoktu. Yani Yürük Selim Marası'na kapatıldık. Onun etrafındaki bütün her şeyler, yollar kesilmişti bütün şeyler. Yani 4 روز 4 şaban ordu Türkiye müdahale marafşen nekir. Yani dast ayırdı çu. Dast faşist. فاشیستانجی گرلک حاضرتی خود کرن دجی ولات پاریس دموکرات sosyalist eriş bektanin. Ellerinde MHP bayrakları, Türk bayrakları, çeşitli bayraklarla Allahu Ekber sesleriyle ya mahalleye doğru gelirler. Ve karınca gibi, kımıl gibi gelirler. Yani böyle birkaç kişi de değiller. Deste wan de alen Türk u MHP bedengen Allahu Ekber berbe tahivetin. Weke moriyan, weke geriyan. Hatta qırağa tahi hatın. Pozisyona şerre çekdari despekir. Hatta saat yazdan havildan ku bikevin yürük selime. Libeli berxwedaneke pir baş hatı nişandan. Şerreki billehengi kavmi. Artık halkı koruma güdüsü müdür? Katliam yani buraya girerlerse herkesin öleceği şey midir? Ama çok kahramanca, çok gerçekten korkusuzca bir çatışma ortamı yaşandı. Livedere grubu apujiyan hamyan berxeda. Selahattin Özdemir, Livedere bu islahiye şehit kat, Hayya David berxeda. Yani ve vakte çand çakema cihabun ma payda kirevun, dinamit cihabun Hayya David berxedan. Mina kavala ki dasti kutbu. Hüseyin Acar. Ez Hüseyin Acar de bu yere Maraşe'de dinamet de deste min de teqya u deste min kutbu. Burada benim açımda talihsiz olan bir durum. Yani ben gerçekten yorgundum. Yani 2 gün uykusuzdum. Ez vestiyayı bum. 2 roj bu, ez bêxew bum. Min darbe xware bû. Lê dîsa jî ez neçûm ranezam. Li cihê ku em lê bûn, dînamîtekî ku fîtîla wê Kurd hatiye qutkirin avêtin. Min ê dînamît rakira û bavê te aliyê din. Ji ber ku me dînamîtên dihatin wisa li wan vedigerand. Dema ku min ê ew bavê te xwediyê malê got navê ji wî alî bavê ji aliyê din. Tam min ê bavê te çawa ji destê min derket teqya. O da görmüş artık geldi dedi o tarafa atma şu tarafa at. Yani biz de herhalde o dışarıda gelir görürdü diye şey yapıyorduk. Tam dönüp atarken elinde çıkarken patladı. Ve oradan hastaneye gitti. Ve hastaneye gittiğimizde aslında katliamın büyüklüğünü anladık. Emçün nexweşxanê. Mel nexweşxanê mezinahiya tevkujiyê fehm kir. Dema ku bala çapemeniya cîhanê û Tirkiye çû ser Maraşê, tevkujî di 24 kanûnê de bi encam bû. Bilançoya derketiya holê heye. Bi sedan kargeh û xaniyên hatin şewitandin hebûn. Li gorî hejmarên fermî 111 Kurdên Alewî hate qetilkirin. Bi milyaran zirar.
li hemû bajarên Kurdistanê hebû û di 28 kanûnê de rêveberiya leşkeriyê hate îlan kirin. Kürdistan'ın bütün illerinde sıkıntimin ilan edilmesi 28 Aralık'tan sonra ve Kürdistan'ın yeni baştan bir adeta işgale tabi tutulması gibi bir şey. Maraş katliamı olmuştu. Ji tevkujiya Maraş re bersiv bi taybetî ji Dilûdura Al-Azîziyat. Dehman rojê de tam li deh yanze deveran çalakî li ser hevçî bûn. Ji ber ku bi taybetî ji Al-Azîzê gelek faşîst tevlî tevkujiya Maraşê bibûn. Amadekariya bûn. Dixwastin Maraşa duyemîn û siyemîn çêkin. Maraşlar yaratılmak isteniyordu. Maraş katliamı da öyle bir darbe provası Tevkujiya Maraşê jî dikare weke provokasyon derbeyekê jî were nirxandin. Ve onun yeni bir gidişin başlangıcı olarak Serokatiyê weke destpêka pêvajoyeke nû binav kir. Berbê darbê ve yanî. Herçend em ew qasî amade nebûn jî, em li rewşa darbê serwext bûn. 12 Êlûnê ji bo me ne tesadüfek bû. Eger serokatiyê komkujiyê baş nenirxanda û pêşniyareke xurt a pêvajoyê negirta dest, me nikaribû bi heziriyeke mezin darbeya 12 Êlûnê pêşwazî bikira. Eger me wisa nenirxanda, em ê nikaribûna li hemberî 12 Êlûnê li ser piyan bimana. Darbe karşısında ayakta kalmamıza götürdü. Bu değerlendirme götürdü. Böyle değerlendirmeseydik önderlik öngörüde bulunamazsa, katliamı doğru değerlendiremeseydi tabii biz de 12 Eylül'e karşısında ayakta kalamazdık. Ava zedek kesil Türkiye ne dit? Eke ditti, tahlil kiri Seruk Apobi. İşte vekte Risal katliamı Maraş Serukati axiftin kir, ev pişra bir kitab jî neşir jî kir, ilan jî kir. Li ser ve kadro serokatî xwast perwerde jî bibe ki kadro fem bike. Yani xebat ke dimeşîne devlet çawa bersive dide. Devlet çawa te ser harekete ki bibîne wexte da tedbîra wergire. Devletê bi piranî li Kurdistanê li 13 bajaran rêveberiya leşkerî îlan kir û wisa bersiv da. Tevgera Apojî li Kurdistana dibin rêveberiya leşkerî debû wê bi îlankirina partiyê biketa salan û bi vî rengî wê pêvajoyeke pir girîng li dawî bihişta. 79 başlangıcında arkamızda böyle manifestoyu almış. Di serê sala heftê û nihan de em xwedî hêzeke wisa bûn ku xwedispat manîfestoyek wiha belavaka xwe ya damezrandinê stendiye. Her wiha kadro, merkez û bi taybetî jî ji bo şerê çekdarî tecrübeya hîlwanê hebû. Dema ku em hatin gihîştin salê heftê û heşt hefteyên û heştêyan rojnameyên burjwaziyê nivîsandin ku rojhilat dişewite û apojî têde cîrîdan davêjin. Burada askerleri doğru kasıp doğru apojların cirit attığını yazmaya başladılar. ...79 başlangıcı bizim için. Di destpêka sala heftê û nihan de êdî an em ê derketibina çiyê û gerîlatî bikira an jî min hîz dikir ku di nava bajaran de em ê nikaribin demeke dirêj xwe biparêzin. Ez difikirim gelo em ê karibin bijîn. Me karê xwe hinekî pêş xistibû. Rêxistin hat avakirin. Wê bê îlankirin û çalakî zêde bûne. Lê êdî sîstem jî hêdî dibêje ez têm. Ama üzerinde yavaş yavaş ben geliyorum. Bi vî awayî gav têne avêtin nav sala 1970 nihan û pir bilez xebatên rêxistiniyê dest pê dikin. Piştî Kongra 13 meha kanûna sala 1978 piştî yekemîn civîna rêveberiya navendî Komîteya Navendî kom dibe. Di civînê de ku pêncê meha çile bi tevlîbûna her heft endamên Komîteya Navendî pêktê katê hevbeşkirin û qetliama Meraşê û rewşa dawî ya li Herêmê tê nîrxandin. Di nava biryaran de ku hatine girtin ev hene. Divê li ser komkujiya Meraşê nivîsek were nivîsandin û di nava Komîteya Navendîn de rêveberiya navendî were pêkanîn. Merkeze da
Serukati bi, az bi, Şahin Dönmez bi, Baki Karar bi, Mehmet Karasungur bi, Mazlum Doğan bi, yekşi havali hayri kurmuş. Yürütme da ji Serukati bi, havali Mehmet Karasungur bi, Şahin bi. Fakat Mehmet Karasungur bu tecrübemizde nine havale dike daha tecrübeline bağ bakın. Az merkeze de biminin başta bir bu ve devsavi az katım yürütme. Bi vî awayî rêvebriya navendê civîna xwe ya duyemîn yekê sibatê sala 1979 bi tevlîbûna Abdullah Öcalan, Cemîl Bayik û Şahin Dönmez pêktîne. Di vê civînê de amadekirina belavoka damezrandinê tê teyîdkirin û têgotin, wê nav û ablema partiyê jî di civîna bê de zelal bikin. Civîna rêvebriya navendê ya bê jî weke di vê civînê de hatibû destnîşankirin wê di 11 adarê de pêk bê. Ev civîn jî di esasê xwe de ji bo civîna komîteya navendî ku mehek şûn de pêk bihata weke amadekariyê bû. Rojeva civîna komîteya navendî ya 5 Nîsana sala 1979 jî pir berfireh he. Weke xala yekemîn sê mehên destpêka salê tên nîrxandin. Li ser vî esasî xebatên li hemû herêman yek bi yek tên nîrxandin. Rexne tên kirin. Derbarê belavoka damezrandinê de agahî tên dayîn. Ji bo bihêzkirina rêxistiniyê, komîteyên cur be cur tên avakirin. Komîteyên herî sereke jî komîteya weşan û ya eskerî ye. Ji bilî wezîfeya van komîteyan pêkhatina wan jî tê zelal kirin. Komita nivîskariye jî çêbû, a tanzîmkirine jî çêbû. A tanzîmkirine da min Şahin Dönmez Baki Karar jî digirt. A nivîskariye da havalê Mazlum Doğan, Duran Kalkan, yekşi Fatma jî digirt. Askerî kurul pişra çêbû, ev çênebî pişra çêbû. Dve da havali Mehmet Karasungur, Rıza Altun, yekşi Fehmi Habi. Yazı kurulun mazlum arkadaş şey diyordu. Havalê mazlum karê nivîsê birêve dibir. Piştî kongre ez û Fatma jî em tevlî bûn. Berê em 5 kes bûn. Piştî kongre hevalê xeyrî û sayme xoca çûn xebatên din û em man 3 kes. Hoca başka çalışmalara geçtiler. Her tabi komitek çebi karê xwe xas tanzîm bike. Ser karê xwe sekinî. İşte yek AK Parti tanzîm bikiribina. Vena tanzîmkirina partî da pêşxa. Askerî grubê silahlı propaganda li Siverek tanzîm kirin. Servî esasî hinek pêngav hat avitin. Ew grubana hatin hazır kirin. Servê hatin tedrîb kirin jî. Basine, nivîskar, wan jî hinek kar pêşxistin. Axiftinê serokatî, xistin broşür, xistin kitap. O döneme kadar böyle çıkarılan bazı Hatta wê demê hin weşanên bi vî rengî dihatin derxistin hene. Ez dikarim bêjim hemû broşürên weke qetliyama Mereşê, îdeolojî û siyaset û denezana damezrandinê di wê serdemê de hatibûn çap kirin. O dönemde çıkmıştı, belgeler o dönemde çıkmıştı. Di rewşeke wisa de 27 Nîsana sala 1978 civîna rêvebriya navendî pêk hat û di vê civînê de ji bo paşaroja têkoşînê biryarên girîng tên stendin. Ji van biryaran biryara belavoka danezanê li kadroyan û sempatîzanên durust bê belavkirin û bi sînor bêhiştin, têwateya zelalkirina navê partiyê ku li fîsê biryara wê hatibû girtin. Kongre'den sonra kuruluş bildirisini önderlik hazırladı. Ofiste Günaydın Apartmanı'nda yazdı önderlik. Biz Piştî kongrê serokatiyê belavoka damezrandinê amade kir. Serokatiyê li ofîsê li apartmana Günaydınê nivîsand. Me li ser nîxaş kir. Li komîteya nivîsê heval cuma jî zêde bû. Li baxlara Amedê li malekê me li ser nîxaş kir. Piştre ji bo em çap bikin me belavok bi şemê derbasî kaxizê kir. Hînan ne diyar bû. Me navekî din nivîsandibû. Me bi şemê wisa derbas kir. Wê demê guher.
değişti işte. Ez bawerim Sanıyorum civîna merkez komîteya toplanmıştı. navendî pêk hat. Merkez komite. Wî çaxî nav lê hate Orada kirin. tartışıldı. O zaman Yanî hema bêje li ber takıldı, çapkirinê bû. değiştirildi. Yani Piştre neredeyse me basıma ser verecek kaxizên bir şeydi. şemkirî boyax kirin û li ser Sonra PKK değişti. nivîsan. Şeyle unlu kağıtların, o tekstil şeylerin kağıtların unlu kağıtları, onların üzerini yeniden boyaladık. İsmi değiştirdik. Yeni isim yazdık. Partiye Karkerim Kürdistan. Başlangıçta tabii bize manifesto geldi. Sanıyorum kuruluş bildirgesi de olabilir. Bunlar geldi fakat Di serî de manifesto ji me re hat. Merupela yekemîn ve nedikir. Em li benda çalakiyê bûn. Partiya Karkerê Kurdistan dinivîsand. Hevalê Ferhat Kurtay rast kir û nivîsand Partiya Karkerên Kurdistan. vardı. Başlangıçta isim olarak Karkeren sözcüğünün sonundakinin harfi yoktu. Partiya Karkeri Kurdistan idi. Sanıyorum bu sonradan değiştirildi. Yani Kürtçe şeyine göre Ferhat Kurtay arkadaşım yaptığı bir düzeltmeyle Partiya Karkeren Kurdistan, Kürdistan İşçi Partisi oldu. Bi vî awayî navê ku heta 25 salan dema Kurd bê gotin ev navê hişê mirov amade bû derkeve qada dîrokê. Lê belê weke ku di belavoka damezrandinê de jî biryar hatibû girtin, îlankirina navê partiyê bi çalakiyekê bihata eşkrekirin. Bi biryareke din ku di civîna 27 Nîsanê de hatibû girtin, navnîşana vê çalakiyê diyar bû. Di civînê de biryar hat girtin ku li Sîweregê li dijî feodalizmê têkoşîn were pêşvexistin. Di nava biryaran de ku di civînê de hatin girtin, biryarên ku wê encamên wê piştre derketa holê yên weke ji bo pêşxistina têkiliyên navnetewî, lêkolîn li ser riya Sûriyê û pêkanîna hevîtinan bi çepên Tirk re hebû. Zaten serukatiya şandım Ankara. Gez biçim, çepê Tirka bibînim. Gez wan re baxivim. Li ser du esas var. Yek, gav bi gav li Tirkiye inkılabek askerî pêş dikeve. Bu jî lazim e ittifak çevin. Çi hereketek bi tenê xwe nikarin di jî we bisekinî. Eger ittifak çenebe hareketê çep ê demokratik ê derbe bixwe. A duya jî hinek kadroyê hareketa ê pêş derkevin derva. Wekî heftê yek lê ne. Serokatî bo ki carê dike ew tekrar nebe dixwast hinek kadro bi ihtiyat bimînin, derva bimînin. Eger İnkılabı çebi kadroyu li Türkiye hatı girtin ki kadroyu derva bikanibin disa xalil harekata derkevin ki harekata bikanin tanzim bikin ki bimeşinin ki valatik çenebik, tesviye çenebik. Esebi esası çün mü ditin hani karaz ahıftım fakat tabi kesi ihtimal nada ki Türkiye İnkılabı askeri çebi bu eji nezik ittifaka nebin bu ki ihtimali ki var naditin bu eji naxwastin hinek kadroyu xwe dervaj derbixin vakta ki me dît yani nezik binê wan durust e şaşa naxwazin ittifaka çebikin naxwazin var kadroyu derbixin umuda me nema ez virîm hatim serokatî ra me got durmê wan heva serokatî got madan waya em dikanin tedbirê xwe bixwe wergirin ew zanin. Lê belê hîna tedbîr nehatibû stendin, xebereke ku ji El Ezîzê tê wê beriya îlankirina partiyê îhtimala tasfiyekirinê baniya Rojevê. Da partî me tenzîm dikir, me partî îlan nekiribî. Li Sîverek jî me haziriyê şer dikirin. Li El Ezîzê girtin çêbî. Elazığ'da 1 Mayıs hazırlıkları vardı. Kapsamlı hazırlıklardı bunlar. Hem eylemsel anlamında hem de bu iletişim anlamında yani basın yayın, bildiri dağıtımı, afiş. Li El Ezîzê amadekariyên ji bo yekê gulanê hebûn. Serdemekî ku dihat xwestin li dijî nijadperestan çalakiyên dorfireh pêk werin. Li El Ezîz, Maden û Meletiyê him pêşketin derketibûn holê. Elazığ ve bölgelerinde belli gelişmeler yaratılma iddiası ortaya çıkıyordu. Yine Maden'de, Malatya'da belli gelişmeler o zaman yaratılmak isteniyordu.
Yani oldukça kapsamlı hazırlıklar vardı. Partinin kuruluşundan hemen sonra, delegelerin dağılmasından sonra partinin tam teşekküllü olarak ilk örgütlendiği yer Elazığ'dır. Elazığ'ın seçilmesi... Piştî sazkirina partiyê yekemîn cihê bi rêk û pêk ku partiyê xwe birêxistin kir Elezîz e. Cihekî navber bû, têra xwe kadro hebûn. Bêguman dijmin vala nedisekînî. Di demeke nêzik de xeber girt. Ji ber vê yekê operasyonên giran dest pê kirin. Di van operasyonan de 22 heval hatin girtin. Li ser navê PKK'yê girtina yekemîna komî bû. Ji dozdê Gulanê dest pê dike, heta Hufdê Gulanê ye. Bu operasyonlar esnasında 22 arkadaş tutuklandı. Yani PKK adına ilk grupsal tutuklanmadır ve ilk tutuklamadır. Bu 12 Mayıs'tan başlar 17 Mayıs'a kadardır. O Mayıs'ta ilk yakalananlardan birisi Ali Gündüz'dü. O yakalanmalar... Meha Gulanê yek kesên ku di destpêkê de hate girtin Ali Gündüz bû. Piştî girtina Ali Gündüz wan Şahin Dönmez hat. Rêxistina herêmê hemû li Fevzî Çaxmaqê li hev kom kir. Civîneke pir talûke bû. Wê demê jî me got. Polîsan hema bigre li her malê sûxurek xwe bi cih kiribûn. Di civînê de İrfan Mantaroğlu jî amade bû. Bi estê xwe Arnavut bû. Civîn li mala wan pêk dihat. Ji ber ku xeber hat, wê polîsan bi ser malê de bigire, em derketin û civîn belav bû. Ji civînê dertikevin, li meydanekî di nav hev da nîqaş dikin. Qasî sî heval tên girtin. Aytekin Tuğluk jî di nava wan de ye. Toplantıdan çıkan kadroların %90 o tartışmaya katıldı. O tartışmaya Aytekin onlar katıldı. Ondan sonra bu arkadaşların hepsi yakalandı. 30 kadar arkadaş yakalandı. Aytekin Tuğluk işlerinde... Ben de bu dönemde tutuklanan arkadaşlardan biriyim. 22 kişiden biriyim. Elazığ'da bölge hazırlık komitesi oluşturulmuştu. 5 kişi de oluşuyordu. Ali Gündüz. Ez jî yek ji wan hevalan bûm ku wê çaxê hatin girtin. Yani ji 22 hevalên hatin girtin yek ezim. Li Elezîzê komîteyek ji 5 kesan hebû. Ali Gündüz, Metin Güngöze, Hüseyin Topgüder, Sakine Cansız û ez. Ji kesên mukir hatibûn, Ali Gündüz cih nîşan dabû û li dervê ez û hevala Sakine em li malekê hatin girtin. Em li benda tiştekî wisa bûn. Diviya bû em neçana wê malê. Sibê zû em ê derketibana. Sibehê berya em derkevin girtin ser malê. Minê xwe avêtiba lê dora avahiyê dorpêşgiribûn. Polis otolarının sürekli derviye dolaşması, mahalledeki ilkokulda karakolun kurulması nedeniyle dışarı çıkamadık. Sabah erkenden ayrılmaktı. Fakat beklediğimiz saatten önce ev basıldı. Kapı dövüldüğünde balkona koştuk, atlayacaktık. 3. kattaydık. Fakat binanın etrafından ablukaya aldığını gördük. Kapıyı açtık ve tutuklandık, götürüldük. Bu olaylar böyle gelişirken Şahin çok rahattı. Oysa daha önce örgütün uyarısı vardı, merkezden uyarı vardı, yazılı bir uyarı da vardı. Tartışılıyordu. دما بوير الدقومين الشاهين فرحت بو لو ما هي الشريعة ريخصني بو دبكو بويرين وصاب قومن بلا هرها بالقوا بباريزة بلا كادرو خواه ريخصني وتيكليان بباريزة ينده شفره بونه بلا بچنچي ببي رنگي الشريعة بون لقل تعليمات جي رحاتي الشاهين امامو نرحت کرن او نبويا هما امي دركت بانا مدقوت MBV nekin. Deşifre ihtimali olan arkadaşlar da kırsala çekilsin. Yani o dönemde kırsalla da belli ilişkiler vardı. Bazı köylerle ilişkilerimiz vardı, çalışmalar vardı. Herhangi bir yakalanma ihtimali olursa hemen bu alanlara çekilinsin diye bir talimat olmasına rağmen Şahin'in o rahatlığı hepimizi rahatsız etti. O olmasa biz o kararı alıp çıkacağız. Yani bizim genel eğilimimiz, kalan arkadaşların genel eğilimi böyledir. Fakat onunla tartışmalarımızda bir şey yok.
diyordu. Bizim de bu konuda ciddi yetersizliğimiz oldu. Yani onu aşmayalım diyorduk. Şahin ne atı girtin? Mevil malaki bicih kir. Li malaki be evle. Li bel ev çu malaki ku divya bu kes ne çubaya. Mala Haydar Eloğlu. Haydar jatı girtin. Çuma çuvederi tu vatemene dayı. Çu uhat girtin. De hemen demede Hamili Yıldırım o Sakine Cansız Uvan cihatın girtin. Bizden 2 gün sonra büyük ihtimalle herhalde 2 gün sonra ya da 3 gün sonra yakalandı. Çıkmamış yani buna rağmen biz yakalandıktan sonra bir grup daha yakalandık. Pişti me be de rojan hate girtin. Tabii kem hatin girtin jî ew derneket bû. Operasyon devam dikin. Yek jî li mala hevalê Haydar Eroğlu ku deşifre bûye. Dema ew anîn li wê derê hûceyek ku ez tê de dimam hebû ew anîn wê derê. Ji destpêkê ve axivî. Pir bi zor amedê çû. Kapı kapatılmış. Hemen yanında bir oda daha var. Oraya getirilmişti yani. İlk şeyde konuştu. Daha birkaç job sesi geldi. Sorgu esnasında. Kesekî wisa bû ku di dema lêpirsiyê de 6 job xwarin û mukirhat. Bi sondan da bawerkirin ku ew endamê rêveberiya navendî ye. Dibe cara yekemîn bû ku di dîroka tevgera komünîst de bûyereke wisa rû dida. Kesekî son dixwar ku ew endamê rêveberiya navendî ye. İlan etmesi. Şahin Dönmez daha neketi bir işkence ama teslim gibi hamı tiştek dizanıvi davi dest düşmen hamı tiş davi dest tabi peşi vana bavar nekir bi gav bilgiyana rastın ve hareket nekir bin eğer ve hareket bikirna vakte da dikani bin derbek mezin sal mebdana çünkü Şahin Dönmez ciğer serukati gotu bi işte Ahmet le günaydın apartmaniye işte az dikanım var ben işte hem biçim vedere hem dikan serukati begirin serukati begirtin ve harekata tasfiye edibi hayak serukati ne girtin çıkarın girtine çelikin bikin ve harekata tasfiye bikinci serukati dikanı careki dike ve harekata tanzim biki. Elazığ tutuklamalarıyla birlikte genelde parti üzerinde bir baskı havası gelişti. Yani özel olarak Kürdistan'ın bütününde bizim örgütlü olduğumuz bütün sahalarda hatta Ankara'daki ilişkilerde dahil bütün sahalarda böyle bir ağır hava oluştu. Yani bütün kadrolarda, bütün çalışma sahalarında böyle ağır bir hava oluştu. Böyle kısa süre içerisinde çok yoğun, çok aşırı yoğun bir mücadele sürecinden geliyoruz. Begirtinin li Elazığ'a hava ser partiye program bu. Ankara jî di navê de li Kurdistanê li hemû qadên emlê birêxistin bûn hewa pir giran bû. Bi sedan kelem û astengiyên ji hundir û derve derbas kir û di nava demeke Kurd de tu tê merheleyekê. Ango tu tê nuqteyekê wisa ku êdî ji bilî dagirkeriyê hemû bend li dawiyê dimînin. Tu bi dewletê re tê hemberî hev. Di vê nuqteyê de operasyonan dest pê kirin. Devlet serte de tê. Li Elazığ agahiyên bi îxaneta Şahin re ketine dest jî partî kir hedefa sereke. Dema Şahin dibin çavan de bû li mala serokatî ya Amedê operasyon pêk hatin. Şahin Dönmez'in yakalanması ve ihanetiyle ele geçen bilgiler tamamen partiyi birincil derecede hedef haline getirdi Türkiye ve Kürdistan'da. Ondan sonra peş peşe operasyona ki biliniyor daha Şahin Dönmez gözaltındayken bile parti önderliğinin Diyarbakır'daki evine yönelik operasyonlar yapılmaya başlandı. Partinin kuruluşundan sonra ilk büyük darbeydi. Tabii etkisi çok fazla oldu. Ondan sonra operasyonlar gelişti. Nedeni de şu, Şahin Dönmez parti hakkında çok detaylı bilgi vermişti. Piştî avakirina partiyê duyemîn darbeya mezin bû. Bandora wê pir zêde bû. Şahin Dönmez derbarê partiyê de agahiyên dorfirehda bûn. Ne tenê navê berpirsyaran da bû. Gotibû ev berpirs biçe wê filan kes were. Ez çûm Amedê mala ku serokatî lê dima. Şahin ji dijmin re behsa wê derê kiribû. Dijmin carayeke me dibû xwedî agahiyeke berfireh. Veli de arkadaşlar boşaltmıştı. Biz de öyle gittik gördük.
Etkisi şöyle, biraz daha dikkatli olmak gerektiği biçimde bir şey çıktı. Bir de tabii şu var, düşman ilk defa partimiz hakkında kapsamlı bilgilenme sahip olmuştu. Şahin'in bu durumu beklenmeyen bir durum değildi aslında, onu yakından tanıyanlar arasında. Mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Dersimde kaldığım sıralarda bilgiler gelirdi hep. Böyle Şahin hakkındaki endişelerini bildirirlerdi arkadaşlar. Rewşa Şahin ji bo kesên wî ji nêzik ve naz dikin ne tiştekek ku em ne li bendê bûn. Dema ez li Dêrsimê bûm agahî datin. Hevalan ji bo Şahin gumanên xwe digotin. Ji nav gel jî di vî warî de agahî datin. Rewşa wî bi kesayetiya wî ve dihat girêdan. Şexsiyeteke qels bû. Rewşeke bi rîsk bû. Hîna partiyê sazbûna xwe îlan nekiribû, lê bi operasyona polîsan bi tenebûnên re rûbirû dima. Ve bu yereke trajik pek bata. Polis operasyonuyla tarihe karışma gibi bir olasılıkla karşı karşıya geliyordu. Bu yönüyle ciddi riski vardı. Yani ciddi bir tarihsel adımın bu denli ilginç bir gelişmeyle karşı karşıya gelmesi oldukça trajik bir gelişme olacaktı. Rêliber trajediyeke wisa hat girtin. Lêvelê di nava kesên li El Ezîzê de hatin girtin, Aytekîn Tuğluk ku bi berxwedanê derket pêş lê girtîgehê hat qetilkirin. Li girtîgeha El Ezî em li hejmara duyemîn bûn. Aytekin, Sakine, Hamilî Yıldırım, Ali Gündüz, Zeki Budak û Haydar Eroğlu hebûn. Em li derdora 25 kesî bûn. Aytekin Tuğluk di dema lêpirsînê de bi koma Şahin Dönmez re hatibû girtin. Bêguman di nava komê de hin kes li xwe mikur hatibûn. Hin agahî ketibûn destê dewletê. Bi taybetî jî Ali Gündüz û Şahin Dönmez ev tişt giribûn. Di dema lêpirsînê de hevalê herî zêde xwedî helbestek xurt bû Aytekin Tuğluk bû. Em di qoyişên cuda bûn. Çar qoyiş hebûn. Zindan bi qat bû. û li qata binî MHP'yê diman. Cihê bîndanê jî li jêr bû. Mirov dikarbû rojê saetkê derkete bihna xwe bida. û dema em derketin em her çar bi hevra derdiketin. Di dema bîhdanê de em dipeyvin û me guftugû dikin. Baxeyek hebû dora wî bi têlên Rizayê hatibû pêçan û em jî di nava wê de dimeşiyan. MHP'yan silah xistibûn hundir. Günde 1 saat miydi 2 saat kadar havalandırmamız vardı. Biz havalandırmaya çıktığımızda genelde dördümüz birlikte geziniyorduk, volta atıyorduk. İşte o arada volta atarken görüş alışverişinde bazı şeyleri tartışma imkanı bulurdu. Görüş alışverişinde bulunuyorduk, konuşuyorduk. Bahçe içerisinde tel örgüyle örmüşlerdi. O tel örgünün içerisinde biz de geziniyorduk. İşte içeriye silah sokmuşlardı. Bunlar havalandırmada dolaşıyor, volta atıyorlardı. Biz hemen balkon gibi bir yerde kalıyorduk, konuşuyorduk. Li hewşê de çûn û dihatin. Em jî li ciyekî weke şaneşînê bûn em diaxivîn. Wê rojê jî hevalê Aytekîn dilxweş bû diaxivî. Pêşketinên giring hebûn. Îlana partiyê ketibû rojevê dewletê di şexsê Şahin Dönmez de digot me ew qedandin yanî propagandeke xirab hebû ji bo morala me xirab bikin. Me bawer dikir ku ne wisaye lê bilê bûyerê giring bûn. Pêşketinan moral dida me. Çend hevalên din jî hebûn bi hevre dimeşiyan tam du wekîlî de gulle berdan. İnanıyorduk ama tabii gelişmeler çok önemliydi. Gelişmeler bu anlamda bize moral veriyordu. Birkaç arkadaş daha vardı. Böyle ortak volta atıyorlardı. O anda ateş edildi. Ateş etmeye başladıklarında ilk kurşunu Şadoğlu aldı bizde. Çünkü aldığında bağırdı, vay anam vuruldum dedi. Biz fırladık tabii birbirini. Ben Pişre dest bi gule baranê kirin. 14 kes gule kirin. Gula destpêkê li Şadoğlu li milê wî çepê ket. Me xwe avêtin. Min dît ku Aytekin li erdê dirêjkiriye. Adam demir cağlarının arkasında şarjör değiştiriyor, ateş ediyor. Tabii ben kaçtım. Merik şarjörü diguhere o gulan berdide. Gulan berdide hevalê birindar. Direkt çarptım, onların üzerine düştüm. O gruba da... Min carek dît gule ber hamlî dide û xwe bir da wir de we dişêrem. Sağa sola kaçıyor. Hedef. Dibin wan têlan da cih vekirî bûn. Reva derva dest pê kir. Yer açmışlar da aşağı araziye kaçış başlandı. Cezaevi kontrolü alındı. İlk etapta Sakine de bizim dış tarafımızda kalıyordu. Yani tel örgünün dışında kalıyor. Tam kapının önünde 2 nöbetçi vardı önünde. Kim arkadaşlar tel örgüleri zorlayarak çıkmaya çalışıyordu. O tel örgü de yırtıyordu bedenlerini arkadaşlar.
هەواڵ دەخوازن خۆیان ji vê derê rizgar bikin lê têl hene. Hin heval zorê didin têlan. Têl laşê hevalan didire. Hemû heval birîndar bûn. Jalê din ve jî çêk bera wan didan. Jalêkê din ve jî leşkeran jî dixwest agir bikin. Di nava du agiran de. مخو آوت و عرده کما هریبنی خواه کربو فنا سیبرکی همو کسی خواه هف گرفته بو بری من ساکنه بو و من لی تماشا دکر ساکنه خواست دمانچه صوبای جبر درخینه و دما قول که دمانچه راکر فرق که دمانچه قول که دا نینه و دمی صوبای که بانکر گوت هون چه دکن؟ تج سلاحی چی کرد؟ به معنی سلاح بتره بود Slogan atıyorduk. Ateşten kaçıyorlar. Em slogan de qiriyan. Jiber gulyan derrevin, gulyan bernedin. Eger ew hişerîne ba me yekê heval şehîd bidana. Me slogan davêtin. Hevalên birîndar rakirine xweşxanî. Aytêkin rakirine xweşxanî. Hevalan digot. Ji min lê xwe birîndar bûye ne zêde giran e. Paşê rakir bûn Amedî. Aytekin arkadaşı Diyarbakır'a kaldırıyorlar. Telefon geldi. Yine Süleyman Hasan arkadaş aradı. Dedi böyle bir şey duyduk. Haberin var mı? Dedim bilmiyorum. Onun kardeşi, Aytekin'in kardeşiyle Rıza arkadaşın kardeşi Kara Ömer. Heval Aytekin rakırbın Amedî. Paşê telefon hat. Dîsa Süleyman Hesen bû. Got me tiştekî wisa bihîstiye. Hayata jî heye. Min got ez nizanim. Lütfü ile dedi ilişki kur. Bir Diyarbakır'a gidin dedi. Bir bakın tamam dedim. Ben برای آیتکین و برای رضا قرا عمر و دمیل الاسیزی بون. گوتم به برای آیتکین را تکلی دینه بچه آمده. من گرت و اسچوم. Dedim ilişki kurarım. Ben gittim bizim tıptan bir arkadaş vardı. Ben tanıyorum onu fakat o beni tanımıyor veya tanımamazdan لپاشی تبه حوالک هبو. نهیشتن ام بچن جم آیتکین. بشف ساعت یک و نیوه تلفن هات. گوتن حوال آیتکین şehit بویه. Gittik arkadaşın yanına. Aytekin'in yanına bırakmadılar bizi. Biz direttik yok dediler giremezsiniz. Polisler bırakmıyor kimsiniz falan. Ben eve geldim yatıyordum. Gece 1.30'da bir telefon geldi. Dediler ki Aytekin arkadaş şehit düşmüş. Biz tekrar kalktık Diyarbakır'a gittik arkadaşlar. Gidiyoruz kime başvuruyoruz kimse yardım etmiyor. Neyse cenazeyi aldık. Me cenaze girt şan Dersim'e. او هوال و سال وی دری شهید کد. دگوتن جبر خوین ونداکریه مریه. دکتران گوتیه خوین دهات لی پولیسان نهیشتیه. Yani gelen kanlı o doktor şey demiş. Daha sonra Diyarbakır'daki arkadaşlar aktarmış. Polisler bırakmamış versin. Yani kan kaybı diyorlardı. Yani normalde zaten 6.35 ile bir insan omzundan ölmez yani. Şehadet haberini ne yazık ki Hüseyin Yıldırım getirdi. مخابن خبر شهادتی حسین یلدرمانی حسین یلدرم هات قاضی من کربو من جرنگ روی فهم کر ندخواست بشه اداره جبره همویان دقرقلی من گوت هبالی آیتکین لکودریه گوتن دده و قده بر و آنی و گوت او شهید کتیه وی وقتی صبح بو من پیخی راوی گرد و جره گوت هون قاتلن onun konuşmak istememesi, böyle kemküm etmesinden şüphelendim yani. Ben ısrar ettim, dedim durumu nasıldır, dedi şehit düştüğünü söyledi. Ben o anda artık yani subay vardı, yakasından tuttum. Siz katilsiniz dedim, yani sizsiniz katil. Ek Durme Şahin beşi fem kirici havali Aytekin Toğluk bir. Bu zaten havali Aytekin Toğluk kirin hedef dizinlene de şehit kıstın. Çünkü var ne bina Durme Şahin kesi femna da kırk teslim biye. Görgü teslim kiriye. Bir havali fem kiribi, bir havali aşkıra kiribi. Bu eji intikam var gırtın bir havali. Aytekin Tuğluk zaten ilk cezaevi şehidimiz oluyor Aytekin Tuğluk. Çok sıkı ilişkimizin olduğu arkadaşlardan birisiydi Aytekin Tuğluk. Çok zeki, duyarlı, yani zekası kıvrak zeka deniyor, pratik zekası olan. Aytekin Tuğluk yekemîn şehîdemê zindanê ye. Hevalekî gelekî jîr, hişyar û xwedî hişekî pratik bû.
bi tevgerê re dilsoz bû. Li gel ku diya wî zor dida ser jî bi israr di nava xebatên de cih digirt. Bavê wî miribû. Hevalekî pir bi biryar bû. Olmasını falan istiyordu ama dinlemiyordu, takmıyordu. Diğer kardeşlerin üzerinde de baskı kuruyordu ama Aytekin o baskı zincirini kırmıştı ve oldukça kararlı bir arkadaştı. Ben Aytekin arkadaş daha çok 77'de yakından tanıdım. Elazığ faaliyetleri sürecinde. Di sala 1977 de min hevalê Aytekin ji nêzik ve nas kir. Di dema faaliyetên Elazizê de yek ji hevalên herî çalak û xwedî kes Aytekin milîtanî bû. Ev taybetmendîn wî derdîketin pêş. Li herêmê gelek heval de hebûn lêbelê nêzîkbûna wî ya pirsgirêkan, giraniya wî, hewldana wî, bêdengî lêbelê, baldariya wî ya bi dîqet bala mirovan dikişan. Her dem mirov pê bawer bû ku di bin barê şoreşgeriyê de bi dilekî rehet pişta xwe bide. Sorunların omuzlanmasında, sorunların çözümünde, yani devrimci yükün omuzlanmasında böyle insanın rahatlıkla dayanabileceği, böyle sırtını verebileceği bir yoldaş imajını hep yarattı. Yani ilk bende yarattığı imaj bu oldu. Girtinên li Elazizê û operasyonên li pey wê pêk hatin, ji bo partiyeke ku hîna nehatiye îlan kirin wê bibe hişyariyeke bingehîn. Bêguman herî zêde jî Abdullah Öcalan dihat hişyar kirin ku Şahin Dönmez di îfadeyên xwe de bi giranî li ser dabû. Lê Öcalan jî beriya van operasyonan ketibû nava Lebatê û ji xwe cihê xwe guhertibû. Ez ji Amedê ve qetiyam. Wê demê Ferhat Qurtay mühendis bû. Maşîna xwanî em daketin Mêrdînê. Meha Nîsanê bû. Hurriyetê manşet avêtibû. Apojiyan Rojhilat dan ber xwe. Diyar bû ku wê bi ser me de bin. Weke ku em rojê xwe yên dawî bijîn. Di wê demê de Şahin li Elazizê hate girtin. Diçe Elazizê hîn civînan li dar dixe. Tê girtin. Serokatiyê ev yek bihîst. Derbasî Rihayê bû. Ji ber ku Şahin zanibû ew li Mêrdînê ye. Şahin biliyor. İşte bu operasyona medit ki devlet deser me. Dixwazim me tesviye biki. Yekşi me malumat var girtin. Yani lejnek komiteki taybet çebiye masa peyke kardikin ki operasyonu ki seranser valat çebikin ki harekete tesviye bikin ki sıkınetim komutaniye Elaziz'e de haberi van kati harekete planı van küçük tevlev kiriye av malumatlarına jime var girtin ve şiar binik medat çekir bu ve medzani ki yani çıka planı van tevlev biyeji eve planı bimeşinin bu vec lazım emlik tedbir var girin işte menik cigı hartın. Şimdi ders sorun dedik o zaman Urfa'da bir hikaye. Serokati ve demi meheke dumahan le rahayma. Jiberko em berpersevi karibun me her şev serokati le ciheki cuda be cihdikir. La Elazizê girtin pêk hatibûn. Girtina Şahin jî rastî vê demetê. Me nivîsên serokatiyê jî dibirin Amedê û dianîn. Hevalê Karasûngir, Rıza, Kemal û Mezlûm jî dihatin. Partiden talimat geldi. Benim başkanım beni çağırdığını söylediler. Talimatek ji partiye hat. Hevalê Mazlûm got serokatî gotiye bilawere Rihayê. Li Rihayê melmalekî hevdû dît. Serokatî wê demê derbarê Hîlwan û Sêwregê de hin tişt gotin. Destpêka sala heftê û nihan bû. Ji min re got êdî tu ji wê derê veqete. Hevalên tu buwan re dixebitî kîjanî dixwazî tu dikarî bi xwe re bibî. Ez jî vegeriyam dîlokê. Şimdi ben de tekrar Antep'e döndüm. Biz Antep'teydik. Yayın kurulu. Mazlum arkadaş Urfa'ya gitti. Önderlikle Meha Haziranê bû. Ew li Dîlokê bû. Hevalê Mazlûm çû Rihayê. Li vegerê got min serokatî dît. Em axîn. Me hin guhertin kirin. Tê biçî serokatiyê bibînî. Wê hin wezîfe bêne guhertin.
Ez çum Ruhayê û li wê derê bi serokatiyê re hevdîtin pêkanî. Urfa'ya gittim, önderlikle görüştüm orada. Haziran'da ama ne zamandı bilemiyorum. Di civîna rêveberiya navendî ya pêncî hezîranên de ku li Rihayê pêk hat, Öcalan û Cemîl Bayik beşdar dibin. Rojeva Bingehîn piştî girtinên li El Ezîzê ji nû ve wezîfedar kirine. Li şûna Şahîn Dönmez duran kalkan digirin nava rêveberiya navendî. Di civînê de her wiha biryar tê dayîn ku xwe li gorî sê eyaletan birêxistin bikin û belavoka damezirandinê belav bikin yanî damezirandina partiyê îlan bikin. Urfa'dan Elazığ'a gittim. Elazığ'da tutuklanmalara... Ez ji Ruhayê çûm El Ezîzê. Min derbarê girtinên El Ezîzê de agahî girt. Me li ser rewşa Şahîn ka çi kiriye, em ê çi bikin me li ser nîqaş kir. Li wir Semîr hebû. Dihat gotin agahiyên şaştan e. Ez tevî wan agahiyan dîsa di ser Amedê re hatim Ruhayê. Ez vegeriyam Ruhayê û ev agahî ji serokatiyê re ragihand. Hevalê cuma hebû. Me çend roj nîqaşên wisa kirin. Rêxistinî û wezîfe ji nû ve hatin serê rastkirin. Serdemeke kritik nêzik bû. Mijara tedbiristandinê êdî her ku diçû zehmet oldu. Yeniden örgütleme, görevlendirme şeyleri oldu. Kritik bir dönemdi. O tedbir konusu bizi artık ciddi zorlar hale gelmişti. Tarihi hareketi me da vakti pir girane. Çünkü devlet be her hali va dat serme. Tanzimi me aşkira bi, orta bi. Kadro hem aşkira bi. Çünkü mezide beşarti nema bi. Devlet geçti bir malumatı rast. Hatta vakti henek malumatı xahabin fakat malumatı genel bin. Ne var malumatı taybet bin. Der hakkı partide ziyade tişni zanibin. Ve ihaneti Şahin geçtin bilgiyi rast. Her hali var geçtim bilgiye rast. İşte veya bu örgütte tehlike ki mezin çekir bir. Dağıtın ser örgütte. Tengavi ki mezin meşyandıkır. Her ciyeki de kadroda moralda şikestinlik çebi. Millet parti kadro gerek dişti khas. Kadro nikani bir bersif. Peşengiye parti nikani bir peşengiye biki. Veya tengavi ki mezin çedikir. İşte bu ve yani av dönemi ki program bir dali örgütte de dali kadroda. Eğer hem tedbirna var ne girin tedbiri meclis kort nebin ama derbi mezun bukun hatta mümkün hareket tesviye gibi bir tehlikek var derket bir peş. Divê min tedbîrek bistenda. Tedbîra yekem biçe sûregê gerîlatiyê bide dest pê kirin. Ji bo gerîla me hin amadekarî kirin. Mehmet Qara Sungurhat min bûyî re nîqaş kir. Me jê re got tu biçe sûregê. Li hîlwan sûregê li ser pratika çekdarî tecrübe heye. Em wê pêş de bin. Ji xwe di salvegera şehadeta Heqî Qare de hevalekî me yê din jî şehîd ketibû. Me li ser bîranîna wî ev têkoşîn pêş de bir. Qasî 30-40 mirovên biçe gihîştin hev. Ev yek pir girîng e. Me derbasî hîlwan sûregê kirin. Hîn jî di bîra min de ye. Yekîneyeke gerîla divê çawa be min li ser kaxizê nivîsand û min da heval. Mi jê re got tu biçe li wê derê bixebite. Ez bi xwe li Ruhayê mam. Siverek için hazırlamıştı önderlik tabii. Mehmet Karasungur arkadaşla görüşmüştü. İşte diyor ya bir gerilla yönetmelik taslağı talimnamesi hazırladı. Ji bo sêwrekê rêzîknameya gerîla ji aliyê hevalê Xoce û serokatiyê ve hate amade kirin. û got di demeke münasib de wê were îlan kirin. Bêguman ji bo em partî îlan bikin diviya bû em serokatiyê li cihekî ewle bi cih bikin. Ji xwe serokatiyê hin perspektîv jî dan me û em ji wê derê veqetiyan. Em li Ruhayê man. Serokatî bi hevalê Edhem re çû. Güvenceye alınmasına bağlı. Başka birçok şeyler tabii tartışıldı. Önderlik bize perspektifler verdi. Oradan ayrıldık yani. Çalışmaya başladık. Biz Urfa'da üstlendik ve yürütme olarak çalıştık. Önderlik gitti o Ethem arkadaşla. Divê pêvajoyê de yekê tîrmehê civîna komîteya navendî pêk tê. Di civînê de
ku ji ber operasyonان çar endamên komîteyê nekarîbûn tevlî bibin, yek ji biryaran wisa derbasî ser kaxizê dibe. Wê hevalê şervan derkeve derveyê welat û rêxistina derveyê welat ava bike. Benim evim kazada da, benim evim Suruç'ta da. Ya Ethem veya da Sedat diye bir arkadaş. Mala min li Suruciyê. Ethem an jî Sedat ev kesan hatin mala min. Qasî tê bîra min neketin hundir. Ji min ew ji ber malê bi jîpa xwe bir ser sînor. Şeva yekê sînor ne müsait bû. Şeva duyemîn min ew girtin birin gundê me. Şev saat ne deh bû. 2 kilometre di navbera maşîne û me û sînor da man. Em da ketin û bi peyatî çûn. Me mayîn û têl derbas kirin, em 2-3 kilometre meşiyan, gotin me li nava kolane berde. Min ew berdan nizanim çûnku û kîjan malê. Ez neşaş bim montekî rengê qahwe lê hebû. Mirovekî esmer û gir bû. Esmer iri yarı bir insandı. Di nîvê meha Gulanê de agahî hat. Şahîn hatiye girtin û li xwe mukur hatiye. Ev ji bo min îşareteke girîng bû, pê dihatim hişyar kirin. Piştî ku agahî hat min got, dinya jî xira bibe, du meh emrê me ma. Hema bêje, mîna îro di bîra min de ye. Tedbîra min a destpêkê ev bû. Here sôregê û gerîla pêş bixe. Tedbîra duyemîn jî, zarokekî bi navê Mehmed Saîd hebû, quryeyê min ê yekemîn li derveyî welêt bû. Min jê re got, here sînor li ser sînor binere, ango lêkolînê pêk bîne. Haftê neh serokatî dît ki yani du şeklî şoreş berdewam nake. Eger daha jî ısrar bike partiya tesviye bibe, şoreşa tesviye bibe. Çünkü ev bi her halî va derketî bî. Alîkî va cephekî fere çevrildi ji me. Hücum dikirin, datin ser harekete. Tenzimê me jî derbexwar bî. Tenzimê me zayıf bû. Nikanî bû li dijî hücumê devlet bisekine. Nikanî bû bu pêşketina pêşengiye bike. Her halî va partî dikevite astengiye, dikevite piskirêka ve jî tehlike çêdikir. Serokatî dixwast tedbîrna pêş bixe ki hereket piskirêka jiyan nekê, ki tesviye jiyan nekê. Li welat çara we nebû, dît ki çare nîne li welat. Li derva lazim e ve çare em bi pêş bixin. İşte netice ve da serokatî derva derket. Ev qarara war hatı wergirt. Önderlik fırsat olursa ben bir Suruç'a doğru giderim. Serokatiye got, eğer fırsat hebe ez ê ber bi Surucê ve herim û derbas bibim bila haya we jî hebe. Ez û hevalê cuma ji bo derbasbûna wî ji berê de razî bûn. Li ser vî esasî veqetandin û jinû ve serrastkirin yanî wezîfe parve kirin pêk hat. Orada yeniden düzenleme de oldu tabii. Hemû babet di civîna komîteya navendî ya di yekê tîrmeha 1979 de bi dorfirehî hatin nîqaşkirin. Civîna li welêta dawî ku Abdullah Öcalan bi navê Kot Şervan tevlî bibû, bi navê Kot Cotkar, Cemîl Bayik û bi navê Kot Xebatkar Duran Kalkan jî amade bibûn. Civîn de heman demê de bi armanca jinû ve serrastkirina rêxistinê ango jinû ve parvekirina kar pêk hatibû. Önderlik de çıkıyordu. Pratik olarak yönetimin yeniden düzenlenmesi gerekti. Serok derdiket, rêveberî û komîteya navendî jinû ve dihate serrastkirin. Ez wê demî tevlî rêveberiyê bûm. Hevalê cuma bû. Hat gotin ku Yıldırım erkît jî dibe. Bi sedema herêmî jî hate xwestin tevlî bibe. Em li wir ji hev veqetiyan. Lê Rihayê man. Lê serok bi hevalê Ethem re çû. Çalışmaya başladık. Biz Urfa'da
üstlendik ve yürütme olarak çalıştık, gönderdik. Yan etem yancı Sedat Jvan her diyan hevalek bu. Le Suriye hatın malamen. Bıkası kutte biramen neketin hındırcı. Umen ev jber mali bijipa xwe bi ser sînor. Şeva destpêkê sînor ne müsait. Ango kêrhatî bû. Min şeva duyemin ew birin. Bi şev saet navbera neha dehan da. Em bi wesayetê çûn heta ji sînora 2 kilometre ma. Em daketin û peya çûn. Piştî derbaskirina têl û maynan gundê Sûriyê heye. Em 2-3 kilometre meşiyan û paşê arabeye kat. Li taxekî kobanê gotin me li vir deyne. Çûnkî jan malê min pirs nekir. Min zanibû zilamên partiyê ne. Ji bo zerarek negihîşê wan min gelek ewle birin û li kobanê teslîmî malekî kirin. Paşê min bihîst ku ew Abdullah he. Daha sonra bilgi getirdi tabii Ethem arkadaş geçişin olduğuna dair. Çok arkadaşların bilgisi Paşi havale ethem agahi ani. Yani hiç kimseyi Jiber ku mekes agahtar nekir bu ve havine ez le tevahiya Bakuri Kurdistanê geriyam. Min got serok de ewlekariye de ye. Havale xeyrî jî bi endîşe bû. Yê hîsên wî yên xurt hebû. Men nazîmiyê hevdû dît. Min got dewlekariyê de ye. Wî jî got temam. Min hevalê mazlum jî li dîlokê agahtar kir. Siyasi hisleri en güçlü olandı. Nazımiye'de görüştük onunla. Benim güvencededir. Tamam dedi yani. Mazlum arkadaşla Antep'te bilgilendirdim. Vakta küçü tabi haberi min havali duran kalkatan abi. Vakit ki haberi keski nebi. Havali etem akşam pek va derketin. Mirove vi havali habin lali Suriye. Ve alakate derket serukati. Tabi tereddüte mehabin. Acaba sağlam derke ve serukati. Derba Suriye ve ya nikam be. Derbaz be. Ev aile acaba serukati çıka behavini. Ve de tereddüte mehabin. Elbe bekane begini ha saha Filistinya çava nezik bibin yani imkanı çevbin çenebin menizani bi yani derket nasarikati aliki va bu ma zerri bi çünkü medigo eğer sarikati derkevi hem bengirtin ji sarikati dikana harekete tanzim bikir meşini fakat derva alakati me imkanı menebin serikati var derdi keve acaba dervat çuvar serikati serikati avcı menizani bi ve tereddüt memezin habi vakta ki ketin re ki çün hayak ki haber hatmak geçne ciye hab selamet rasti me xav nekir pişti ki haber hat ki selamet geçtine men nefes ki kür var gir Di dîroka PKK de êdî pêvajoyeke nû dest pê kiriye. Encamên vê gavavêtina zor û zehmet li rojhilata navîn wê gelekî mezin bin. Lê di tîrmeha 1979 de dema derbasî wî rexê xetê dibin hîna rewş ji vê yekî gelekî dûr e. Rojekê me gotin spamekî wê stiketiye. Ji Sûrîcê. Hat نلبا ما بو لا مالا آبی میدیم پیسه چهار روزانه برای من اویا دعوت کر آنی مال انور اویا دعوت کر آنی مال ام زالن یعنی هاتی چیه چند روزا ما گو هاتی قاچاقی بکه چای جوردا ببه و جوردا هرمرونه یعنی چند روزان ما چو به محک بو 20 روز بون انظالم یعنی الا قصابو نيزك بو يعني محمد سعيد دوبا كدنهات أتم دوبا كدنهات أيوة نتشو با مال أبي من هجرات الجمع أيوة وأنوار خط كن عندر شوريت كن أم زاد شيء شو دوبا سيان بفترة كده يعني بوقتها كان يزك دي ساعات أيوة هات وأنوار لها بذكر شور كرن يعني شو أول خانة لها بذكر وريكلامك درخص إبراهيمك أو محمد سعيد كي
قاچاق بکرم تمام مدیروجه که انوار گو آنه گو ورم شرب کن گو هب او ندر کتنا پارتیاک چی بیال ترکی که کردستانی خلاص کنم و حمد سعید یک جوانه ايوه ام دخازم وان را يارد بكن ديام گو تمام گو بس سري يعني بر قرتي به وكسب نحسه و ماله تابی نزانی بی که سروک کیه چی کاری دیگه اتم آخچان مروه وان بی فهم کردیم که مروه وانه فقط سروکواتی کیه چی کاری دیگه نزانی بین نه اتم گوتی بی نه سروکواتی گوتی بی لازمه چکو نگوتانا جی چکو هیا که آیله ناس نکن هیا آیله قازنش نکن زودتر آشکرا بکن بلکه آیله بترسی قابل نکی امچون ما مرحبا لكر جو اتم جو هفولكي دايرلي امچون براحة ترونشتي انسانا كي نورمال سجس بدا امرابون جو هفولكي دايرلي جيشت هفولي دايرلي جيشت دكانيان اتم بو انوار بو رودرشت كانيان جو ياهو ببنست كاترك ايوه ما هفولي علي دار بسكر هفولي علي صما نظام سروك ديرا سروك بحث كرين ايوه دقو ببنست كاتر دقو انوار رودنش اتم رودنش دقو بيجا تبچه هاوي پولیس را تبچه گوتی به پولیس را مگوتی ویا قاچاقچیت که هیرو هره امت که چایونه بعد نوبتچی تبه اما جوانی بیتر دادن تمام تنها در باز کس بعد اما جوانی بیتر دادن عسکر گو گیج از وانی تی اوی من گو یلا در باز با در باز کرن آنین درکتورا که کرن ماكينة نبود طبي يعني نبر بود ماكينة هبود يعني بس سبا دراكتور آكي بوجه أنا ظالم جوند طبي دي صنع قلت كو هبالة كي دقر لي تيا بدراكتوري را نو كجور قابي كي خصنا جو دراكتوري ليكرن وقلنا جندكي شو جند أنا ظالم أنوار ظالم جور بيلجي من سروك كهات إيش دمهان لكوباني ما ودرباس حلبو هو وجري خاطرنا سروك دمها بون فدمهان تاكو سروك جيش كوباني لكوباني دور دمهان رونش سروك سروك المرع عماري مختار رونشت دمكي خاطر با المال دمكي رونشت آب ممر ما مجهول انت خاني ما انت بو فوالا بكن شو الباب مالا يكي سيدة لنافي خان الجنديوان نافي خان عبد العصان بانزر وجان الجنديوان رونش وقت آب ممر وفاتكر سروك أبي الكوباني ما سروك سرد مهار الكوباني ما سال 1979 حوالی عصمت سروک پارتیا ما بو چپ کرد سوری خبر دامو گم دوی عاجل هفدو ببینن چون گو والله مسئله کی دوی تو هما ایرو بسبب تو درکه و هر هلا کوبانیج برگ مرو وکاتیه عبدی ناوه گجمار آنیه و رسمی آنیه عبدی دی جوانات طلبان و دخوازن تشکیل باکور بکن ایجاد تو باعث دانه عبدی پر گرم و پر دلسوز و پر جی کاری سیاسی وان نکرد دخوازم تو هر هم تو کاغت جدیگینه هم تو وی مرو ویجد بینه بی کاچ خدمت اجماع دخواز کام کارن چی بکن جوان را ام نکارن و لگور آوینه امیجی حرکتی بکن یعنی ایوار بون اوجی چند روزی قدیامون دورا 10-15 روزی قدیاب به میوان دیا حواله رحمتی عبدی ده عبدی جکوبانه بو خندنا خواجی لستانبولی کر بو سیدلی بو اپوتیک یعنی خنده بو ما چود ما هفدید او میوانه که ما هف ناسنا کن اسم سلاف مال هف کر امرو نشتین ما تفد ما شغلی ساعته که ما تف هون چه کسن هون چه دخوازن هون کارن جوار چه بکن و دناف طلبات يعني طلبي كرد بون هم حياة ما خوندني خو هنا كرنا فكرينا دناف تب شف بيتر قادم كار بكن و ما دي دور ما بشتيش خور خوندن من دن كرن و ما وقبي دراسات شي كرن و نراست دبي ام بارتي كرد شكن ام كسني خو ماركسي دبينن و چاقي يعني هون جبو ما چه خوازن گو هون يعني سربست هون تكليا بو خوازن ام كارنج آن هات بكن وقتا گو ام كارنج آن هات تكليا بكن
ام فهم كرقف كسايا انه يا سروكي بارتي يا شخصي دوايه يعني او المهم كسي واني كعرب ازار عبك قوم تخوازن كسي خوبينن لبا فلسطينيا دوي دميدا خستك خاكو تشاوا بقي دربي كوباني دربي حلب خو بقي الشامي ولبناني حلب از باوردكم ما هكذا ذاتر بو رني بالي من ما هكذا ذاتر دو حلب رم تيجون شامي الشامي انا كي علاقاتي ما انا بكردار شيبون يكبوج بارتيا قال سوري نبي خو زبير بو بيراني ما تشو مالك لجي فلسطيني كل منن مال قرت صرنا في فلسطينيه نا تكليف بفتح راشيكر منظمه تحرير ما جبهه الشعبيه راشيكر ما جبهه الديمقراطيه راشيكر اللي في دري علاقتكم خرطربو بجبهه الديمقراطيه يناوي في حواتما اوي ورحمتي عبد السوزدان هفدو تشون سروك الشامي ديتن الشامي جي جهوالي ما اوي هاندبون شامي مالا ابو احمد وجال بيجن محمد هساري تفدي رحمتي عبدي وسروك ورحمتي عصمت شون ديتم فلسطينيار شكرا ديتم بفلسطينيار شكرن وك يعني بحوريه ما بون انه فلسطينيار اصلا قبول كرن وقلت تشجي يعني غيري ويجيهم قاربين تشجوار بكن عمي بكن اوان قنات تماما ما يتم خو ببينن امكارن يعني شخر خو يعني اشي خو بسر هدود بين يعني نتو قاربي مكتبك جين مال شامي هبون حياة شامي جي هوالا او دبرن ايجاد فلسطينيار جي كاغت تتعن تديش بو تحدود السوري در باسك بردو ايده يجبو هنا او کارaya بلو مشی روژه پر تابی زحمت سرکاتی در باز کردیم işte peşra bu vasıta ve aile çübün haya Şam irtibat Filistiniyara çekirbin Filistiniya peşi zede ne khastı bin kabil bikin fakat paşa mecbur ma bin kabil kirbin gurbe ma peşi cihamı çün ve aile hizmette havalakir ve şartın gaspe nehasi ev havalan hem bidizi gandın Şam gel Filistiniya hizmet ki mezin vanakir ve aile bareme per gran rakirin yani bir zürfida merihinde insana bey kimlik dimali xada ve şeri merivan bey kimlik begini Şam begini qamışlı ev zahmet bi herkes ki nikani bir av bikirna çünkü vaqte keşif bina batana girtin dizindana da derna dikkatin belki idamcı bina çünkü revşi ihvan-ı müslümin habi yani Suriye pilsert sekini keskin nikani bir gav kebabıcı bir zürfida yani av fedakariya kirin av fedakari ki pirmezin bir vayla hizmet ki pirmezin bu ve hareketa bu ve şoraşa kirin tücara ne serikatiya birkir ne bir hareketa birdik. Ev gavên dilnizm yên ku Öcalan li Rojhilatê navîn davetin wê paşa rojê destnîşan bikin. Lê li Kurdistanê hewaya neyênî ya ku bigirtina Şahin Dönmez dest pê kir hîna jî serwere. Di vê dema nazik de 13 û 14 tîrmeha 1979 civîneke komîteya navendî hate li darxistin. Di civînê de tedbîr û serrastkirinên nû bi xurtî hatin nîqaş kirin. Biryara herî giring ya civînê jî ew bû ku beşa dawî ya belavoka damezrandinê bi awayekê berfire di sîhê tîrmehê de were belav kirin. Ev yek di heman demê de îlankirina partiyê bû. Hedef jî temsîla feodalizmê ya li Siwerekê mala bucakan bû. Bucaklar aslında bir aşiret değil. Ya rastin bucak ne tene aşireke. Li Siwerekê navê heremekê ya bucak. Li raserî çemê Feratê heremekê çiya û bi zinare. Ji ber ku bucak li wirin ji wan re tê gotin bucak. Bölgenin en güçlü ailesi feodal gücü olduğu için bucak tasvir edilse onun dışında malbata li herêmê ya herî bihêze ji Silêmanan bihêztir bi dewletê re têkiliyên wan hene parlamenterin gelek beyayên wan hene di dema xwe de hemû eşîrên herêmê çewsandine. Silahlı eşkıya kendi mıntıkalarında var, besliyorlar, destekliyorlar. Hem de bölgedeki bütün aşiretleri zamanında sindirmişler. Bucak Siwerek'te bir otoritedir. Her konuda. Bu bucak Bi hemû awayî bucak li Siwerekê otoriteyeke. Bucak parlamenter e ji Enqeretê.
Adet dema bucak be divê herkes ji ber rabe serxwe. Bırakıp esas duruşa, saygı duruşuna geçecek. Ayağa kalkacak. Biz de 4-5 kişilik bir grubuz o zaman. 77 sonbaharı olacak hatırladığım kadarıyla. Süverek'te gümrük kahvesi diye bir Qahweya bi navê gumrikê hebû. Hêwanek wê ya dîrokî hebû. Hemû rêxistin tên li wir rûdinên. Ew der warê me ye hevdîtin û yê nîqaşî bû. Em li goşeyeke hêwanê rûniştibûn. Ez, Süleyman, Gunyelî, Cumatak û Erkan Güler. Öyle 5-6 arkadaşız. Yani grubumuzun hemen hemen yeni sayısı o kadar. O anda Mehmet Celal Bucak içeri giriyor. Tabii oradan tikocular var, dedekası var. Celal Bucak dikeve hundur. Li wir tîkoyî, dedekedeyî, kawayî û rizgarî hene. Ciwan hemû li wir in. Bi derbeyekê herkes radibe piya. Tepsiya di destê çayger de mat disekine. Celal Bucak bi destê herkesî digire. Herkes birden ayağa kalkıyor. Kahvecinin elindeki çay tepsisi böyle donup kalıyor. Biz bir baktık herkes ayağa kalktı. Kapıya baktık Mehmet Celal Bucak. Medît herkes rabûye ser xwe. Celal Bucak bi 15 û 20 zilamên xwe ketiye hundir. Zilamên Bucak paltoyên xwe avêtne ser milê xwe û dibin paltoyên re serê Kalaşnîkovên wan diyar dike. Di derî re dikevin hundir û masa bi masa digerin heta masaya em lêne. Nûnerên hemû koman hene. Gel heye. Herkes li piyaye. Tîk disekinin Bucak mîna xwedayê Swêrekê ye. Ji dewletê jî wêdetir tişteke. Em fikirîn rabin yan na. Bucak hate cemme. Çavên herkesî li ser me ye. Mîna kareya firmekî her tişt ma sekinî. Gelo PKK'yî ji ber Bucak rabin yan na. Otorîta wî dihece. Hat û me hiç bala xwe nedayê. Lê dilê me hildavêt. Em li bendê bûn gula li me bireşîne. Geldi biz hiç istifimizi bozmadık ama kalbimiz atıyor. Bekliyoruz tarayacak bizi. Artık diyoruz bizim şeyimiz bitti. İçimizden geçen odur. Dema hat li pêşberî Cumatak sekinî û slav da. Got civano hûn çawa ne. Kesî bersiv neda. Biz böyle hafifçe başımızı kaldırdık. Baktık adamlar bizim kuşatmış masamızı. Meserê xwe hêdîka bilind kir. Zilamên Bucak li dora masaya me hatibûn cemhev. Li benda îşaretekê bûn. İşaretek piçûk jî dikarîbû biboya sedem ku guleyên xwe bireşînin ser me. Me dengê xwe nekir. Bucak ji me re got. Ciwan hûn başin. Deng ji me nehat. Çend deqeyan wisa sekinî. Ew jî kêfxweş nebû. Paşê got de başa hûn çawa dizanin wisa bikin. Lê em xatir ji hev bixwazin. Destê xwe dirêj kir. Me jî di ciyê xwe de û rûniştî destê xwe dirêjî wî kir û ew çû. Ev yek li Swêrekê bela bû, gotin ku apûçî li Swêrekê ji ber Bucak ranebûne, herkes birêzgirtin nêzîkî me bû. Bu yayıldı Süverek'te. Apocular Bucak'ın önünde ayağa kalkmamış. Artık nereye gidiyoruz? Herkes büyük bir saygıyla şey yapıyor. Kulaktan kulağa abartılarak anlatılıyor. Halkın o biraz abartı özelliği çok. Tabii şimdi halk içerisinde yaygınlaşıyor, gençlik içerisinde bütün derneklerde tartışılıyor. İşte Cumatak ağa geldi ayağa kalkmadı. Bu müthiş bir. Dinav gel de dinav ciwanan de li komeleyan tê gotin û belav dibe. Li gotin Cumatak ji ber Bucak ağa ranebû. Ew bûyereke balkêş e. Ya rastîn li dijî çanda 3000 salî serhildane. Ew bi hîlwanê re bû rihek. Ew rihê ku li pêş Bucak serî danenî. Li hîlwanê Süleyman têk birin û belediye da destê gel. Silahlı çatışmaya girmiş, onları yenmiş. Belediyede onlara özür diletmiş halka ve halkın düzeni kurulmuş. Hilvan direnişinin başarıyla sonuçlanması, Süverek direnişinin Bi dawîbûna têkoşîna Hilwanê bi awayekî serketî, bi xwe re rêxistiniya têkoşîna Swêrekê anî. Gel digot, bila apoçiyê Hilwanê bên. Hûn nikarin li hemberî Bucakan tu tiştî bikin. Herkesî berxwedana li wir dişopand.
Onlar gelirse ancak Bucak'a karşı durabilir. Siz bir şey yapamazsınız diyorlardı. Yani artık genelde bir apocululuğu isteme yerine Hilvan'daki apoculuk. Çünkü direniyor. Halkın umut kaynağı olmuştu ve herkes can kulağıyla Hilvan'daki direnişi takip ediyordu, izliyordu. Yavaş yavaş Siverek üzerine tartışmaya başladı. Hedi meliser Siverek'e dest bi nikaşan kir. Serok gotubu tevger ve çava derbasi Siverek'e bibe. Başkan gelmişti Siverek'in bir köyüne. Bucak mücadelesinin arifesiydi hemen hemen. Bu geliştirilecek taktiğin nasıl olması gerektiği yönünde Siverek'te bir toplantı yaptı başkan. Mehmet Karasungur arkadaş katılmıştı, Hayri arkadaş katılmıştı bu toplantıya. Bucak, Arafat'a tekoşini bu. Li taktike ku wê were pêşxistin, serok li Siwerekê civînek çêkir. Heval Karasungur û Xeyrî ji Hilwan û Siwerekê heval tevlî bûbûn. Hevalê Cumatak û Mehmet Sevgad jî hatin. Li hemberî bucakan têkoşîn hatiye plankirin. Tektîk hatine destnîşan kirin. Weke gotin û serrastkirinên dawî bûn. Bir son toplantıyla olası tehlikelerdir, çıkabilecek değişik yaklaşımlardır. Bunların önüne geçmek yine daha sağlıklı bir doğrultuda çizginin yürümesini sağlamaya dönük bir toplantıydı. Biraz içeriği de ona takabül ediyordu. Tam da işte bu dönemde ben Hilvan Siverek'e gittim. Tam duê demê de ez çûm Hilwan Siwerekê. Karasungur hebû. Weke eyaleta Rihê hatibû rêxistin kirin. Riha bûbû eyalet û navçeyên wê jî bûbûn herêm. Li navenda Riha û Hilwanê kombûneke baş hebû. Li Sêwrekê jî xebatên hevalan hebûn. Partî ji bo li dijî hevkarê feodalizmê bibe xwedî helwestekê, li dijî bucakan ket nav tevgerê û xwe gihand biryarekê. Urfa'nın merkezinde ve Hilvan'da biraz daha ileri bir düzeyde bir şey vardı, bir birikim vardı. Onun üzerinde bir örgütlük sağlanabiliyordu. Siverek'te ise arkadaşların yoğun çabası vardı. Bu örgütlenmeyi geliştirme çabası. Parti feodal işbirlikçi kesme karşı mücadelesini geliştirmek için Bucak'a karşı belli bir şey geliştirme kararına ulaştı. Hilvan öncesinde bir suskun, sönük, silik, sessiz bir yapısı var. İçine kapanmış. Beriya têkoşîna li Hilwanê rewşeke bêdeng û bizdihayî hebû. Hêvî û bendewarî ji koma me hene. Hinekî çavên mirovan dibiriqin. Bi berxwedana Hilwanê re gel hinekî bi ser xwe vehat. Ji nû ve ruh pêket. Em jî vî ruhî geştir dikin. Belavokan belav dikin. Civînan çê dikin û bi awayekî nîv amatör dixebitin. Gel jî bi çavên xwe dît. Ne tenê gotin rêxistinî bi awayekî berçav dimeşe. Yarı profesyonel çalışma tarzını yürütüyor ve giderek halka dayanıyor. Ön hazırlıklar dönemi var. Daha çok Hilvan merkezli, Kahta'ya kadar uzanan, Siverek'e kadar uzanan. Li Sêwrekê amadekariyên pêşîn têne kirin. Amadekariyên pêşîn di çarçoveya navend Hilwanê de li Kahta, Sêwrek û Wêran şehrê jî dihatin meşandin. Li Sêwrekê jî komîteya herêmî hat avakirin û li bejayiyê jî civîn pêk hatin. Li gund û beldeyan jî propaganda û ajitasyon dihate kirin. Sürekli bir yanda köylere gidiliyor, köy toplantıları yapılıyordu. Diğer tarafta ise kasaba merkezlerinde evleri ve halka dayalı çalışmalar yürütülüyor. Böyle bir geniş bir ajitasyon propaganda ortamı, örgütlenme şeyi gelişmiş, seferberliği vardı. Ve çok yoğundu. Müthiş bir sempatizan kitlesi gelişmiş. Grupsal olarak da öyle. Halk açısından da bir taban. Di navgel de jî bingehek çêbûbû. Lê hejmara kesên ku vê berxwedanê pêş de dibe kêm bûn. Derfetên li Hilwanê hatin afrandin dihatin Siwerekê. Weke sîlah û kadro. Em xwe dispêrin Siwerekê û yên diafirînin. Ji heremên din jî heval ber bi Siwerekê ve hatin şemitandin. Silah olarak yine kadro olarak yansıyor. Tabi Siverek'te bir birikim de yaratıyoruz. Diğer bölgelerden kadro arkadaşlar kaydırılıyor Siverek'e. Onun zemini yaratılıyor. Birçok arkadaş kaydırıldı. İşte Şahin Kılavuz o zaman geldi.
Ji aliyekê din ve jî partiyê ji derve heval dişandin. Ji agiriyê Şahin Kılavuz, Abdullah Ekinci, Siracettin Salman, ji Batmanê Medeni Çelik, Bedrettin Kavak û hevalek bi navê Ali hatin. Me ew bi cih kirin. Dışarıdan bazı arkadaşlar gelmeye başladı. Biz bunları yerleştiriyorduk. Arkadaşların çalışması yoğundu. Yani çok yoğun bir hazırlık vardı aslında. Yani ben oraya gittiğim zaman hem Siverek li Sewrekê amadekariyên hevalan yên xurt hebûn. Dema ez çûmur li Sewrek, Hîlwan û Semsûrê bi taybetî jî li Kexta û Gergerê amadekariyên mezin hebûn. Ev hemû xebat ji bo gav avêtina ber bi îlankirina partiyê vebû. Li hemberî hevkariya bi dijmin re amadekariyên tekoşînê bûn. Pêwîst e miriv tenê bucakan fêm neke. Li başûr Rojava jî hêzek birêxistine. Heta Dîlok, Mêrdîn, Besniyê diçe. Ketina Sewrekê derketina li dijî bucakan e. Ji bo tu li dijî bucakan derkeve, divê tu li bûyerên herêmê bi tevahî serwext be. Tevna rêxistin û têkiliyeke baş deyne. Örgütlü bir güçtür. Ta Antep'e kadar uzanan, Mardin'e kadar uzanan, Adıyaman'a kadar, Besni'ye kadar uzanan bir örgütlenme sahasıdır. Böyle bir örgütlenme sahasıdır. Şimdi Siverek'e girmek demek, Siverek'te çalışmak demek, Bucak'la karşı karşıya gelmek demektir. Ama Bucak'la karşı karşıya gelmek ise bu geniş alanın tümünde gelişmelere cevap olabilecek bir şey sağlamak gerekiyor. Bir ilişki ve örgütlenme ağı sağlamak gerekiyor. Hîlwan'dan sonra ilk defa o bölge... Piştî Hîlwanê komên çekdar êdî digerin. Salih, Gendal, Cuma Tak, Emin Dal, Sevgat, gelek heval. Li gundan du komên çekdar hene. Yek zilamên Bucak, yek jî hevalên me. Li hemberî Bucak otorîtekê din pêş dikeve. Birisi Bucak'ın eşkıyaları, birisi de bizim arkadaşlar. Bucak'ın o otoritesi karşısında diyelim bir otorite daha oluşuyor. Onlar da kendi çeteleşmelerini geliştirmek ve askeri güçlerini sürekli bizim çalışmalarımız karşısında konumlandırmak gibi bir durum içerisine girmişlerdi. Bu giderek devletin de kendisini çok belirgin olarak olmasa da alttan alta bunlarla bütünleşen Hêzên wan yên askerî tim û tim li hemberî me dihatin bicih kirin. Devlet jî wan re zex zêde dikirin. Wan re dibû yek. Gefên bucakan yên apojiyan ber nedin. Hûn wan berdin em ê gunda bişewtînin hebûn. Heta çalakiya Bucak vê rewşa tengezar welê devam kir. Bucak aşireti dışındaki köylere gidip işte apocuların köylerine bırakılmaması yönünde baskı yaptıkları, bırakılması halinde ise köylerin yakacağı yönünde tehditlerde de bulunuyorlardı. Böyle engellemeler çok yoğun vardı. Zaten hemen hemen 78'in sonları ve 79'un başları ta Bucak eylemine kadar atmosfer bu gerginlikte yürüdü. Berxwedana li Sîwerekê gav bi gav dihate pêşxistin, di heman demê de ji bo bingeha têkoşîna taktîka gerîlla amadekarî bû. Partinin kuruluş çalışmaları ve partinin ilanıyla birlikte partinin esas olarak Kürdistan çapında Tevî xebatên avakirin û îlankirina partiyê ji bo destpêkirina şerê gerîla jî helwest hebû. Di nîvê sala heftê û heşt û serê heftê û nihan de destpêkirina şerê gerîla û wezfedakirin heye. Bunu bağımsız bir askeri örgütlenme ve giderek gerilla savaşının başlatılması yönünde bir şey var. Kararı ve görevlendirmesi var, düzenlemesi var. İşte Adıyaman'dan Bingöl'e kadar kırsal kesimi denetime almak, savaş ve gerilla hazırlıkları yapmak, Bucak mücadelesini daha derli toplu yürütmek için. Ji Semsûrê heta Çewligê ji bo kontrolê xeteke berfireh ji aliyê askerî ve hat birêxistin kirin. Wê demê konseya me ya askerî çêbû. Kara Sungur, Heval Rıza û Fehmî Yılmazê ji behra reş hebûn. İlk askeri konseyimiz oluştu. Kara Sungur, Rıza arkadaş, bir de Karadenizli Fehmi Yılmaz. Yani bağımsız bir askeri örgütlenmeyi geliştirme, bağımsız bir askeri örgütlenmeye bağlı bir gerilla savaşını geliştirmenin üst yaklaşımlar da ortaya çıktı. Üst yaklaşımlar ortaya çıktı. Daha sonraki dönemde bu daha giderek netleşti. Bir askeri, merkezi askeri konsey kuruldu.
Peşxistina rexistina askeri a serbixwe û nêzîkbûna pêşdebirina şerê gerîla derketolê. Konseya askerî hat avakirin. Piştî eşçûn ji min re hat gotin. Pêşî serokatî û rêveberiya jor ev tişt nîqaş dikirin. Spartî herêma bêjahî pêşdebirina rêxistinbûyîna askerî û êdî pêşiya xebatên siyasî vekirin dihat plankirin. Perspektifê xwe girtina ewlehiyê û li hemberî artêşê meşandina şerê gerîla heye. Çalışmaların ve örgütlemenin önünü açmak, hem gelen saldırılar karşısında kendini güvenceye almak, hem de bu mücadelenin sonunda daha aktif olarak devreye girecek olan devlete karşı, orduya karşı bir gerilla savaşı yürütmenin şeyi var, perspektifi var partide. Planlama şöyleydi, eğer Bucak tasfiye edilirse Adıyaman'dan Bingöl'e kadar bütün o dağlar... Plansazî wiha bû. Eger Bucak were bê têsîrkirin, ji Semsûrê heta Çewligê herêma bêjahî bi tevahî wê bikeve bin kontrola partiyê. Xebatên eskerî, siyasî wê bên kirin. Şûna em li dervayê welêt kampên gerîla ava bikin, em ê li welatê xwe wan amadekariyan bikin. Kendi gücümüzle bu hazırlıkları yaparız. Hilvan'da bu silahlı mücadele geleneğinin yaratılmasının temelleri atıldı. Fakat çok zayıf. Bunun bir yerde tamamlanması gerekiyordu. Li Hilwanê hînê têkoşîna çekdarî hatin danîn. Lê gelekî lawas. Pêwîst bû ev hatibana temam kirin. Ev jî swêrek bû. Swêrek ji aliyê gel û herêmê ve rewa bû. Çiyayên swêrekê heta bi Semsûrê dirêj dibûn. Seriyê din diçû heta Çêrmûk, Dêrsimê û heta Botanê. Armanc ew bû ku yekîneyên çekdarî yên propagandayê li van dera bikevin pratîkê. Taktîkê esasî ev bû. Li ver wê komikên gerîla bihata amadekirin û yekser li dijî mîtingeriyê şer bihata kirin. Çekirdeklerin oluşturularak silahlı mücadelenin artık direkt sömürgeciliğe karşı bir gerilla savaşıyla nitelik kazandırılıp Botan'a aktarılması hedefleniyordu. Temel taktik de buydu zaten. Başkandan bir talimat gelmişti böyle. Bir sayfalık bir talimat. Orada işte ta Antep'ten Urfa yöresine kadar hepsi Apocu hareketinin etkisinde olduğu. İşte Bucak yani Serok talimat kşandı bu teda gotu bu. Bucak li dijî tekoşînê dibe astên. Li sey goşê Çêrmûk Semsûr û Rûhayê li herêma Çiyayê pêşverûtî xurt e. û eger ev werin hilwişandin, wê ji du milava mümkün bibe tevgera gerîla were destpêkirin û xwe bigihîne Botanê. Şey yapacak. Bu yani var olan silahlı propaganda birliklerinin aslında Botan'a aktarılması ve orada gerilla hareketinin başlatılması düşüncesi var. Demasî werek jî dihat gotin Mehmet Celal Bucakê ku di heman demê de Parlamenterê Partiya Adaletê bû dihat şêrkesî. Karasungur Hilvan bölgesindeydi, Urfa şeyindeydi. Zaman zaman Siverek'e de geliyoruz. Bizim Muzaffer Ayatan'ın bacısının evi vardı. Bu bizim daha sonra şehit olan Bermal onların evi. Bir sefer oraya gelmişti. Biz de oraya gittik. Böyle biraz konuştuk. Şey yaptı. Ne var ne yok dedi. Karasungur li herema Hilwanê dima û car caran dihat Siwerekê. Karasungur car caran dihat Siwerekê. Em axivîn. Got li derve çend Siwerekên tu nastikî bîne bila werin. Min got temam. Got em ê li dijî Mehmet Celal Bucak çalakî dar bixin. Min got gelo min şaş fam kir. Min got çawa. Wê jî got em ê çalakî bikin. Li ser wî esasî amadekariyên xwe bikin. Bucak karşı nasıl, ben nasıl eylem yap? Bayağı dedi biz karar almışız. Bucak karşı eylem yapacağız. Bugüne hazırlık yapın. Ve ilk planlamamızda hedef Bucak'tı. Yani önce o vurulacak. Ondan sonra etkili adamlarına yönelim olacak. Bucak gittikten sonra... Hedefa destpêkê Bucak bû. Pêşî ew ê li wî were dayîn û paşê em ê bi ser zilamên wî yên bi tesîr da biçin. Piştî Bucak çû, kesekî eşîreta wî topî ser hev bikin namîne. Ya rastîn kesên ji malbata wî pir kêmin. Du bira û zarokên wan henin. Çatışmaz. Öyle bilinen fazla bir aşiret birliği de yok aslında. Zaman zaman bize Bucak'a ilişkin böyle istihbaratlar geliyordu. İşte bir ara dediler bir camidedir. Derbarê Bucak da
car caran ji me re agahî dihatin. Em çûn û me mizgeft zeft kir. Qara Sungur çû qirwaran. Mîrik dibêje, tu hatiye mala min, ez dikarim li dijî dewletê her tiştî bikim. Lê navê bucak nebêje. Ew gelekî talûke ye. Zilam gelekî tirsiya bû. Sêwerekî hinekî mêrxasin, çavê wan tarîn e. Lê dema mija dibe bucak rewş diguhire. Yani benim başım gözüm üstüne ne yaparsan yap ama devlete karşı istersen beraber gidelim her şey yapalım fakat bucak şey etme. Bucağın ismini şey etme. Çok tehlikeli bir şey. Böyle adam biraz tedirgin olmuştu. Geldi Ramazan dedi yok bu nedir ne meseledir? İşte dedim bir şey yok işte yani bir şey yapacağız. Bazı şeyler yapacağız burada. Kimse duymaz falan. Zaten kimse duyamaz adam zaten korkusunu kimse söylemezdi. Yani bir şey var burada. Yani o sürekliler biraz şeydir böyle gözü karadır. Fakat iş bucağa gelince durum farklı oluyor biraz. Eylemin örgütlenmesi sürecinde Bucak'ın hemen hemen tüm adamlarıyla görüşüldü. Aşiretlerle. Bucak çok kozmopolit bir yer. Bucak'ın kendisi de Bucak'a yabancı. Bucak bir mıntıka adı. 40-50 aileden oluşuyor. Didema amadekariyên çalakiyê de bi hemû zilamên bucak re hevdîtin hatin kirin. Bucak navê heremekê ye. Ji 40-50 malbatan pêk tê. Ew malbat hemû dijminên hevin. Lê bucak hatiye li ser hemûyan bûye otorîte û xwe birêxistin kiriye. Hemûyan efsos dan. Eger bucak bimre, em ê bîsîlah û her tiştê xwe bi we re bin. Lê heger bucak nemre, em ê hemû li dijî we şer bikin. Bi vî awayî me bi hemûyan re li hev kir. Hîmê tekoşînê li ser kuştina wî hate danîn. Bucak'a karşı savaşı hiçbir zaman göze alamayız. Ve bu şekilde hepsiyle anlaşma yapıldı. Mücadelenin kurgusu Bucak'ın öldürülmesi üzerine yapıldı. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık iş geldi Bucak'a karşı bir eylemde odaklandı. Yani artık hem yerel komitelerin çalışması hem de askeri düzeyde faaliyet yürüten arkadaşların ki sorumluluk düzeyinde Mehmet Karasungur vardı. Bütün arkadaşların tek odaklandığı, kilitlendiği yer Kar hat û ser çalakiya bucak sekinî. Çalışmalar buna kilitlendi ve buna endekslendi. Hemû heval li ser vê nokteyê kilît bûn. Baktığımızda bence yani bu hemû xebat li ser vî esasî hatin organize kirin. Tabii hem eylemin Dema em li paş xwe dinêrin ketina karekî wisa hem ji bo serneketina çalakiyê hem jî sernekeftina xeta çalakiyê jî divir diheye. Eylem çizgisinin bu temelde gelişmesinde bununla direkt bir bağ vardır. Yani başında söylediğim parti yaklaşımlarıyla bizim esas Parti birêxistin bûyineke berfire xwe dispart gel. Çıkıyor zaten. Yani parti kendisini çok geniş bir örgütlenme Lê me xwe tenê bi kuştina bucak ve girêda. Bir askeri örgütlenmeyle genel bir askeri durum ortaya çıkarıp bunun içerisinde Êdî çi dibe bila bibe divê dijî bucak çalakî pêk bata. Tümünü bir tarafa bırakıp hem parti örgütlenmesini hem de askeri örgütlenmeyi bir tarafa bırakıp sadece genel ajitasyon propagandanın ortaya çıkardığı bir sonuca kilitleniyoruz. Bucağın vurulup vurulmamasına kilitlendik biz. Şimdi böyle bir durum vardı ve artık şu şey kesinleşti. Yani artık ne yapıp Bucak'a karşı bir eylemi geliştirmek gerekiyordu. Biz eylemi aslında planladık. Karasungur onlarla beraber. Salih arkadaş da geldi, Cuma arkadaş da geldi. Ya rastîn çalakiya bucak plan kir. Bi Karasungur wan ra. Hevalê Salih û Cuma jî hatin. Me niqaş kir ka em ê çawa ekîbekî saz bikin û dest bi çalakiyan bikin. Em ê çalakiya destpêkê li dijî bucak dar bixin. Biryar wisa hat girtin. Yek du cere bandin jî çêbûn. Bucak bêhisiya bû. Gelek heval hatin wazîfedar kirin. Yên din wê bi ser kê de biçin, nav yek hatin destnîşan kirin. Birçok arkadaş görevlendirildi. Yani istihbaratta, eylemde bucak vurulduktan sonra diğerler hangi hedeflere yönelecek tek isim bile belirlenmişti. Her tarafa gözcüler konuldu, istihbaratçılar konuldu. Yani Bucak'ın bütün hareket sahası
Leher ali çavder u istihbaratvan hatibun bicih kirin. Kada bucak ya muhtemel ketebin kontrolü. Hezin çalakiye jilhin malan amade hatın sekinandın. Ve sekinandını bir mehan devam kir. Revşeke aloz derhiste holi. Bu çok uzun yani ayları alan bir beklentiye dönüştü. Yani çok gergin bir durum ortaya çıkardı. Her şey oraya taşındı. Herkes tetikte. Hemû kes li ser tektikê li benda dengê silahane bucak dizanî bû ku dor hatiye wî ji ber vê yekê bi tedbîr bû bi carekê agahî hat ku bucak biçe gundê Kırbaşî. Mehmet Celal Bucak'ın Hilvan'a 10 kilometre yakında kayınbabasının evine gittiğini bilgisini alıyorlar. Köye gittiğini bilgisini alıyorlar. Köy Hilvan'a çok yakın ve bizim ilişki köyümüz. Yani bizim sürekli kaldığımız bir köy. Agahi digirin ku bucak çuya mala xazuri xoya 10 kilometre duri Hilvanê. Gund nezi Hilvanê lê merad tekliye de. Salih Kandal, Cuma Tak, Emin Dal û Celalettin Delibaş komeke ji 15 kezan saz dikir. Dibêjin gund gundê me ye, em ê malê dorpêç bikin. Hin heval dibêjin ew qas ne hêsane. Heval dixwazin pêşî teslîm bigirin, teşhîr bikin û paşê tune bikin. Teslim alırız diyor. Şimdi bazı arkadaşlar uyarıyorlar. Yani o kadar kolay değil. Hafife almamak gerekir diyorlar. Şimdi düşünce olarak şöyle bir şey var arkadaşlarda. Şimdi yani teslim alıp teşhir etmek. Yani teşhir ettikten sonra imha etmeye esas olan bir yaklaşım var. Şimdi köy yolun üstünde. Köy yurtsever. Bizim denetimimizde olan bir köy. Bucak Gund li ser rêye û welatparêz e. Dibêjin heger bucak li Kırbaşî were kuştin wê bibêjin apoçiyên Hilwayê kuştin. Bandora wê kêm be. Ji ber wê dibêjin ku em bucak bînin û li Siwêrekê daleqînin. teslim alıp getirip Siverek'te kanlı kuyu var. Onun üzerinde büyük bir ağaç var. O ağaca asma suçlarını da boynuna takarak. Böyle Karasungül öyle diyordu. Diyordu asacağım onu alıp getirip kanlı kuyuda asacağım. Sabah herkes kalktığı zaman görecek. Karasungül digot ez wî bînim û li kanlı kuyu daleqînim. Dema danê sibê herkes rabe wê wî bibînin. Em ê vê kela zilmê wisa bixin. Heta wê girê dava û banîna. Karasungül digot na tivê xwîna bucak li vê Sêwregê were rijandin. Ji ber ku xwîna gelê Sêwregê vexwariye. Ji bo otorîte tam bêavakirin tivê li Kurdistanê be. Wî ji min re bûyera bucak wiha vegot. Bucak diçe mala xezûrê xwe. Rojiyê wê biçe fitara xwe bişkîne. Koma pêşî keşfê taksiya duyemî jî koma êrişê ye. Di taksiya duyemî de Salih Kandal, Cuma Tak, Karasungül û Mehmet Agaç hene. Celalettin jî di arabeya semîn de ye. Koma duyemîn diçe. Ez li gor gotina Karasungül dibêjim. Dema dikeve gund banga teslîmbûnê dike. Bucak û hecî dûre rûniştine. Meha Ramazanê ye. Xwarina fitarê tê. Bi carekê dikevin hundir û dibêjin rabe. Dûre dikeve navberê. Dibêje eger we xwestî bûya hûn dikaribûn bi hesanî biketana mala min û rûniştana. Hûn ji mala min nikarin wisa kesî bibin. Hûn çawa dikarin li mala min wisa bikin. Yani merêk hinekî wisa lavayan dike. Karasungül dibêje em bi xwe re bibin û biçin. O eve ineliyorlar. Arabalardan inip ev... û dema dikevin nakevin gund ber bi malê ve diçin û şer dest pê dike. Bizden biri tabi Bucak işte Döre'dir onun evinin ismi. Eci Döre deniliyor. Onun kayınbabasıdır. Oturmuşlar iftar yemeği. Bucak li mala xezûrê xwe li mala dûre bû. Li benda fitarê bû. Hevalê me ji nişkava dikevin hundir. Dûre dikeve navbera wan. Dibêje eger we bixwesta we dikaribû bi hêsayî bihata mala min. Lê wisa hûn nikarin kesekî ji mala min bibin. Dûra wexta ev yek got bi zimanekî lavakirî nêzik bû. O yok diyor sen aradan çekip biz onu... Lê piştî wî saetê derfetên saxgirtinê tunene. Heval bê plan û program diçin. Li cem bucak yek du kes hene. Heval nel benda berxwedanê ne. û bucak biçûk dibînin. Dema berxwedana dijî wan tund derdkeve nagêjin armanca xwe. Tabii o arada bile duvarın dibinde Mehmet Araba denilen bir adam var.
لبلê duê demê de li ber diwêr zilamekî wan yê bi navê Mehmedê Erebî heye. Salî Kandal û Mehmet Agaç her du li ber derî disekirin. Ew silahê digirin û hildidin jor. Silah pê hem diteqe û gule li lemban dikevin. Oda tarî dibe. Êdî gulebarana bê hedef tê kirin. Bi bucak re jî silaha eqrebe ye. Ew jî guleyan direşîne. Bucakta kendi silahı var akrep. Siyah bir silahı. Akreptir. Ondan ateş ediyor. O da ateş ediyor. Artı sürekli kapıya. Şimdi bucak yılların çeteci. Bucak bi salan cerdevanî kiriye û bi tecrübeye û bi silah. Gule berdide û zarokê li kêleka xwe digire hembêza xwe û ji xwe re dike mertal. Silahı çekip ateş ediyor. Mehmet Ağaç da bucağı hedef alarak sıkıyor. Mehmet Ağaç berê yekê dide bucak. Lê silah naxebite. Salî êrişî hundir dike. û ji lingê xwe ji damara şah birîndar dibe. Paşê tam alozî û tevleviye. Bucak zilamên xwe li malên din bicîkirine. Ji wan deran jî gule direşînin. Yani herkes tevlîhev bûye. Herkes birîndar e. Bucak jî birîndar filtiye. Min ji Kara Sungur re got. Çima we telefon nekir. Salî birîndar e. Dema tên çaylar başî Qarakol bendê datîne. Heval ber bi çiyeve diçin. Heva Salî Kandal dirê de şehit dikeve. İç karışmış yani. İçeriği tarıyorlar, bombalar atıyorlar. Hem bombalar patlamıyor, hem camdan direkt içeriği taramak. Bombeyan davecin. Dicamere güle barandına hündür zede bir isabet nabe. Bucak birindardı ben. Hevalin Salih Kandal Giran, Emin Dal u Cuma Takşi birindardı ben. Celalettin Demirtaş'ı birindardı be u vedikşin. Celalettin Delibaş yaralanmıştı. Birçok arkadaşlar yaralanıyor ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve herkes yaralı tabii. Bucak'ta kurtulmuş, yaralı kurtulmuş aldığı yaralarla. Kara Süngür ben sordum yani peki niye telefon açmadınız? Yani o en azından Siyorek'te harekete geçseydi yine Lebeli herkes birindar bu. Bucak şi birindar xelas bu. Min ji Qara Sungur pirsi. Çima wisa bûye? Ji min re got hevalê birindar bûbûn me xwe vekişan û li qereqola çaylar başê bende li pêşiya me hatibû danî. Me li wir erebe berdan û ketim bêjahê. Di rê da hevalê Salih Kandal Salih Kandal arkadaş da yolda bir şey düşüyor. İşte bu noktadan sonra işler tamamen yani hiçbir şey planlandığı gibi artık yürümedi. Yani ya partinin düşündüğü gibi yürümedi. Zaten başındaki yaklaşım yetersizliği var dediğim gibi. Yani örgütsel perspektif yok. Örgütlenme perspektifi çok zayıf. Askeri örgütlenmenin belki kararı var, sorumlulukları var fakat ama onun bilinci hiç yok. Onun çalışması Beşad Demin paragraf 8'de u davi. Her şey eylemin Pişti ve konağı edi tütüşt mine hatbu plan kirin nemeşi. Revşeke ku her tişt ligor serketina çaraki hatiye sas kirin. Dema serketin ne bu? Aloziye kemmezin derket. Lehilvane be moraliye kemmezin bu. Le sevrekeci hemu deri hatın girtin. Eylemin istenen sonucu yaratmaması hem Hilvan'da büyük bir yol açtı. Hilvan ve çevresinde büyük moral bozukluğuna yol açtı. Ama Siverek'te ise bütün kapıları kapattı bize. Dema çalakiya bucak weke hatibû plankirin pêk nehat, deriyên Siwerekê hatin girtin û demeke nipînû dest pê kir. Piştî civîna damezrandinê bi heşt mehan ku navê PKK tê de lê nehatibû kirin, êdî ji tevahiya cîhanê re hatibû eşkere kirin. Bi vî awayî êdî wê ev navê di 20 salên dawî de herî zêde li nav Kurdan were ziman, derkeve ser dika dîrokê. 79'un Temmuz ayıdır. Oruç ayıdır yani Ramazanlıktır böyle. Biz artık Siverek'e şey de geldi, bildiriler de geldi. Tirme haftem nehan bu. Belavökin ilankina partiye hatin Siverek'e. Min nêrî qala avakina PKK dike. Hevalan got em ê çalakel dar bixin, hûn jî belavokan belav bikin. Siz de burada bildirileri dağıtacağız. Böylelikle her tarafa inan olsun. Biz o zaman yoktuk yani bu Muzaffer arkadaş var, Muzaffer kızartıcı. Ona söylüyorlar işte biz gidiyoruz. O zaman bir bina var onun dışında telefon yok yani. Orada bir arkadaş beklesin. Biz eylemi gerçekleştirmez bu haber vereceğiz. Telefon açacağız.
telefon açıldıktan sonra artık bildiriler. Heval muzaffer kızartıcı heye. Jüyre dibejin. Em diçin. Dema çalaki çebu em telefon bikin. Em belavokan belav dikin. Herkes ve berbe hedefa xwe biçe. Esas çalakiye destpekê birêk û pêktire. Lê nihar rewşeke belawela heye. Tenê ji muzaffera hatiye gotin. Muzaffer sekreterê komîteye. Bang lavalan dike. Dibêjin belavokan belav bikin. Em sogere wê pêk pê. Havalên Sewregê kom dibin û belavokan digirin. Demişiz dağıtın artık, bu kesindir yani. Yani kuruluş bildirgelerini dağıtın, bu kesindir, gerçekleşecek. Diğer şey boyutunu bilmiyoruz yani. Örneğin Hilvan'a gidiyor, nasıl gerçekleştiriyor, bizim haberimiz yok. Siverek'in haberi yok. Siverek'teki arkadaşlar şöyle, toplanıyorlar, bildirileri alıyorlar, büyük silahlarla. Saat işte o zaman 8 haberleri. Biz o gece Siverek'te o bildirileri dağıttık. Mewê şevê belavok belav kirin. Berî agahî were me belav kirin. Navê PKK cara yekemîn li vir hat bihîstin. Bi me re Keleşnikov me belav dikirin. Em ketin xana gumrikê. Heta devê xwe tijî bû. Fettah Yiğit û hevalekî din hebûn. Me li kîjan mehsê belavok danî hema digirtin û dixwendin. Yekî girt, xwend û rawo piya û got bijî PKK. Biz de ben böyle şeyin yanında durdum, bu Gümrükhan'ın şeyinde. Arkadaşlar içeri girdi. Yani herhangi birisi bir müdahale etse belki vururduk da. Vurabilirdik de. O kadar şeydik. Fakat hangi masaya bildiri bıraktık, hiç kimse bırak vurmayı, millet hemen alıp okumaya başladı. Bir tane bir bildiri indirdiler. Biri okudu. Baktık kalktı dedi yaşasın PKK. PKK mina romanekiye yine dawiya ve nehatiye. Mina helbestekiye. Mina stranekiye. Kulil keke bi rojere de pişkive. Xemil û rewşa jiyanê xwezaya rengereng li jiyanê vedibe. Xwîne di herike tevahiya cihokên jiyanê. PKK partiya wê xwîneyê ji bo jiyanê di herike. Eger di xwezaya wê de ji bo vejînê tiştek hebe, ji bo şêmbûn û gulpişkivînê hewdaneke. Ve PKK budur aynı zamanda.